Bayrak Aslantaş, Ufuk Dünyas, Burak'ın Çekmeyen, Başbakan İmamları, bize yapılan son çağrıları, son adayı kurallarını çekmiş Başbakan İmamları. Başbakan İmamları, onlar kurallarını çekmeyen Başbakan İmamları. Son 2 dakika içerisinde devlet insanlarını Çok rüzgar sesi geliyor. Evet. Mikrofonları kapatıp konuşmadınız. Çok kötü. Çok rüzgar sesi geliyor. Yani rüzgarın esmediği bir yer olması lazım. Sağ olun, bakarız. Ya bunların hepsine baştan Bakarız sonra. Şunlar tamam mı? lazım. Küçük Okan, küçük oynayanları, küçük Okan, küçük oynayanları, Türkiye'den bir kaçanlardan alacağız. Ve yan giriş kapısında hazır olsun. Küçük Okan, küçük oynayanları. Mehmet Yeşil'i yönetim, Sinan Salam, Nedim Güler, Faruk Akbey'miş. Ferdi Akbey, Ali Yanatman. Başbaşı oynayanları, Başbaşı oynayanları, Başbaşı oynayanları çok acayip mücadele. Evet, Başbaşı oynayanları, Sağ olun. her oynayanları yerimize alınmış. Başbaşılar. Allah. Bana gönderdin fotoğrafı. Gelmemiş. Nasıl atayım lan? Ayağımı atamıyorum. Başbaşı oynayanları. Allah. Evet, Başbaşı oynayanları. Al da gel buraya. Evet, Başbaşı oynayanları. Çok acayip. Başbaşılar. Bak geliyor, bak geliyor. Başbaşı oynayanları. Çok acayip mücadele. Ben alacağım sana. Almamız lazım dedi. Evet. Çok kaliteli ama. Abi başlayalım hocam.
Balıkesir Kurtdere Er Meydanı'ndan selamlar, sevgiler değerli güreş severler. Milli kahramanımız, cihan şampiyonu ve Tarih Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına yapılan güreşlerdeyiz. Aynı zamanda CV Enerji Türkiye yağlı güreşinde 5. ayağındayız. Bugün baş pehlivanlar ilk turda kıyasıya güreştiler. Biraz sonra son 64'ten kurallarını çekenler bir kez daha er meydanına çıkacak ve ikinci tur karşılaşmalarını sizlere en iyi şekilde aktaracağız. Yanımda Balıkesir'in bilinen ailesinin, Tarihi Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanı Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı'nın oğlu Bülent Yağcı abimizle birlikteyiz. Bu karşılaşmaları birlikte anlatıp aktaracağız. Sayın Yağcı, İkimiz de hoş geldik diyelim. Ben hoş geldin demiyorum. Ev sahibisin. Evet. Hoş bulduk diyelim ikimiz de. Ama ben de bu vesileyle ekran başındaki bizi izleyen değerli güreş severlere Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'ndan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Ben sana ev sahibi olarak hoş geldin diyen taraf ben olmam gerekiyor. O yüzden hoş geldin sevgili Gökhan Günaydın. Hoş bulduk Bülent abi. Ben de bu güzel karşılaşmaları ekranları başında izleyen tüm sevgili izleyenleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve diyorum ki bugün umarız en güzel karşılaşmaları, en güzel heyecanı Bülent abiyle birlikte aktaracağız, anlatacağız. Kurtdereli Mehmet Pehlivan tarihimizin en önemli isimlerinden sevgili seyirciler ve burada uzun yıllardır yapılıyor. Hemen belirtelim. Kaç yılda yapıldığını Bülent abi kendisi çıkardığı için sözü Bülent abiye bırakıyorum bu konuda. Evet sevgili Gökhan Günaydın, tabii bu sene 64.'sü düzenleniyor. Daha önceki yaptığımız çalışmalar ışığında tabii Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen yağlı güreşlerin 64 yıl önce başlatıldığının belgelerine ulaştık ve artık bugün itibariyle 64.'sü zaten afişlerimizde de yer alıyor. Biz de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinden bir kez daha ekranlarını yeni açmış olan değerli güreş severlere selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Senin de dediğin gibi sevgili Gökhan Günaydın, bugün burada en iyi şekilde kıran kırana geçen baş pehlivanlık ve diğer boyların güreşlerini de ekran başındaki değerli güreş severlere o heyecanı biz de buradan aktarıp o heyecanı onlarla birlikte biz de burada Er Meydanı'nda onlarla paylaşacağız sevgili Gökhan Günaydın. Tabii şu anda Er Meydanımızda büyük ortanın güreşleri var. Hatta şu anda ekranlarımızda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi İhsan Derin var. Rakibine oranla biraz daha kilo ve boy farkı var, avantajı var. Sol taraftaki pehlivanımız rakibine göre biraz daha iri olan İhsan Derin, Balıkesir Büyükşehir Belediye güreşçisi. Biraz sonra baş altını da anons ettiler. Tahmin ediyorum ki baş altının güreşçileri de, pehlivanları da gelecekler. Daha sonra da sen biraz önce söylemiştin, baş pehlivanlarımız bir tur mücadele etmişlerdi. Artık ikinci tur kurallarını da çektiler. Direkt Er Meydanı'nda salavatlanmak üzere gelecekler. Yani kurallarını çekmiş vaziyette. 76 tane baş pehlivan ilk turda kura çekmişti. 24 tane baş pehlivan, 12 çift baş pehlivan güreşti sevgili Gökhan Günaydın. Bunların galibiyle tur atlayanlar ilk turda 64 baş pehlivan kurasını çekti. Evet. Bakalım şimdi artık 32'yi bulacağız. O 32'yi bulmak için de kim kiminle eşleşti biraz sonra bunların da bilgisini ekran başındaki değerli güreş severlere
aktaracağız sevgili Gökhan Günaydın. Evet, ekrandaki pehlivan tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşlerinde büyük ortada final yapandı değil mi Bülent Evet, abi? evet. Balıkesir Geçtiğimiz yıl- Büyükşehir'de final yapmıştı büyük ortada. Yani büyük ortada birinci olsaydı Elmalı'da başaltına çıkacaktı, final yaptı. İkinci oldu. O finali de yine sen anlatmıştın. Evet. İhsan Derin'in mücadelesini yine finalini sen anlatmıştın. Yani gelecek vadeden bir pehlivan İhsan Evet. Derin. Özellikle Bülent abi bunu vurguladı. Elmalı Yeşilyayla filan yapmak kolay değil. Hangi boy olursa olsun. Tabii orada başaltı boyuna çıkmayı kıl payı puanlama güreşinde kaybetmişti. Ama tabii yine burada da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de çok büyük iddialı konumda şu anda. Tabii bunların bilgilerini de puan tur geçtikçe aldıkları puanlara göre daha önceki puanlarıyla beraber ekran başındaki izleyicilerimize onları da aktarmaya çalışacağız. Yer yer onlara da zaman vereceğiz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin aynı zamanda 5. ayağı Kurtlareli Mehmet Pehlivan güreşleri demiştik. Değerli izleyenler, önümüzde Elmalı yağlı güreşleri var. Ligin son ayağı. Orada da daha fazla puan veriliyor. Bu yüzden pehlivanlar bu karşılaşmaları çok önemsiyorlar. Belli olacak kimler nereye çıkacak, o zaman tabii ki Elmalı'yı görmemiz gerekiyor. İşte geleceğin baş pehlivan adayları şu anda ekranlarınızda. Kıyasıya mücadele ediyorlar. Baş pehlivanlıkta biraz önce söylemiştik, 76 baş pehlivan kura çekti ama 12 çift şu anda turu geçti. İlk turda 12 çiftten kazananlar Mehmet Yeşil, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Nedim Gürel, Faruk Akkoyun, Feyzullah Aktürk, Ali Yanatma, Turan Balaban, Ramazan Bircan, Serhat Gökmen, Enes Doğan ve Yalçın Öncül. Rakiplerini yenerek isimlerini ikinci tura yazdırdılar. Ve er meydanında kura çekilmedi. Baş pehlivanlık ikinci tur kuraları cetvel hakemliği nezaretinde çekiliyor. Biraz sonra o kuralların sonuçları açıklanacak ve baş pehlivanlar ikinci tur için er meydanında seyirciye tanıtılacak değerli izleyenler. Balıkesir bölgesi güreşin çok önemli bir coğrafyası. Burada önemli isimler var. Kimler var? Bandırmalı Kara Ali Acar var. 1929, 30, 31, 32 Türkiye başpehlivanı. Onun oğlu Hasan Acar var. 1957 Türkiye başpehlivanı ve Hasan Acar'ın oğlu da Sabri Acar. Geçtiğimiz yıl içerisinde vefat etmişti. Allah rahmet etsin. O da 1979-1985 yılları Tarihi Kırkpınar başpehlivanı. Dolayısıyla 3 kuşak başpehlivan sadece Balıkesir'den çıktı, onu söyleyelim. Ve hemen ardından Yağcı ailesi var, onu Bülent abi anlatacak. Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, abisi İzzet Yağcı'yla diyorum, virgülü koyup Bülent abiye sözü bırakıyorum. Evet, tabii 1961 yılıydı. İzzet Yağcı Mehmet Ali Yağcı'nın abisiydi. İki kardeş başpehlivanlık boyunda mücadele ediyorlardı. Evet. İki kardeş biri bir taraftan biri bir taraftan mücadelelere devam ettiler. Tabii yene en son iki öz kardeş finale geldiler ve artık finalde iki öz kardeş kemer için, başpehlivanlık kemeri için mücadele edeceklerdi. Şimdi ben seyirci olsam şunu sorarım: hangisi büyük, hangisi küçük? Evet, İzzet Yağcı Mehmet Ali Yağcı'nın abisi, aralarında 2 yaş var. Tabii ki mücadele başlıyor. Cazgır'ın salavatlaması ve 35 dakika mücadele ediyorlar. Tabii birbirlerine bir üstünlük sağlayamıyorlar. 35. dakikasından sonra artık güreşin Mehmet Ali Yağcı'yı İzzet Yağcı bastırıyor. Künde pozisyonunda künde atmak isterken Mehmet Ali Yağcı abisinin
topuğunu keserek, yani buna kılçık diyoruz. Evet. Kılçık oyunuyla abisi İzzet Yağcı'yı mağlup ederek 1961 yılı baş pehlivanı oluyor. Evet, Sevgili orada Gökhan Günaydın. önemli bir bilgi var, onu da söyleyelim. Samsunlu İbrahim Karabacan Kemeryalıydı. 1959-1960 yılı başpehlivanıydı. Geldi. Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı ona meydan okudu. Dedi ki ben geçtiğimiz yılın başpehlivanla geleneklere göre meydan okuyorum. Gel dedi Kara İbrahim, güreşimizi ayıralım. Kara İbrahim de hakem heyetine şunu söyledi. Biz kemere güreşelim, diğer arkadaşlar üçüncülüğe güreşsin. Evet. Daha sonra başhakem kim? Tekirdağlı Hüseyin. Dedi ki Kara İbrahim böyle bir şey yok dedi. Sana meydan okudu. Ya güreşirsin, diğer arkadaşlar üçüncülüğe güreşmez. Bu ilk el dedi. İlk elde güreşin. Sonra yenen devam eder. Kara İbrahim dedi ki ben ömür boyu boykot ediyorum. Bir daha bu Kırkpınar'a gelmem dedi ve kemer yılında boykot etti İbrahim Karabacak. Bu da çok önemli bir olay. Evet. Bunun teferruatını kimden dinleriz? Yüksel Karabacak'tan, Yüksel Karabacak. Bülent abiden, Bülent Yağcı'dan dinleriz. Böyle de bir önemli bilgi verelim sevgili seyircilerimize. Geçmiş dönemdeki meydan okumalar şu anda yok. Kura geldi. Evet. Yönetmeliğe göre kura çekilmek zorunda. Meydan okuyabilir misiniz? Şu an itibariyle görünmüyor. Onu söyleyelim Bülent abi. Evet. Balıkesir güreş bölgesi demiştik. Pehlivanlar şu anda puanlama yapıyorlar. Ayaklarında kırmızı kurdele var. 30 dakikalık ana devremiz var. Bu ana devrede yeniş olmaz ise ucu açık puanlama devresi var. 5 dakikada sürebilir, 55 dakikada. Bastıran ve bastırdığı zaman da mutlaka denetim altına alan. Geçmişte 3 noktaydı. Şimdi yeni kural geldi. Yönetmelikte denetim altına alınması lazım. Bastırma gösterilmeli net diye kural Tam geldi. hakimiyet. Tam hakimiyet olmadan artık siz puanlama devresinde galip gelemiyorsunuz. Bunu da belirtelim. Bu da ne oldu? Bazı ihtilafları da ortadan kaldırdı sevgili seyirciler. İşte bakın tam da anlattığımız gibi ayağında kırmızı kurdele olan pehlivan rakibi mavi köşe olmuş oluyor. Hakemler böyle karar veriyor. Gayet dikkatli ve temkinli bir şekilde güreşlerine devam ediyorlar. Çünkü puanlama devresinin telafisi ve geri dönüşü yok. Bülent abi bunu en iyi bilir. Evet, tabii sevgili Gökhan Günaydın, artık burada hatanın telafisi yok, geri dönüş yok. Hata yaptığınız anda Evet. artık burada rakibiniz o hatayı değerlendirdiği anda siz mağlup sayılıyorsunuz. O yüzden nereye gidiyorsunuz? Doğru yıkanmaya, kazanın başına. Tabii kazanın başına diyorum. Eskiden bizim güreştiğimiz dönemlerde sevgili Gökhan Günaydın, tabii ki şimdiki gibi böyle çok fazla teknoloji yoktu. O zaman artık düğün güreşleri vardı. Kazanları yakarlar, altına ateşi yakarlar ve o kazanlarda sıcak su kaynar. Biz oradan sıcak su alırdık. Soğuk suyla karıştırıp yıkanılacak vaziyete getirdiğimiz zaman o karışımı o şekil yıkanırdık. Evet sevgili seyirciler, ben bir filmde görmüştüm. Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı ve İrfan Atan. İrfan Atan. Kazan başında yağlanıyorlardı. Daha sonra Mehmet Ali Yağcı'nın çok genç zamanıydı bu. Adil Atan'ı gördüm. Adil Atan uzun olan kardeşi. Adil Atan'la Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Bülent abinin babası. Hatta Türkiye'de çevrilen çok önemli bir filmde de gösterildi o. Kazanın başında beraber yağlanıyorlar ve peşler çekiyorlar. Buradan Allah rahmet etsin diyelim ikisine de. İkisine birden, evet. Tabii sadece ikisine değil, yine diğer rahmete intikal etmiş olan ustalarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Çünkü bu tür geçmişteki yapılan gelenekleri bazı filmlerde görüyoruz. Bülent abi, olimpiyat oyunlarını izledim. Judo karşılaşmalarını. Judo'ya yakın bir ismim biliyorsun. Evet. Judo yaptım ve kahverengi kuşaktım ben. Evet. Siyah kuşak birinciden oluyor üniversitede. Çok ilginçtir biliyor musun? Pes geleneği şu anda judoda devam ediyor. Yani judoda pes. tabii biz hani judoya yakın olmadığımız için judoları izlemedik ama o şeyleri biz tabii güreş, biraz da atletizm Evet. falan, boks izledik. Hep orada sporcularımız vardı. Sana da yakın olduğu için judo tabii izledin. İzledim. Pes orada var, Pes öyle orada mi? var. Bizden geçti. Yağlıdan geçmedi. Bakın kırış.
tutuş ve boğuş var. Kırış, tutuş ve boğuşu aldığınız zaman rakibiniz artık devam etmeyecekse pes ediyor. Bunu konuşacağız. Şimdi bir röportajımız var. Mehmet Çelik'e sözü bırakıyorum. Karesi'nin de önemli bir tarihi var ama bugün önemli bir günü var. Değerli güreş severler. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında Kalpler Kurtdereli Mehmet Er Meydanı'nda Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına yapılan bu harika organizasyonda atacak. Söz Karasi Belediye Başkanı Avukat Mesut Akbıyık'ta. Sayın Başkan hayırlı uğurlu olsun. Dün Bismillah dedik. Bugün baş pehlivanlarla yarına taşıyacağız. Şöyle kameralarınıza dönerseniz efendim söz sizde. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Burası Er Meydanı. Pehlivan yiğit demek. Çok meşhur bir söz var. Pehlivan olmak marifet ister. Ben Kurtdereli bir belediye başkanı olarak bugün bu Er olmanın şerefini size tarif edemiyorum. Bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Bu sahanın etrafında siz bilirsiniz tel boyu görevinde bulundum. Bugün de Allah bana belediye başkanı olarak burada bulunmayı nasip etti. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Diğer açıdan en önemli konu da şu: Cihan şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şerefine yapılıyor. Onun şanına yakışır güreşler yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'la birlikte İnandık, daha güzel güreşleri yapabilmek için 3 aydır mücadele ediyoruz. Birçok yenilik yaptık. Kurtdereli Marşı var bu sene. Yeni sizin beğeninize sunulacak. Yine hamam ritüelini uygulayacağız Elmalı'da ve Kırkpınar'da olduğu gibi. Önümüzdeki yılda şu gördüğünüz tribünleri yenileyeceğiz. Bu güreşin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şanına yakışır güreşler izletmek istiyoruz. Şunun da altını çizmek istiyorum. CV Enerji Güreş Ligi'ni sonuna kadar destekliyorum. Güreşlerimize bir düzen getirmiştir. Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş'e her vesileyle teşekkürlerimi ilettim. Daha ileriye güreşi götürebilmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü tarihimize, kimliğimize, mirasımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Kültürümüze sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Biz böyle bakıyoruz. Her yıl daha ileriye bir Kurtderi görmüş olacağız inşallah. Sayın Akbıyık, değerli başkanım, yani bu işin yücelerinden gelen bir belediye başkanı olarak Karesi sadece Balıkesir'de değil, Türk yağlı güreş tarihinde Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet'e uzanan çok önemli bir isim Mehmet Kurdoğlu. 2. Abdülhamid'in kendisine benim şerefim ve tahtım için güreşsin dediğinde padişahımızın şerefi ve tahtı kadar benim sırtım, onurum ve çok önemli yapacağım güreşler, sırtımın da yere gelmemesi çok önemli cevabını vermesi. Atatürk'le aralarında geçen özel bir mektup ve Atatürk'ün kendisine metiyeleri ve Kurtdereli Mehmet'in ben güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu hisseder ve o şeref için güreşirim sözleri bir Kurtdereli'nin torunu olarak, ecdadının yani bir geleceği olarak Sayın Avukat Mesut Akbıyık'ta nasıl bir motivasyon, nasıl bir kültür mirasıdır efendim? Çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkür ediyorum. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten övgü almış. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm sözü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm sporculara meslek düsturu olarak bu sözü ilan etmiş. Bu bizim için büyük bir şeref. Ben burada bunu birçok röportajımızda da söyledim. Bir belediye başkanı olarak attığımız her imzada, kamu görevlileri olarak attığımız her adımda millet şerefini düşünmemiz lazım. Tüm sporculara, tüm yöneticilere, herkese düstur olarak bu şekilde davranmamız gerekiyor. Emin olun attığımız imzalarda şehrimizin, milletimizin şerefini düşünüyoruz. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Ayrıyeten teşekkür ediyorum size. Şimdi iki önemli ritüel var. Bir tanesi hamam ritüeli, ikincisi Kurtdereli'nin tabii ki özellikle marş dizaynı, konseptini, ikisini bir arada mı göreceğiz? Yoksa final öncesi, yarı final sonrası, çeyrek zamanlama, o zaman aralığı nasıl efendim? Marşımızı burada sunacağız. Zaten Balıkesir... Bayrak geçişinde mi yoksa? Orada da sunacağız. Balıkesirlilere zaten bildirdik. Balıkesirliler çok beğendi marşı. Binlerce beğeni aldık.
Hamam ritüeli de hemen bizim yan köyümüz var. Ilıca eski beldedir. 6 Eylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'nin köyüdür. Aynı zamanda Balya Belediye Başkanımız da Ilıca Balya'ya bağlıdır. Güreşler bittikten sonra açık otobüsle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız, biz, bütün başkanlarımız ve kazanan başpehlivanımıza hep birlikte hamama gideceğiz. Burada şunu önemsiyoruz. Biz yağlı güreşi bütün Türkiye'nin sevmesini istiyoruz. Yağlı güreş Türk'ün kültürüdür. Biliyorsunuz bütün Anadolu'da düğün güreşleri olarak tarihimizden bu yana devam etmiştir. Yağlı güreşin birçok deyimi bizim yaşamımıza işlemiştir. Bu işe baş koyduk. Dediğim gibi gençlerimize de biz bu mirası aktarmak adına bu tip ritüellere sahip çıkacağız. Bunu önemsiyoruz. Ligin dışında Eylül'de çok önemli güreşler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biz artık 5. yılına gideceğiz ama 86 yıl sonra Ulu Gazi'yi anma güreşlerini ulusumuzun kurucusu, ülkemizin Ulu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güreşe ne kadar değer verdiği o tarihler tekrar güncellendi ve 22 Eylül'de de tabii ki Ulu Gazi anma güreşleri var. Ankara'da Gazi Paşa anma güreşleri var. Şöyle bir bakıldığında güreşin içerisinde ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her hücresi var. Bu noktadan bakıldığında son olarak Karasi Belediye Başkanı olarak güreş ve Karasi, Kurtlere ve tabii ki sevgili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yağlı Güreş Birliği Başkanı olarak da büyük katkı sağlayacak. Bu harmanlamanın özetinde bu gururu da şöyle ekranlara bakarak Türkiye'deki ve Balkanlardaki tüm güreş severlere mesajı ne olacak Sayın Mesut Akbıyık Başkanımın? Çok olumlu buluyorum bahsettiğiniz adımları. Ahmet Akın Başkanımla birlikte biz Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'den bütün güreş severlere sesleniyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hem de Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık el ele verdiler. Tarihimize geçen, tarihimiz için çok önemli bir unsur olan güreşimizi daha ileriye götürmek için bütün mücadelemizle, bütün gücümüzle elimizden geleni yapacağız. Bu adımları da çok önemsiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk güreşimizi çok seviyordu. Zaten Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı da yine bir güreş müsabakasını izlemeye gittiğinde bu sözünü duymuştu. Mehmet Pehlivan orada hakemdi. Biz atamıza yakışır, Türkiye yakışır, kültürümüze yakışır adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkeş çok önemsiyor. Çalıştay'da da özellikle mecliste de çok güzel, encümende de konuşmalar yaptı. Siz çok önemsediğini söylediniz. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Ligi'nin 2. senesinin artık son etapına doğru gidiyoruz. Bu açıdan görüşlerini söylediniz ama bir kez daha federasyon Karasi Büyükşehir Belediyesi İşbirliği, Yağlı Güreş Birliği İşbirliği noktasına neler söyleyeceksin? Şimdi hakkı hak edene vermek lazım. Buradan çok net söylüyorum. Çok başarılı buluyorum İbrahim Başkanımı. Bugün değil, daha önce de kendisini arayıp defaatle dile getirdim. CV Enerji Güreş Ligi güreşimize bir intizam vermiştir, bir düzen vermiştir. Ve birkaç yıl sonra göreceksiniz, birkaç yıl sonra herkesin çok daha fazla ilgi duyduğu bir alanımız, güreşimiz olacak. Kendisine ben burada Karesi Belediye Başkanı olarak yürekten teşekkür ediyorum. Ahmet Akın Başkanım da defalarca dile getirdi. Biz ona çok kıymet veriyoruz, İbrahim Başkanımıza. Birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Hemen hemen her gün görüşüyorum, emin olun. Ve bu çalışmalara da devam edeceğiz hep birlikte inşallah. Peki efendim. Değerli güreş severler, Karasi Er Meydanı'nda heyecan başlıyor. İkinci tura gideceğiz. Birinci turda 24 başpehlivan. Yani 12 çift güreşmişti. Bunlardan tabii 12'si bir sonraki tura geçti. Ama Kurtdere'de CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde heyecan dorukta. Avukat Mesut Akbıyık'ı birazcık sıkıştırdık başkanı ama yok, dersine çalışmış. Tabii işin mutfağından geliyor. Nezdinizde Karasi Belediyesi'nin tüm çalışanlarına, başkanımın yanına da biz Yayıncı Kurulu, Türkiye Güreş Federasyonu Yayın Kurulu Başkan Vekili adına ve Başkan, sevgili Yayın Kurulu Başkanı Üstü Kaptan adına teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım, söz canlı yayında ve arkadaşlarımızda. İyi seyirler. Kurtdere Er Meydanı'ndan bir kez daha mutlu günler değerli izleyenler. Ekranlarını yeni açan sevgili seyircilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerinin ikinci günündeyiz.
Ve baş pehlivanlıkta ilk tur karşılaşmaları yapıldı. Biraz sonra ikinci tur için pehlivanlar bir kez daha er meydanına gelecekler. Ben Gökhan Günaydın. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kurallar çekildi, hızlı bir şekilde söyleyeceğiz. Sındırgılı Bülent Yağcı ile birlikte kuralları söyleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanlık ikinci tur kuralları. Mustafa Doğan Özkaya, Kaan Kaya güreşecek. Ali Gürbüz, Hüseyin İyican, Fatih Atlı Ahmet serbestle mücadele edecek. Mehmet Yeşil, Mecit Yıldırım'la mücadele edecek. İsmail Koç, Arif Akın'la, Nedim Gürel, Abdullah Güngör ile İbrahim Çoraman Taci Denici ile İsmail Koç, Arif Akın ile Furkan Durmuş Altın, Yıldıray Palay'la Nedim Gürel, Abdullah Güngör ile Yıldıray Pala, Furkan Durmuş Altın'la sevgili seyirciler. Menderes Saltık, Ertuğrul Dağdeviren ile Feyzullah Aktürk, Recep Taslak mücadelesi olacak. evet Yalçın Öncül, Ramazan Bircan ile eşleşti. Ve son baş pehlivan Yusuf Can Zeybek, Erkan Ertan'la mücadele edecek. Evet Ali İhsan Batmaz, Yunus Emre Yaman ile eşleşti. Hüseyin Gümüşalan, Salih Dorum'la Osman Aynur da Seçkin Duman ile eşleşti. evet genç pehlivan Serdar Yıldırım'ın rakibi İsmail Güzel sevgili izleyenler. Evet yine 2024 yılı Kırkpınar Başpehlivanlık finalisti Mustafa Taş, Hasan Cengiz ile eşleşti. Son haftalarda çıkış içerisinde olan Antalya Elmalı Yuva kasabasından Enes Doğan Süleyman Aykırı ile güreşecek ikinci turda. Evet yine Antalya'nın geri vitesi olmayan başpehlivanı Orhan Okulu da Serhat Balcı ile eşleşti. Özkan Yılmaz, Bekir Eryücel ile güreşecek. Evet Süleyman Başar Osman Özgün ile eşleşti. Baş altından yeni çıkan Kemal Şahin, Kürşat Şekli Korkmaz'la güreşecek değerli izleyenler. Evet yine tecrübeli bir Faruk Akkoyun Recep Çakır ile eşleşti. Ve Balaban kardeşlerin küçüğü ya da büyüğü değil, ikiz kardeşler. İsmail Balaban, Evet. Turan Balaban. Turan Balaban kimle eşleşti? Cengizhan Şimşek'le. Evet yine Antalya'dan Manavgat Belediyesi'nden Serhat Gökmen Ali Güngör Ekin ile eşleşti. İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu. Evet Recep Kara Erkan Taş. Evet, Recep Kara'nın işi kolay değil. Evet genç Güçlü ve genç bir rakibi var. başpehlivan. Evet. Çünkü Erkan baş altından çıktı. Kırkpınar'da baş altında birinci oldu ve çok da güzel güreşler yaptı. Bu güreşte dikkat çeken karşılaşmalardan birisi olacak. Bülent abi. Evet Osman Kan yine genç bir başpehlivan Osman Kan Semih Turgut ile eşleşti. Yıldıray Akın, Ali Altun'la. Evet Mustafa Batu Rıza Yıldırım ile Rıza Yıldırım serbest Avrupa şampiyonu ama evet Yağlı'da şimdiye kadar kendisi muvaffak olamadı diyelim ve biraz önceki birinci turdan karşılaşmalar ağırlaştırılmış şekilde ekranlara geliyor sevgili seyirciler. İlk turdaki karşılaşmalar. Evet son eşleşmede Ünal Karaman ve Onur Balcı ile eşleşti sevgili Gökhan Günaydın. Evet senin de dediğin gibi 12 çift başpehlivan ilk turda eşleşmişti. İşte onların yenişleri ekranlarımıza geliyor. İşte Ali Gökçen. Evet, Enes Doğan genç pehlivan Ali Gökçen'i yendi biraz önce. Değerli izleyenler, 12 çift baş pehlivan ilk turda mücadele etti. 76 isim burada kura çekti ve biraz sonra son 64'ten yoluna devam edecek pehlivanlar kuralarında çektiler. Biraz önce söyledik. İlk turun yenişleri ekranlarınıza geldi. İşte ekranlarda
Evet, işte Serhat Gökmen İç Kazık'tan Hamza Özkaradeniz'i birinci tur eşleşmesinde mağlup ederek adını son 64'e yazdırıp 64'te kura çekmeyi hak eden Serhat Gökmen. Tarihi Kırkpınar'da da güreşmişlerdi değerli izleyenler. Evet, bir nevi rövanşı gibi olmuş oldu artık. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağı Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde bu mücadeleleri. Başpehlivanlık ilk turun karşılaşmalarındaki güzel yenişler, anlar ekranlarınıza bir kez daha yansıyor. Puanlama güreşi ekranlarınıza geldi sevgili seyirciler. Emre Erkal'la Yalçın Öncül mücadelesinde kazanan Bursa'nın başpehlivanı Yalçın Öncül oluyor. Adını ikinci tura yazdırdı. Yine beraberlerinde hukuk müdürlüğümüz Amnistesi Antalya Dünyanın Yarı Manavısı'nın özgürlüğü Sayın Rafet Kurşun. Ve son karşılaşmada ekrana geldi. Biraz önce Ali Yanat'la Şahri Kurt mücadelesi. Alt boylar peşrev çekerken gördüğümüz karşılaşma sevgili seyirciler. Ali Yanat'la bu anlamada galip gelmişti. Evet. Şimdi baş altından mücadele başlıyor. Bu karşılaşmalarda çok önemli çünkü CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde baş altında geçtiğimiz yıl burada Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde 2 isim başa çıkmıştı. Bu çok önemli, o yüzden başaltıcılar gayet dikkatli bir şekilde güreşlerine devam ediyorlar. Değerli izleyenler, hava gayet güzel şu an itibariyle. Zemin uygun, çimler gayet güzel bir şekilde elden geçmiş. Er meydanı yağlı güreş için gayet iyi hale getirilmiş, onu söyleyelim. Hafif bir rüzgar var, bu rüzgar pehlivanları serinletiyor. Biraz daha nefes almalarına, güzel bir şekilde nefeslenip dinlenmelerine yol açıyor. Bu da çok iyi onlar için. Çünkü hep puanlama devreleri var. Bakın izliyorsunuz. Ayağında kurdele var pehlivanların. Bu puanlama devresinin işareti. Zaten o puanlamaları ayağında eğer kırmızı kurdeleler dikkatimizi çekmezse de meydan hakemlerinin, çayır hakemlerinin üzerindeki o turuncu renkli formalar o puanlama yapıldığının bir işareti, bir göstergesi oluyor sevgili Gökhan Günaydın. Buradan ekran başındaki değerli güreş severlere de onu da belirtmiş olalım. Yani o turuncu formalar neden meydan hakemlerinin üzerinde var diye düşünen olursa bunu da açıklamış olalım. Puanlama güreşlerini kule hakemleri daha net bir şekilde dikkatli bir şekilde takip edebilmeleri açısından meydan hakemlerine bu şekil bir uygulama yapıp üzerlerine o turuncu renk atletleri, formaları giydirdiler. Evet, ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz diyorlar ki kim kiminle eşleşti bilemiyoruz. Şamdancıbaşı Karaybo'nun torunları Özel ailesi mesaj atmış Büyük Mandıra'dan. Ali'yi soruyorlar. Ali Gürbüz kimle eşleşti? Biz Aliciyiz sonuna kadar diyorlar. Biz de söyleyelim, bir kez daha birkaç ismi okuyalım. Başpehlivanlıkta ikinci turda sevgili seyirciler, Ali Gürbüz'ün rakibi Hüseyin İyican. Mehmet Yeşil'in rakibi Mecit Yıldırım. Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir'in başpehlivanı Menderes Saltık'la mücadele edecek. Son başpehlivan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Erkan Ertan'la mücadele edecek. Hüseyin Gümüşalan, Salih Dorum'la. Mustafa Taş Hasan Cengiz'le mücadele edecek ve son haftaların önemli ismi, şu anda çıkış içerisinde olan Elmalı Yuva kasabasından Enes Doğan, Süleyman Aykırı ile karşılaşacak değerli izleyenler. Cengiz Han Şimşek, Turan Balabanlı, Hamza Köseoğlu
İsmail Balaban'la ve Recep Kara da genç Erkan Taş'la mücadele edecek. Biraz önce söylemiştik. Bakıyoruz Mustafa Batu'nun rakibi serbest güreşte 97 kiloda Avrupa şampiyonu olan Rıza Yıldırım. Rıza Yıldırım minderdeki başarısını çayıra aktarabilecek mi Bülent Yağcı? Evet tabii. Çok Rıza'yı tanıyorum ben. İyi pehlivan. Yani Evet, çok iyi güreşçisi, öyle söyleyeyim. evet, minderin iyi güreşçilerinden, en iyi güreşçilerinden birisi işte. Ama artık Rıza'dan sevenleri de taraftarları da bunu bekliyor. Bir çıkışı bekliyor artık yani. Şimdi Bülent abi Karakucak olsaydı derdim ki Rıza burada favori. Harbiden favori. Karakucak'ta Rıza gerçekten çok iyi ama yağlı olunca yağlı ayrı bir sanat ve bir ustanızın olması gerekiyor. Çocuk yaştan itibaren yağlının o güzel oyunlarını öğrenmeniz gerekiyor. Ne diyordu Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı sana, oğlu Bülent Yağcı'ya? Kleyi omuzdan değil dirsekten vuracaksın diyordu. Yani omzun altından, koltuk altından rakibine kleyi vurduğun zaman evet, rakibine hiçbir şey yapamazsın, sinek vızıltısı gelir diyordu. Evet. Ama rakibinin dirseğinden kleyi alırsan, rakibini dirseğinden alırsan rakibinin de %50 canını alırsın diyordu. Evet, altta müthiş bir mücadele var Bülent abi. Tam da senin anlattığın gibi bakın. Şimdi içe geçirdi. İç kazıktan ters paçayla rakibini sırt aşağı net bir şekilde su götürmez diyor Atatürk. Evet, evet, net su götürmez. Net göstere yendi rakibini. Yani üstüne çıkıyor. İyi bir üstünlük sağlamış rakibine. Bu da net bir galibiyet. Alt boylarda kıran kırana mücadeleleri izliyoruz sevgili izleyenler. Bakın burada da çok önemli bir avantaj var. Yüklenirse pehlivan, bakın yüklenirse evet, tabii bitecek, oradan kollarını boşalttı. Boşalttığı anda artık orada sırt aşağı bir net bir yeniş oldu yani. Evet. Bu da artık su götürmez. Biraz önce kıran kırana dedin sevgili evet, Gökhan Günaydın. Unutmadım aklımda. Evet. Senin o kıran kırana nereden geldi onu müsait bir zamanda sana anlattırmak olur, istiyorum. Kusura söyleriz, bakma yani bu kadar da bir şeyim olsun, ağırlığım olsun sana tabii karşı. Ki, tabii ki, her zaman. Yani bunu da neden söylüyorum ama ağırlığım olsun diye. Ekran başındaki değerli güreş severler de bu kıran kırananın yağlı güreşe nereden geldiğini, tabii, nereden taşındığını bilsinler. Neden böyle bir cümlenin literatüre girdiğini bilsinler. Evet. Söyleyelim Bülent tamam, abi. Buyur abi. Yağlı güreş Karakucak'ın devamı ve bazı İslami simgelerle yapılan şekli. Karakucak çok eski. Eskiden Karakucak'ta biliyorsun kura yoktu, çok eski. Yüzyıllardan bahsediyoruz. Evet. Cazgır geliyor, Bülent Yağcı'yı eşleştiriyor birisiyle. Beni de eşleştiriyor. İlk er. İlk olarak Bülent Yağcı rakibini yendiği zaman en başa geçiyor ikinci el için. İkinci elde birinci sıraya geçiyor. Evet. En başa geçiyor. Sıranın en başına geçiyor. Ben de ikinci galibiyeti alıyorum. Bu sefer ilk galibiyet alan Bülent Yağcı'nın yanına geçiyorum Gökhan Günaydın olarak. Evet. İşte buna kıran kırana usul deniyor. Yenenler üst üste birbiriyle eşleşmiş oluyorlar. Yani üçüncü yenenle dördüncü yenen, beşinci yenenle altıncı yenen eşleşmiş oluyorlar yani. Evet. Karakucak'tan yağlıya geçmiştir bu güzel usul. Ama bu 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllara kadar yapılsa da daha sonra kura çekimi yapılarak herhangi bir şaibenin önü kapanmıştır. O zaman şöyle diyebilir miyiz sevgili Gökhan Günaydın? Şimdi bu 64 eşleşmesinde ilk tur diyelim Ali Gürbüz rakibini yendi ve sıranın başında. İkinci ardından da Yusuf Can Zeybek yendi. İkinci galibiyeti aldı. Evet. Otomatikman Ali Gürbüz'le Yusuf Can Zeybek eşleşecek. Aynen dediğin İşte gibi. buna kıran kırana diyoruz. Evet. İşte Kurtdere Er Meydanı sevgili seyirciler. Ekranlarınıza drone'dan geliyor. Güzel bir er meydanı var. Onu söyleyelim ve uzun yıllardır yapılan milli kahramanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına yapılan güreşler. Evet
Sevgili Şimdi- Gökhan Günaydın, hemen Buyur abi. bu drone görüntüsü gelmişken sen de biliyorsun, Evet. buraya sabah geldiğimizde zaten sen de gittin, Fatiha'nı okudun. Hemen Er Meydanı'nın 10 adım altında da, yolun karşı tarafında da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabri var. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın diyoruz. Bizi bütün cihanda en iyi şekilde temsil eden Kurtdereli Mehmet ve çok büyük zamanını yurt dışındaki güreşlerde geçirdi Kurtdereli Mehmet. Daha önceden açıklamıştım, 1899 yılında Tarihi Kırkpınar'da Kara Osmanlı Adalı Halil Pehlivanları yenerek 2 galibiyette Kırkpınar baş pehlivan olmuştu. Ama ondan önce de bir baş pehlivanlığı var. Onu da teyit ettiğim zaman söyleyeceğim. Bizim için çok önemli Kurtdereli Mehmet. Çünkü cihan şampiyonu oldu İstanbul'dan Macar Çaya'yı yenerek. Yani dünyada birinci oldu ve o zamanki cihan şampiyonu kemerini takmıştı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Peki şöyle bir soru yönelterek bir açıklama getirmeni istiyorum sevgili Evet. Gökhan Günaydın. Çünkü biz boş kaldığımızda, bir araya geldiğimizde hep sohbetlerimiz tabii ki hep atasporumuz yağlı güreş üzerine oluyor. Tabii çok sohbet ediyoruz. Çok şeyler senden dinledik. Çok bilgiler de edindik. Heybemizi hafızamıza koyduk. Şimdi Kurtdereli Mehmet Pehlivan bizim için özel bir kahraman. Koca Yusuf bizim için özel bir kahraman. Evet. Daha niceleri var. Şimdi peki cihan şampiyonu olan bir Kurtdereli neden Kırkpınar'da şimdi daha önce hiçbir birinciliği tespit edilmemişti? Bunu sen tespit ettin. Evet. Bir birinciliği. Şimdi 2 birinciliğini buldun ama onu da bir teyit et. Baş pehlivan. Neden uzun yıllar Kırkpınar'da güreşmemiş Kurtdereli Şimdi- ve birkaç ustamız böyle kahramanımız? Şöyle Bunun söyleyeyim. bir sebebi var. O dönem Sultan Abdülaziz'in pehlivanların da kullanıldığı bir suikaste şehit edilmesinden sonra kısa bir süre sultan olan, daha sonra Sultan II. Abdülhamit'e geçen bir sultanlık var, biliyorsun. Sultan II. Abdülhamit de bu olayları bildiği için biraz daha temkinli yaptırıyor. Bazı yerlerde güreşler sıkı denetim altında ve bazı güreşler de iptal ediliyor. İşte bu dönemde pehlivanlar para kazanmak için yurt dışına gidiyorlar ve yurt dışına gittikleri zaman çorbacı dediğimiz organizatörlerle beraber oradaki en ünlü pehlivanlarla güreşiyorlar. Şimdi bizimkiler serbest yağlı güreşten geldiği için çok hızlı şekilde uyum sağlıyorlar serbest güreşe ve önüne geleni yeniyor. Kurtdereli Mehmet de böyle, Adalı Halil Pehlivan da böyle, Koca Yusuf, yani o zamanki ismiyle Yusuf İsmailoğlu da böyle. O yüzden biraz yasaklar var sıkıntılardan dolayı. Daha sonra bizim pehlivanlar yurt dışında dereceler alınca bu kez Sultan Abdülhamit Han diyor ki Paris sefirine telgraf çekiyor. Pehlivanların tüm ihtiyaçlarını karşılayın, yardımcı olun diyor. Yani o dönemde bazı yıllar Kurtdereli ve Adalı Kırkpınar'a katışmıyor. Yani şöyle Yurt zannediyorlar, dışındaki- her yıl yurt dışındaki Tabii, güreşlere gittiklerinden Kesinlikle, dolayı. tabii. Evet. bu önemli bir ayrıntıdır. Mesela diyorlar ya, Adalı Halil Pehlivan 18 yıl Kırkpınar baş pehlivan. Böyle bir şey mümkün değil. Hem arada başka yerlerdeki güreşlerinin tarihi elimizde, hem de arada örnek veriyorum, Zeytinburnu'nda Ali Ahmet'in baş pehlivanlığı var. Adalı Halil baş pehlivan 18 yıl dediği arada. Biz onu tespit ettik. O yüzden biraz daha dengeli bir şekilde araştırarak daha doğru bilgiye ulaştırıyoruz. Ama şu var, Adalı Halil 18 yıl başa güreşmiştir. O ayrı. Bununla 18 yıl Kırkpınar baş pehlivanı demek farklı şeyler. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 20 yaşında başa çıkan bir, mesela günümüzde 20 yaşında başa çıkan bir baş pehlivan kemer de taktıysa 45 yaşına kadar güreşebiliyor. Ama kaç defa kemer taktı, baş pehlivan oldu Kırkpınar'da, bu önemli. Şimdi Adalı Halil'in 2 yılını tespit ettim ben. İlk yılıyla son baş pehlivanlığı arasında 17 yıl var. Ama başkaları baş pehlivan. Bakın, 2 baş pehlivanlığını tespit ettik. O yüzden bizler zaman zaman bu tür bilgileri Bülent abiyle sizlere aktaracağız. Hepsi bizim için çok değerli. Yurt dışında bizleri temsil ettiler. Kara Ahmet dünya şampiyonu olup geldiğinde burada
Türkiye serbest güreş şampiyonasında ancak 6. olabilmişti. Çünkü Adalı Halil 1. oluyordu. Ardından yapılan Türkiye şampiyonasında da Kurtdereli Mehmet Pehlivan 1. Şimdi diyeceksiniz ki neden Türkiye şampiyonası? Osmanlı Devleti var. Buranın ismi Marco Polo'dan beri Türkiye, Türkiye diye geçiyor. Cumhuriyet kurulmadan önce de Türkiye deniyordu buraya. O yüzden Türkiye şampiyonası yapılıyor ve Kurtdereli Mehmet'in burada serbest güreşte Türkiye şampiyonluğu var değerli izleyenler. Hem minver hem yağlı yapıyor. Evet. Kurtdere Er Meydanı'nda kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Büyük orta ve başaltının karşılaşmaları ekranlarınızda. Biraz sonra baş pehlivanlar Er Meydanı'na gelecekler. Kuralar çekildi sevgili seyirciler. Birkaç kurayı söyleyelim. Mustafa Doğan Özkaya, Kaan Kaya ile mücadele edecek. Ali Gürbüz Hüseyin İyican'la eşleşti. Fatih Atlı Ahmet serbestte güreşecek. Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir'in baş pehlivanı Menderes Saltık'la karşılaşacak. Minder'de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk Recep Taslak'la güreşecek değerli izleyenler. Ve son baş pehlivan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son baş pehlivanı Yusufcan Zeybek Erkan Ertan'la mücadele edecek. Hemen belirtelim, Yusufcan son 2 yılın Kırkpınar baş pehlivanı. Eğer önümüzdeki yılda Kırkpınar'da baş pehlivan olursa 1997'den sonra Ahmet Taşçı'dan sonra ilk kez bir baş pehlivan ebedi kemer sahibi olacak. Bu kemer 1998'de yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Bakalım Yusufcan Zeybek bunu başarabilecek mi? Çok fazla rakibi var. Çıkış içerisinde olan isimler var. Başaltından gelenler gerçekten iyi pehlivanlar. O yüzden Yusufcan Zeybek'in işi kolay değil ama imkansız da değil. Nasıl 2 yıl baş pehlivan olduysa 1 yıl daha olursa kemerin ebedi sahibi olabilir. Tabii kemerin ebedi sahibi olabilir. Bir de Antalyalı olması durumuyla da Antalya'ya ebedi kemeri ilk götüren baş pehlivan unvanına da sahip olur Yusufcan Zeybek. Evet sevgili seyirciler, büyük ortanın, başaltının mücadeleleri ekranlarda. Siz de duyuyorsunuz, burada biraz rüzgar var. Kurtdere Er Meydanı'nda bu rüzgar bizim mikrofonlarımıza kadar geliyor. Evet. Sevgili seyirciler, bu belki bizim için ses ama pehlivanlar için çok iyi. Rahat nefes alıyorlar. Tabii pehlivanları burada gösterdikleri bu mücadelede ve o efor karşısında bir de sıcakla da mücadele ederken tabii rakibiyle boğuşurken tabii biraz halsiz ve güçsüz düşebiliyorlar ama bu rüzgar bir serinlik veriyor ve biraz nefeslenmelerine yol açıyor, kolaylık sağlıyor. O yüzden tabii pehlivanlar için iyi ama bazı pehlivanlar için de iyi değil. Neden iyi değil? Bazı pehlivanlar sıcağı seviyor, bazı pehlivanlar da böyle esintiyi seviyor. Ama böyle esti de hoşuna gitti mi pehlivanın güreşi artık ince ince rakibi karşısında dokuyor. O pehlivanı yenmek, kestirmek mümkün değil. Yani bir Orhan Okulu sıcak olsun, böyle esinti olmasın, rakibini kısa sürede bayıltıyor, kestiriyor, teslim alıyor ve yenerek yoluna devam ediyor. Ama Orhan Okulu'nun karşısındaki rakip böyle serinliği buldu mu Orhan Okulu'ya güreşi artık dokuyor yani. Evet, bakıyoruz haftalarda bir güreş daha nihayete erecek mi? Bülent abi, sen de bu Er meydanlarında güreştin. Bir geleneği soracağım biraz sonra. Tamam. Şimdi bir yeniş olsun. Evet. Sonuca bakıyorum. Evet, bakın yerde bir güreş var. Soldan sarma ve bir gerdanlama hareketi. Tam ayakta, kadrajda arkadaki güreş. Önde de görüyoruz Kadir Ergin'in oğlu Emirhan Ergin var hemen sağda, ekranın sağında. Yine karşısında da Abdülhamit Altun. Baş altında büyük mücadele var. Evet. Yerde bir güreş var. Ona bakıyoruz sevgili seyirciler. Sonuçlanacak mı?
saatler çalışıyor. Her meydanımıza teşekkürler. Kendilerine hoş geldiniz. Bu güreş bana neyi anımsattı sevgili Gökhan Günaydın biliyor musun? Evet. Şu anda ekranlarımızdaki güreş 1965 yılında BBC muhabirinin Edirne Kırkpınar'da Mehmet Ali Yağcı ile Şaban Filiz'in bu şekil bir mücadelesi vardı. Onu çekmişlerdi. Evet. O tabii şimdi sosyal medyada birçok yerde var. İzlemek isteyenler izleyebilir. O mücadeleyi anımsattı. Evet. Mehmet Ali Yağcı Şaban Filiz'in üzerine böyle çökmüştü. Aynı şekilde sarma, sağdan soldan sarma ve gerdanlamalarla tabii o mücadelenin görüntüsü aynı o şekilde. O aklıma geldi hemen. Buradan da onu belirtmiş olayım. Ve orada bir ayrıntı var. BBC muhabiri diyor ki bu 128 kiloluk dev diyor. Eğer rakibinin üstünden alınmasaydı rakibi ölebilirdi diyor. Evet. Bu da çok önemli. Halbuki orada gayri nizami bir durum yok. Evet. Yağcı ikisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Şaban Filiz. Sarma Geçen yıl Şubat ayında Türkiye'nin güney ve güneydoğusunu vuran yıkıcı depremler sayısız can kaybına yol açmanın ve geçim kaynaklarını yok etmenin yanı sıra eşsiz bir kültürel mirasa da büyük zarar verdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu kültürel mirası yeniden inşa etmeye ve geçmişle bugün arasındaki bağı yeniden kurmaya kararlı. Bu görevde bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Gelin bağışlarla bu paha biçilmez kültürel mirası yeniden canlandıralım. Şampiyonluğunu ilan edecek Ali Gürbüz. Böylesi dikkat çekici bir detay var. Tabii bu olabilecek en maksimum ihtimal. Her ikisinin de alabileceği en yüksek puanlarla birlikte hesaplandığında olabilecek durum. Tabii ki şimdi ilk tur kuralları çekildi. İlk tur kurallarını çekildikten sonra ikinci tur müsabakaları yapılacak ve o müsabakalardaki diğer müsabakalardaki performansları da durumu belirleyecek. Şu anda baş altında müsabakalar yapılıyor. Bunun yanında 64 pehlivan kura çekti. İkinci tur müsabakaları biraz sonra başlayacak. Yayınımız onların müsabakalarıyla başlamış olacak bir başka ifadeyle. İlk turda 24 baş pehlivan güreşti. 12 çift. Bunların arasında Mehmet Yeşil de vardı. Faruk Akkoyun yine Feyzullah Aktürk onlar arasındaydı. Mehmet Yeşil, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Nedim Gürel, Faruk Akkoyun, Feyzullah Aktürk, Ali Yanatma, Turan Balaban, Ramazan Bircan, Serhat Gökmen, Enes Doğan ve Yalçın Üncül adlarını ikinci tura yazdırdılar. İkinci turda da yine dikkat çekici eşleşmeler var. Antalya Elmalı, Türk'ün ilk el meydana davet edilen Allah'ın izniyle Kırkpınar baş pehlivanı olarak Şükrü Kayabaş'tan el aldı. Eminger artık o Kırkpınar baş cazgırı. Seyircileri bilgilendirmede bulunuyor şu anda. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim. Orada konuklar, ev sahipleri, belediye başkanları yine seyircileri anons ediliyor. Üzerinde bulunduğumuz cihana adını altın harflerle yazdıran ve şu sözüyle ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm sözüyle Türk güreşine, güreşçilere öncülük eden cihan şampiyonumuz Kurtdereli Mehmet'in köyü. Kurtdere'den Karesi Belediye Başkanımız Sayın Avukat Mesut Akbıyık er meydanımızda. Ve yine er meydanımızda güreşlerimizin güreş ağzı Med Aygrup KA Grup Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, güreş ağzımız Sayın Kemal Aydın er meydanımıza şeref veriyor. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Evet, Türk güreşine ivme kazandıran Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız
CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni Sayın İbrahim Türkişi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a başta olmak üzere tüm konuklarımıza şöyle Başpehlivanlıkta ikinci tur müsabakaları biraz sonra başlayacak. 64 başpehlivan kol bağlayacak. En çok merak edilen performans Ali Gürbüz'ün performansı olacak kuşkusuz. Şimdi Fatih Atan'ın yanında. Faruk Mutkan 64. kez düzenlenen geleneksel bir organizasyon. Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde ikinci tur güreşlerindeyiz. Tam 64 baş pehlivan kol bağlayacak ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en üst sırada bulunan, şampiyonluğa en yakın isim Ali Gürbüz yanımızda. Ali, hoş geldin. Gerçekten sen sahaya çıktığında seyircilerin tepkisi de değişiyor. Neler söyleyeceksin? Megastar'sın, hayırlı. Kurtdere güreşleri gerçekten çok önemli şeyler geliyorlar. Kurtdere güreşleri gerçekten çok önemli. Burada çok güzel bir atmosfer var. Lig güreşinin de son 5. ayağı. Bundan sonra da Elmalı var. Kurtdere güreşi seyirci olarak, atmosfer olarak gerçekten çok özel bir yeri olan bir güreş Türk güreşinde. Geldik bugün işte yine buradayız. İnşallah güzel güreşler yapıp seyircilere, bu aziz seyirciye güzel güreşler izletmek istiyoruz yani. Ali, son etap Elmalı. Senin memleketin başpehlivanlığı, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başpehlivanlığını puansal olarak burada garantileyebilirsin. Elmalı'ya da kalma ihtimali var tabii ama yani kendi memleketinde altın kemer kuşanacaksın. Evet. Şu anda 4 lig güreşin 3'ünde birinci oldum. Puan olarak da 1. sıradayım. İnşallah bugün burada Kurtdere güreşlerinde de birinci olup Elmalı öncesi garantilemek istiyorum. Elmalı güreşlerinde de benim kemer senem 2 yıldır üst üste baş pehlivan oluyorum. Elmalı güreşleri CV Enerji lig güreşlerine dahil edildi. Tabii kemer senemde lig güreşine format değişikliği olmuş oldu. Ama inşallah Elmalı'da birinci olup altın kemeri ebedi olarak takmak istiyorum. Elmalı güreşinde de lig şampiyonluğuyla beraber Elmalı'da altın kemerine ebedi sahibi olup sezonu güzel bir şekilde kapatmak istiyorum Allah izin verirse. Ali, çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Allah derman versin. Sağ ol abicim. İyi yayınlar. Teşekkürler Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'ü dinledik. Söz tekrar Faruk Mutkan'da. Teşekkürler. Röportajlarımız devam edecek. Ali Gürbüz Hüseyin İyican'la mücadele edecek. İkinci turda nasıl değerlendirilebilir Recep Tosun? Tabii ki Megastar Ali Gürbüz mutlak favori olarak çıkacak bu karşılaşmaya. Az önceki yapılan röportajda da bu yıl özelinde hedeflerini ortaya koydu. Bir adım dahi geri atmadan, taviz vermeden hem lig şampiyonluğunu hem de Elmalı Altınyayla Yeşilyayla Er Meydanı'nda altın kemerin ebedi sahibi olabilme noktasında bu yıl çok büyük bir planlamaları söz konusu. Mustafa Taş bu yıl Kırkpınar dahil tüm güreşlerde en çok finalde yer alan güreşçi konumunda, şimdi Fatih Atan'ın yanında. Faruk Mutkan, teşekkürler. Mustafa, hoş geldin. Güzel bir sezon geçiriyorsun. Kırkpınar'da da zaten kürsüdeydin yine. Sezon gerçekten senin için çok iyi geçiyor ve Kurtdereli Mehmet güreşlerindeyiz. Neler söyleyeceksin? Abi öncelikle çok güzel bir atmosfer var. Kırkpınar'ın rövanş stadında. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çalıştık, geldik. Emeğimizin hakkını almaya geldik. Tüm güreşçiler adına ben başarılar diliyorum herkese, tüm rakiplerime. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler Mustafa. Sen genelde finallerden sonra konuşmayı seviyorsun. Maç öncesi az konuşuyorsun. Yani çok büyük konuşmayı sevmiyorum. Finalden sonra tekrar inşallah konuşmak nasip olur abi. Bizler emeklerini esirgemeyen hiçbir zaman. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Beyce, Fortis tarafına sahibi Süleyman Alkan abi'ye çok ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah finalden sonra da konuşmak nasip olur abi. İnşallah. Allah derman versin Mustafa. Kolay gelsin. Mustafa Taş'ı dinledik. Röportajlarımız devam edecek. Söz Faruk Mutkan'da. Hasan Cengiz'le karşı karşıya gelecek Mustafa Taş. Hüsnü Kaftan, sizin değerlendirmeniz nasıl? İlk tur kuralları, ikinci tur kuralları ile ilgili. Şimdi Faruk biliyorsun 76 baş pehlivan kayıt yaptırdı. Bunlardan 24'ü kol bağladı ve şimdi onlardan da 12'si 64'e sayı tamamlandı. Şimdi ikinci turda. İkinci turda Ali Gürbüz, biliyorsunuz Ali Gürbüz Kurtdere'de 3 kez üst üste baş pehlivan olan bir güreşçi.
2018, 2019 ve 2023 yıllarında burada kemer kuşandı Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'ün arkada gerçekten ben kutluyorum. Çünkü ilk kez böyle bir final öncesi röportaj verdi. Bu da Ali'nin iddialı olduğunu gösteriyor. İddialı ve rahat olduğunu da gösteriyor. Çok rahat. Belki de. Şimdi Ali Gürbüz'ün rakibi Hüseyin İyican demiştik. Yusuf Can Zeybek. Son 2 yılın Türkiye baş pehlivanı 2023 ve 2024'te Yusuf Can Zeybek ikinci tur güreşinde Erkan Ertan'la yapacak. Birinci turu maç yapmadan geçmişti. Ali de maç yapmadı. İşte eşleşmeler de ekranlarınıza yansıyor. Dikkat çeken eşleşmeler de var elbette. Orhan Okulu'nun rakibi yine Kırkpınar'da çok emeği olan bir baş pehlivan var. Serhat Balcı. Burada işte Ali Gürbüz Hüseyin İyican'la karşı karşıya gelecek. Mehmet Yeşil, Mecit Yıldırım'la İsmail Koç Arif Akın eşleşmesi var aynı zamanda. İkinci turda dikkat çekiyor. Şimdi bir de Cengizhan Şimşek Turan Balaban'la karşı karşıya gelecek ikinci turda. Feyzullah Aktürk'ün Recep Taslak'la yapacağı müsabaka, Feyzullah Aktürk'ün genel olarak ortaya koyacağı performans da ayrıca merakla bekleniyor. Bir röportajımız daha var. Eşleşmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Faruk Mutkan teşekkür ediyoruz. Sahaların, yeşil sayıların, doğalı şehrin sarı fırtınasıyla beraberiz. İsmail hoş geldin. Kurtdere'deyiz. Yine formda görünüyorsun, iddialısın. Neler söylemek istersin? Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ekran başında izleyen seyircilerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum Kurtdereli Er Meydanı'ndan. Kırkpınar'da bir sakatlık yaşamıştım. Arkasında da tabii biraz birçok organizasyonda maalesef maç yapamadım. Biraz maç eksiğim var. Şu an dizimdeki sakatlık hemen hemen %70, %80 düzelmiş durumda. İnşallah bugün de tabii bizim için önemli bir organizasyon. Hem Kurtdereli güreşlerinin olması hem de lig güreşi olması dolayısıyla bugün de elimden geleni yapacağım. Tabii yine biraz temkinli davranmam gerekiyor. Dediğim gibi %100 iyileşmiş durumda değilim. Ama bugün elimden gelenin en iyisini vermeye gayret edeceğim. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Kurallarımızı çektik. Rakiplerimiz belli oldu. Birazdan da çıkıp sahaya mücadelemizi vereceğiz. İnşallah kendimize yakışan güzel bir müsabakalar sergileriz. İsmail teşekkürler. Allah derman versin. Çok teşekkürler. İsmail Balaban'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Manavgat güreşlerinde İsmail Balaban TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağında baş pehlivan olmuştu. Finalde Hüseyin Gümüşalan'a üstünlük sağlamıştı. Sonraki 3 ayağın 3'ünü de Ali Gürbüz kazandı. Şahinbey Belediyesi yağlı güreşlerinde Cengizhan Şimşek'ti rakibi, kazandı. Ali Gürbüz Seka Park yağlı güreşlerini finalde Yusuf Can Zeybek'i yendi. Bunun yanında Ordulu Mustafa Aybastı Perşembe yağlı güreşlerinde de Ali Gürbüz finalde Orhan Okulu'ya üstünlük sağlamıştı. İşte Enes Doğan Süleyman Aykırı eşleşmesi, Orhan Okulu Serhat Balcı eşleşmesi, Serdar Yıldırım İsmail Güzel, Faruk Akkoyun Recep Çakır eşleşmesi, dikkatleri çeken eşleşmeler ilk turda. Tabii Feyzullah Aktürk'ü ifade etmiştik. Feyzullah Aktürk'ün ortaya koyacağı performansı merakla bekliyoruz demiştik. Onu dünya şampiyonlukları elde ederken minderden yakından tanıyoruz. Gönül bağının büyük olduğu yağlı güreşte de iddialı olmaya çalışıyor. İddiasını ortaya koymaya çalışıyor Feyzullah Aktürk. Feyzullah Aktürk'le ilgili bakalım Şener Sar ne diyecek? Değerlendirmelerini merakla bekliyorum. Evet, Feyzullah Aktürk CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 28. sırada ve 10 puanı var. Feyzullah Aktürk'ün bugün burada öncelikle ilk turda galibiyeti çok kolay bir galibiyet ve İsmail Erkal karşısındaki galibiyeti çok önemliydi. Ama bundan sonra Feyzullah Aktürk'ün daha büyük çıkış yapacağını düşünüyorum. Bugünün benim şahsi fikrim olarak Feyzullah Aktürk bugün iddialı bir isim diyorum. Değerli güreş severler çünkü ihtiyacı da var. Puana da ihtiyacı da var. Geri dönüşe de ihtiyacı var Feyzullah Aktürk'ün ve ilk turda İsmail Erkal'ı kolay bir şekilde galip gelerek yoluna devam etti. Feyzullah Aktürk çıkışı devam edecektir. Kendini üst sıralara atmak için, puanını yükseltmek için Feyzullah Aktürk'ün. Teşekkürler Şener Sar. İşte baş pehlivanlar ekranlarınıza yansıyor. Ali Gürbüz, Tanju Gemici yan yanalar.
İsmail Balaban biliyorsunuz Hamza Köseoğlu'yla ikinci tur güreşini yapacak. Birinci turda maç yapmadı. İkinci tura çıktı. İkinci turda 64'te mücadele ediyor. Şimdi Faruk, bu ilk ona baktığımızda şu anda ligdeki puanlamaya baktığımızda Ali Gürbüz 50 puanla lider. Yusuf Can Zeybek 33 puanla ikinci sırada. Orhan Okullu 28 puanla 3. sırada. İsmail Balaban 25 puanla 4. sırada. Hüseyin Gümüşalan 23 puanla 5. sırada. Enes Doğan genç baş pehlivan, çiçeği burnunda baş pehlivan diyebiliriz. Enes Doğan 21, Kemal Şahin ve Erkan Taş'ı görüyoruz 7 ve 8. sıralarda. Onlar lig güreşinden aldıkları, baş altına aldıkları puanlarla bu yıl lige yükseldiler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne yükseldiler. Kırkpınar'dan 20 puan aldı. Evet. Erkan Taş. 21 puanda Kemal Şahin'in var. Ya toplamda öyle 17 puan almıştı Kırkpınar'dan. Ya Kırkpınar'daki başaltı finaline çıkanlar çok dikkat çekici bir avantaj elde ettiler. Zaten bir alt taşıdıkları puanlar da var ayrıca. Geldiler. Yani sıralama büyük bir ihtimalle değişecek. İlk 8'de yer almak dikkat çekici bir hedef olabiliyor. Tabii çünkü ki. ilk 8'de olmak Kırkpınar'da seri başı olmak anlamına geliyor. Hatırlayacaksınız. Ana tabloda 40 baş pehlivan yer almıştı Kırkpınar'da. Ve onları 8'erli 5 torbaya bölmüştük. Ve ilk 8 en avantajlı konumdaydı. Bununla burada yer almak isteyecek. Öncelikle hedef o olacak. Tabii şampiyonluk çok büyük bir hedef ve buna en yakın isim Ali Gürbüz. Önce şunu hatırlatalım. Biraz sonra baş pehlivanlık müsabakaları başlayacak. Son 64'e yükselirken ilk turda kazanan güreşçilere 1 puan veriliyor. Geçtiğimiz yıl verilmemişti ve çok tartışmalara neden olmuştu. Şimdi biraz sonra başlayacak ikinci turda kazananlara 32 baş pehlivan arasına adını yazdıranlar 2 puan verilecek. Üçüncü turu kazananlara yine 2 puan. Dördüncü turu yani çeyrek finale yükselme müsabakasında yine kazananlar 2 puan alacak. Çeyrek finalinde, yarı finalinde, hatta finalinde değeri 2 puan ama ekstra puanlar var. Bir kere Manavgat'ta, Şahin Bey'de ve Aybastı'da ekstradan finalde kazananlara o 2 puana 2 puan eklendi. Seka Park'tan 3 puan aldılar. Kurtdereli'den finalde kazananlar 2 puanın üzerine 5 puan ekleyecekler. Elmalı'da kazanan o 2 puana 10 puan ekleyecek. Yani aslında bir taraftan da Elmalı'da da belli olabilir şampiyon. Belki ilk turlarda belli olacak şampiyonluğunu elde eden güreşçi ki bu adaylar şöyle bir bakıldığında elbette ki 1 numaralı aday Ali Gürbüz, sonrasında Yusuf Can Zeybek. Elbette ki Orhan Okul ve İsmail Balaban'ın zayıf da olsa şansları var. Onlar İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek'in ortaya koyacakları performansı karşılayacaklar. Olabilecek en maksimum ne olabilir? Ali Gürbüz finale kalırsa 10 puan alır. Şu anda 50 puanda 60 puana yükselir. Kazandığında 17 puanın sahibi olacak. Buraya dikkat, 67'ye kadar yükselme fırsatı var Ali Gürbüz'ün. Ve en yakın rakibi olan Yusuf Can Zeybek. O da finale kalırsa 10 puan alacak. Daha önceki turlardan elde ettiği puanlar olacak bu. İlk turda müsabaka yapmadılar her ikisi de. Yani dolayısıyla puanını 43'e yükseltebilir. Maksimum alacağı puan Maksimum alabileceği puan, yani finale kadar alabileceği puan bu. Finali kazanırsa 17 puan daha eklenecek, o da 50'ye yükselebilir. 60-50 gibi bir durum oluşabilir. Ali Gürbüz'e üstünlük sağlayacak olursa finalde, muhtemel finalde böyle bir olasılık var önümüzde gelen. İkisinin birden finale yükselmesi ihtimali üzerine duruyoruz. Yani ikisi birlikte finale yükseldiklerinde durum 60-43 olacak. Tekrar hatırlatalım. 7 puan alacak finalde kazanan. 67'ye 43 yaparsa durumu Ali 24 puan önde olur ve şampiyonluğunu ilan eder. Çünkü Elmalı'dan alabileceği maksimum, Yusuf Can Zeybek'in ilk turda müsabaka yaptığını varsayarsak elde edebileceği maksimum puan 23. 24 puanlık bir fark oluşacak ve en yakın rakibiyle arasında böyle bir fark olacağı için de Ali Gürbüz şampiyonluğunu ilan edebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Ve Ali Gürbüz ilk turda yenildiği takdirde bu planlamalarda. Eğer çeyrek final 16'lara, yarı finallere kalır ki
Kırkpınar'da birinci olduğu takdirde altın kemerin ebedi sahibi olacak. Üçleyecek bu yıl. Yusufcan Zeybek dikkat çekici değil mi? Bu açıdan. Ali Gürbüz'ün yani çok yaklaştığı, defalarca yaklaştığı o altın kemerin sürekli sahibi olma durumuna, sahibi olmaya Yusufcan Zeybek çok yakın ve formda da görülüyor. Ali Gürbüz tri double yapabilir. Hem Elmalı'yı kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olup orada sürekli sahibi Elmalı. Şampiyonlar Ligi'nin ve Enerji Ligi'nin şampiyon olarak 2 kemerle sezonu kapatabilir. Tabii bu ihtimal halen çok daha yüksek. Yine Ali Gürbüz'ün ortaya koyacağı performansa da bağlı. Biz maksimum olabilecek en yüksek ihtimali değerlendiriyoruz. Orhan Okul'un da elbette ki finale kalma şansı var. Aynı şekilde İsmail Balaban'ın da yine aynı şekilde finale kalma şansı var. Bir de şöyle bir durum var. Eğer diyelim ki Yusufcan Zeybek finalde değil, Ali Gürbüz'ü final şampiyonluk için ilan etmek için yetecek. Finalde bulunduğu an Yusufcan Zeybek değilse rakibi, kim olursa olsun orada şampiyonluğunu ilan edecek. Yani Yusufcan Zeybek'le Ali Gürbüz'ü bu yüzden biraz karşı karşıya getiriyoruz. Ama ikisi de finalde olmazsa durumu, İşte o zaman İsmail Balaban'ın durumu belirlenebiliyor. Orhan Okulu'nun durumu belirlenebiliyor. Orhan Okulu şampiyonluk şansını Elmalı'ya taşıyabilir. Ali Gürbüz'ün zaten, Yusufcan Zeybek'in zaten şampiyonluk şansları devam edecek. Finalde yer almazlarsa, ama eğer Orhan Okulu ve İsmail Balaban olası finalde karşı karşıya gelirlerse, Orhan kazanırsa İsmail Balaban'ın şampiyonluk şansı kalmıyor. Böyle bir ihtimal de var yani. Faruk, şimdi şuna geliyor söz. Gerçekten bu son 2 hafta çok önemli. Yani ben bu ligdeki 25 sıra, ilk 25 sıra çok değişikliklere gebe. Özellikle ilk 10, hatta 15 diyelim, her an değişme şansı çok yüksek. Özellikle final güreşi Elmalı'da baş pehlivan olan güreşçi toplam 17 puan alacak. Tabii eğer orada 64'e kalma mücadelesi yapmazsa. Dolayısıyla bizi heyecanlı bir Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri bekliyor. Bazı şeyler netleşebilir, biraz daha kesinleşebilir. Bir kere Ali Gürbüz'ün ilk 8'de yer alması durumunun netleştiğini, kesinleştiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 9. sıradaki güreşçi Ali Gürbüz hiç müsabaka kazanamayacak olsa bile en fazla Ali Gürbüz'ün puanına erişebiliyor. Zaten almış durumda Ali Gürbüz. Yani böyle bir matematiksel durum da var. Ama elbette ki şimdi CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde üst üste 3 birincilik elde etmiş, başpehlivanlık almış Ali Gürbüz'ün de oradan yani daha iyisini ve özellikle de senin de çok net bir şekilde ifade ettiğin gibi Elmalı'da da altın kemerin sürekli sahibi olma yolunda istekli olacağını tahmin edebiliyoruz. Ekranlarınızda Yusufcan Zeybek var. Onu da heyecanla takip eden güreşçiler çok. Onun da nasıl performans ortaya koyacağını merak edenler çok. Kırkpınar başpehlivanı, Türkiye başpehlivanı 2. kez üst üste aldı. Önümüzdeki yıl onun için kemer yılı olacak ve çok heyecanlı olacak. Ahmet Taşçı'dan sonra bakalım kemerin ebedi sahibi olabilecek. Biliyorsunuz bu Kırkpınar'da ebedi kemere sahip olmak için bazı pehlivanlar çok yaklaştı. Recep Kara yaklaştı, Fatih yaklaştı, Ali Gürbüz yaklaştı. Ali Gürbüz 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar'da baş pehlivan oldu. Ali bakalım burada geçen yıl burada baş pehlivan olmuştu. O unvanını koruyabilecek mi? Ve Hüseyin Gümüşalan işte ekranlarınızda o seyircilere anons ediliyor. Yusufcan Zeybek geride kalan tüm müsabakaları
göz önünde tuttuğumuzda yağlı güreşte bu sezon, bu yaz yapılan tüm müsabakalar göz önünde tutulduğunda 12 kürsüyle en çok kürsüde yer alan güreşçi konumunda. Onu Hüseyin Gümüşalan takip ediyor 11 kürsüyle. Ama dikkat çekici bir başka detay vardı onun için. Recep, sen çok yakından tanıyorsun, biliyorsun, takip ediyorsun Hüseyin'i. 5'te üçüncülüğü var ve en çok üçüncülük kürsüsünde bulunan güreşçi. Bu neden? O kırılma eşiğini bir türlü atlatamıyor Faruk Mutkan, değerli Faruk Mutkan. Ama artık en iyi döneminde önümüzdeki yıl Yusuf Can Zeybik'in altın kemere uzanabilme noktasındaki en ciddi rakibi olacak. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban'la birlikte Hüseyin Gümüşalan. Ben eğer ki o mental eşiği atlatırsa, bir final görürse önünde kimse duramaz. Ben bu kanaatteyim. Orhan Okulu'nun da 4 kürsüsü var. 2 birinciliği, biri Alaçam'da, diğeri Afyon'da, Şuhut Karadil'de. Tabii bir de finali var. Aybastı'da Ali Gürbüz'dü rakibi. Manavgat'ta da ligde yine üçüncülük sırasında almıştı. Yani 2 kürsüsü var ligde. Ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Orhan Okulu genel performansına şöyle bir bakıldığında, kürsü dereceleri karşılaştırmalarıyla baktığımda. Çünkü bunun bir nedeni var Faruk Mutlu. Sezon başında çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Bunu herkesten gizledi profesyonelce. Ama hiç yılmadı. Omuzunda yaşamış olduğu ciddi sakatlık. Doktoru Fatih Hocama buradan selamlar yolluyoruz. Bütün pehlivanları tedavi ediyor. Güreşmesinin hayati derecede riskli olduğunu dile getirdi. Ama buna rağmen ben Orhan Okulu hayranlarını çayırlarda, ekranlarda yalnız bırakamam dedi. Kariyer adına çayıra çıktı. Senin Zor az bir önce karar. söylemiş olduğun o başarı skalasında o yüzden altta kaldı. Ama şu anda toparlandı. Şu Orhan anda Okulu toparlandı. yine 3. sırada ligde iddialı konumda, yine rakiplerinin alacağı sonuca bağlı olarak. Gençleri nasıl buluyorsunuz? Ya bir Enes Doğan gerçeği var, değil mi? Ne diyorsun? Yani bize aslında çok söz düşmüyor çünkü yaşayan efsane Ahmet Taşçı ustamız ondan büyük bir övgüyle bahsediyorsa mutlaka onda bir ışık gördü ki zaten bunun semeresini veriyor. Yaylaların baş pehlivanı olarak tabir ediliyor çünkü Alanya Gökbel'de, Antalya Festikan'da, Konyaaltı'nda yaylaları ambargo koymuş durumda Enes Doğan. Elmalı'da ne yapar acaba? Değil mi yani? Evet, onun da önce Bursa'da kariyerinin ilk baş pehlivanlığını elde etti. Geçen yıl baş altında birinci olarak baş pehlivanlıkta mücadele etmeye başlamıştı. Sezona da iyi başladı Kumluca'yla finalde yer alarak Enes Doğan. Sonra da toplamda 3 baş pehlivanlığı var bu yıl Enes Doğan'ın. Ligde de ilk 8 için iddialı isimlerden Enes Doğan. Faruk, gençler gümbür gümbür geliyor. Bakın şu anda ligin üst sıralarını paylaşan 6. sırada Enes Doğan, 7. sırada Kemal Şahin, 8. sırada Erkan Taş, 9. sırada Serdar Yıldırım, 10. sırada Osman Kan var. Yani bunlar şu anda ligin ilk 10 sırasında yer alan baş pehlivanlar. Erkan Taş da kuzen Mustafa Taş'ın. O da yine nasıl acaba, Mustafa Taş'ı biliyoruz. Bakalım amca çocuğu nasıl diye de merak ettiğimiz güreşçilerden biri. Baş altında birinci olmuştu 2024 Kırkpınar'da. Cengiz Han Şimşek. Durum nedir sence? Evet, ben futbol tabiriyle suskun golcü diyorum kendisine. Değil mi? Yani gol orucu, yani baş pehlivanlık orucu tutuyor. Ne güzel söyledin Recep, ne güzel söyledin. Yani bir patlarsa süpleksler, kündeler, paça kazıklar havada uçuşacak. Bakalım o ivmeyi, o momentumu kendi lehine burada mı yoksa Yeşilyayla Er Meydanı Elmalı'da mı yapacak? Ben merakla bekliyorum. Ligde bir finali var, o da Şahin Bey'de. Ali Gürbüz'dü rakibi, kaybetmişti ve şu andaki tek kürsü derecesi Cengiz Han Şimşek'in CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Tabii Cengiz Han Şimşek'in de yine geneline baktığımızda, tüm sezona baktığımızda daha çok kürsüde yer aldığını gördüğümüz yılları da vardı. Yine de hiç baş pehlivanlığı yok henüz bu yıl. Fakat biri ligde olmak üzere de 2 finali var. Domaniç'te ve Fethiye'de. Evet, bunu önümüzdeki yıl aslında bir mesaj olarak görüyorum ben. Özellikle sezon başında Cengiz Han Şimşek yine o kürsüleri ambargo koyacağı kanaatini taşımaktayım. Serhat Gökmen az önce seyirciye anons edildi. O da Kırkpınar üçüncüsü ve bir de İsmail Balaban bize yaptığı açıklamada
sakatlığım önemli bir ölçüde geçti. Daha iyiyim dedi İsmail Balaban. O da ilk ayağı kazanmıştı. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde, hatırlatalım. Manavgat ayağında baş pehlivanlık elde etmişti. Biraz zor oldu o sizin için ya, değil mi? Evet. O müsabakalar, yağmurun çok etkili olması, bir sonraki gün tamamlanmıştı. Ben tabii o arada başka bir görevin söz konusu olduğu için sizi uzaktan takip ediyordum. Ama o gün orada da şansımıza Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi dev derbi nasip oldu. Güreş severlere uzun uzadıya, soluk soluğa bir mücadele tutuşmuşlardı Manavgat Er Meydanı'nda. ...64 başpehlivan. İkinci tur öncesinde tek tek seyircilerle buluşturuluyor, anons ediliyor. Şu anda ligde zirvede Ali Gürbüz var. 3 birincilik aldı Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'le ilgili bir başka dikkat çekici detay da, yani en çok finalde yer alanlardan biri yine bütün güreşler söz konusu olduğunda, ki Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki bunların 3'ü 5 finali var. 3'ü Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Mustafa Taş'ın 7 finali var ama mesela Yusuf Can Zeybek'in de 6 finali var. Fakat 5 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Hüseyin Gümüşalan'ın 6 finali var. 3 birinciliği var dedik ama bunların 4'ünü kazanmış, 2'sini kaybetmiş. Ali Gürbüz çıktı, hiçbir finali kaybetmemiş. Tam bir finallerin adamı. Bu evet, değil mi? Hemen ön plana çıkarıyor bu detay. İnanılmaz bir kariyere sahip. Yusuf Can Zeybek ligde 3 kez kürsü gördü. İlk bir finali vardı, kazanamadı. Bir kere üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Onu da ayrıca belirtelim. Kürsüde yer almanın puan sıralamasında zirve mücadelesine ne kadar önemli olduğunu ve bunu ne kadar sık yaparsa o kadar ya şampiyon adayına, lidere, zirveye yakın olabileceğini gösteriyor aslında. Tabii o ekstra puanlar hem Kurtdereli'den gelecek, finaldeki o 2 puan eklenecek 5 puan. Elmalı'da finalde kazanılacak o 2 puan eklenecek 10 puan da yine belirleyici olabilir. Ben özellikle değerli Faruk Mutkan, baş pehlivanlarımızın Ali Gürbüz dışında tutuyorum. Diğer baş pehlivanlarımızın bu daha önceki 4 Sivri Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde etmiş oldukları o puan skalasında ilk 8'i daha çok hedeflediklerini görüyorum. Çünkü bu yıl çeyrek finale kalan Sivri Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Serhat Gökmen gerçeği var. İşte o onu avantaja çevirdi Kırpınar'da. Bu bütün pehlivanlar tarafından ayan beyan ortada. Ve yani öncelik çeyrek finale atabilmek kendilerine. İlk 8'e bir atalım kendimizi. Ligden ilk 8'de yer almak makul bir hedef. Hayır, çok önemli, hayati derecede önemli. Yani tabii şampiyonluğun yerini tutar mı? O ayrı bir tartışma konusu. Birinci olmak, altın kemer kuşanmak, bu ayrı bir detay ve bu da tabii ki bir hedef söz konusu olabilir bununla ilgili ama ilk 8'i hedeflemek ve ilk 8 yer içinde yer alıp Kırkpınar için avantaj sağlamak da yine makul bir hedef görülebilir. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi özelinde. Bunun en çok zorluğunu yaşayan kuşkusuz Cengizhan Şimşek oldu. Ön elemelerden çok sert kapışmalarla pazar günkü finalleri göremedi. Dolayısıyla ilk 8 hayati derecede önemli. Yani Sivri Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin planlanması ve dizaynı inanılmaz derecede bir üst akla hükmediyor. Sayın İbrahim Türkişi ve kurbayları gönülden tebrik ediyorum. Muazzam bir çalışma söz konusu. Sadece 8'i değil, 32 çok önemli. Tabii orada ön eleme yapmadan artık müsabakaları çıkacak. Yani, ilk 32'de yer alan güreşçiler. Bu da önemli, dediği gibi üstü kaftanın. 32 baş pehlivan doğrudan katılma hakkını elde edecek. Kısmen katılıyorum ama ilk 8 o çeyrek finaldekilerin hiçbiri birbiriyle karşılaşmıyor. Böyle bir avantaj. Şimdi AB grubuna girmek orada çok önemli. AB grubunda olmak, eşleşmelerde birinci turu örneğin maç yapmadan geçiyorlar. O çok büyük bir avantaj. İlk 8'e girenler puan eleme turu yapmadan direkt
1 ile 4. grupla eşleşiyorlar. Yani daha az maç yapıyorlar diğer rakiplerine göre. Bunun yanında tabii hemen onu da hatırlatalım. Zive Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi aslında bunu belirliyor. 32 baş pehlivan Zive Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki sıralamaya göre Kırkpınar'daki yerini garantiliyor. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl 8 baş pehlivan eklenmişti. Önce 5. grupla 4. grup karşı karşıya geldikten sonra 32'yi belirlemişlerdi. Tabii seneye de buna benzer bir durum yapılabilir. Muhtemelen yine böyle olacak. Daha sonrasında da netleşebilir, kesinleşebilir ama bu seneki gibi olacağını varsayarsak müsabakalara eleme turunda katılacak müsabakalara 32 dışında kalan güreşçiler belki birden fazla tur yapacaklar eleme turunda. Ve ilk defa Perşembe günü orada güreşti başpehlivanlar Kırkpınar'da. Bu da bir başka ilginç bir detaydı. 3 gün süren Kırkpınar için çok yenilikti bu da. Belki de orada 2 tur yapacaklar. Belki onlar da kendi aralarında bir seri başı uygulamasına tabi tutulacaklar eşleşmeler sırasında. Dolayısıyla bir sıra üstü olmak bile, bırakın ilk 32'yi, tüm baş pehlivanlar arasında yapılacak sıralama arasında önemli gibi duruyor. Bu açıdan, çünkü onun sinyalini İbrahim Türkiş vermişti Sayın Başkan. 2 eleme tur yapabiliriz. Burada da seri başı uygulaması yapabiliriz demişti. Tabii ki önümüzdeki yıl yapılacak Kırkpınar için konuşuluyor. Dolayısıyla daha biraz zaman var bunun için ama belki de bir an önce netleşmesi de herkesi çok daha oraya odaklanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, Sayın İbrahim Türkiş Federasyon Başkanımız önümüzdeki yıl altın kemer yılı olduğu için, yani Yusufcan Zeybek baş pehlivan olduğu takdirde altın kemerin ebedi sahibi olabilme noktasında büyük bir avantaj varken bu talimat ve yönetmelikte noktasına virgülüne kadar hiçbir değişiklik yapılmayacak. Çünkü yapılacak en küçük bir nuans değişikliği Allah göstermesin kaybedilecek bir altın kemer sonrası bu ciddi manada belki de eleştirebilir. Bunu çok iyi biliyor Sayın İbrahim Türkiş, çünkü 40 yıldır güreş camiasının içerisinde. Kemer yılında ben talimatname ve yönetmeliklere çok da değişiklik olacağı öngörüsünde, olmayacağı konusunda öngörüde bulunabilir. Küçük detaylarda, belki ufak tefek detaylarda yapılabilir. Ya niye Kırkpınar konuşuyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ali Gürbüz'ün kemer yılını hatırlasana. Şehir yanıyordu, şehir. Herkes büyük bir heyecan içerisindeydi. Acaba alabilecek mi? Nasıl olacak? Mehmet Yeşil neler düşünülmüştü değil mi? Mehmet Yeşil yakmıştı. İkinci turda Ali'yi yendi. Kırkpınar'da Ali kemer yılı olmasına rağmen veda etmek zorunda kaldı. Ve cumartesi günüydü. Ve seyrini değiştirdi Kırkpınar. Ya tamamen değiştirdi. Bambaşka bir sonrasında final izledik. Sonrasında bambaşka bir durum oluştu. Çok ilginçti. Şimdi bunun heyecanını ben eminim yani gerçekten şimdiden yaşıyorum diyebilirim rahatlıkla. 2022'de biliyorsunuz Ali'nin kemer yılı olması gerekiyordu. 2019'da Ali kemer aldı. 2021'de aldı. 2022'de 3. altın kemere gidiyordu. Şimdi dilerseniz Cazgır'ı dinleyelim. Birinci turda 76 baş pehlivanımız er meydanına çıktı. İlk turda 12 çift pehlivanımız güreş tuttu. İkinci turda 64 baş pehlivanımız güreş tutmak üzere resim gibi er meydanına dizildiler. Baş pehlivanlarımıza kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a, Karasi Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akbıyık'a ve yine göreve gelir gelmez Türk geleneksel güreşlerimizin değerine artı değerler katmak için gece gündüz projeler üreten Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e güreşin değerine artı değer kattıklarından dolayı kocaman bir alkış istiyorum. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarımızın ikinci turuna hep beraber alkışlarla, dualarla diyelim maşallah.
Allah derman versin. Başpehlivanlar kelimenin tam anlamıyla Kurtdereli Er Meydanı'nı doldurdular. Peşrev başladı. Doğaladıktan sonra, salavatlandıktan sonra başpehlivanlar ikinci tur müsabakalarına çıkıyorlar. İşte Hüseyin Gümüşalan ekranlarınızda. Bu arada değerli Faruk Mutkan, ben Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'i bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü uzun yıllar aradan sonra pehlivanlarımız Kurtdere Er Meydanı'nda kıbleye doğru salavatlanıyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı ve kendisi dedi ki biz uhrevi bir spor dalı olan atasporumuz güreşi tüm geleneklerine göre kural ve kaidelerini değiştirmeden uhrevi anlamda en doğru şekilde zerresine dokunmadan uygulayacağız ve bu şekilde yaşatacağız, emanet olarak bırakacağız dedi. İşte Yusufcan Zeybek 2 kez üst üste Kırkpınar başpehlivanı, Türkiye başpehlivanı oldu. Burada da Sive Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz'ün ardından 2. sırada. Şimdi Faruk, bugün ben bir de gözüme Ertuğrul Dağ deviren de çok gözüme batıyor. Çünkü Mutlaka. burada kendi memleketi Er Meydanı'nda burada. İşte Ertuğrul Dağ deviren de ekranlarınızda. Çok tecrübeli bir TRT ekibi sizlere bu müsabakaları naklen ekranlarınıza getiriyor. Faruk zaten TRT... 2 tane başpehlivan için asılmış pankart var seyircilerden. Biri Ertuğrul Dağ deviren için şu an ekranlarınızda, diğeri Ali Gürbüz için. Faruk zaten TRT Türkiye'nin en güçlü yayın kuruluşu. Hem teknik donanım hem de yapısı ve kurumsal yapısıyla çok güçlü bir yapıya sahip. Şu anda onun üzerinde kamerayla TRT bu Sive Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi heyecanını ekranlara getiriyor. Ben burada başta genel müdürümüz olmak üzere kanal yöneticisi kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir özveriyle çalıştılar. Hem olimpiyat heyecanını birlikte izledik. Şimdi Sive Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki heyecan ekranlara geliyor. Ali Gürbüz TRT Spor yazında işte yağlı güreşin starları ardı ardına ekranlarınıza yansıyor. Lider Ali Gürbüz'den sonra da işte bir başka çok sevilen isim, geri vitesi olmayan başpehlivan Orhan Okulu ekranlarınızda. 2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar'da başpehlivan oldu Orhan Okullu. Aynı zamanda Elmalı'da da 6 kez başpehlivanlığı üst üste kazanan bir başpehlivanıydı. Son olarak Orhan Okulu burada 2017 yılında finalde Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivanlık elde etmişti. İlginçtir, 2016'da 2015, 2016 ve 2017'de üst üste başpehlivanlık almış, altın kemerin, Kurtdereli'deki altın kemerin sürekli sahibi olmuştu. Hem de İsmail Balaban'ı, Ali Gürbüz'ü 2 kez üst üste yenerek Orhan Okulu burada başpehlivanlık elde etmişti. Şimdi de ligin 3. sırasında sakatlığına rağmen başladı. Biraz önce Recep Tosun'un ifade ettiği gibi sonrasında da devamını getirdi. O bir Elmalı efsanesi. Elmalı'da da Ali Gürbüz'ün kemer yılında, Elmalı için kemer yılında ciddi rakibi olacak Orhan Okulu. Orhan Okullu sporcu kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle bu çayırların vazgeçilmez bir insanı. Ve klasik bir güreş tarzı var. O güreş tarzında her yıl aynı şekilde sürdürüyor ve başarısını ona borçlu Orhan Okulu. Başpehlivanlar, işte Mustafa Taş. O da başarılı bir sezon geçiriyor. Kırkpınar başpehlivanı unvanıyla Kırkpınar'a çıktı. Yine finalde yer aldı. Özellikle Kırkpınar'da ne stratejik taktiklerle, çok sabırla. Anahtar kelime sabırla. Ben eve gittiğimde defalarca izliyorum. O nasıl bir müdafaa, o nasıl soğukkanlılık. Adeta yani ben bunu söylediğimde herkes çok mutlu olmuşlar. Bir kara delik gibi rakibini kendi alanına çektiğinde hemen yutabilen ve kendi inisiyatifiyle sonuca gidebilen, sabırlı, metanetli. Çok iyi hamlelerle karşılık veren, özellikle bu derslik nitelikte Mustafa Taş'ın o müsabakalardaki performansı. Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta güreş anlatmış bir güçlü ses olarak onun minder yaptığını göz önünde bulundurursak muazzam bir
Olmaz taktik ortaya mıydı? koyabilirdi. Koyardı. Ezberliğini bozabilirdi. Yine hala içimde ukde kaldı işte bu Taha Akgül'ün yarı final müsabakası. Uzun yıl yani zaman boyunca o kadar güzel bir Taha Akgül performansı izlemiştik. Yazık oldu orada. Hakemin kararı belirleyiciydi kazanılmasında sonuçta. Ve orada işte bir şampiyon hangi müsabakada nasıl güreşilmesi gerektiğine dair çok net bir ders vermişti. Onun işte muadilleri başpehlivanlıkta, yağlı güreşte de onun muadillerini burada yakından takip etme imkanı buluyoruz. Şimdi bir tartışma var tabii ki gündeme geliyor. Taha Akgül çayıra gelecek mi? Var mı öyle bir şey Hüsnü abi? Şeylerde görüyoruz. Ne heyecan medyada, verici olur, yazılı ne heyecan medyada verici olur. Görüyoruz, yazılı medyada görüyoruz. Acaba çayıra gelip burada kol bağlayacak mı? Bilemiyorum tabii. Haftaya yaşarken kendi ismine atfen tertip edilecek olan Cumhuriyet tarihinin en büyük kara kucak güreşlerinde orada bulunacak. İnşallah orada sorarız o soruyu kendisine. Ankara'da değil mi? Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği kara kucak gerçekten çok önemli. Türkiye'nin minder güreşinin altyapısı kara kucak. Ben buradan bir de şükranlarımızı sunuyorum federasyonumuza. Gerçekten kara kucağı Uluslararası Güreş Federasyonu'nun takvimine aldırdı. Onlara kabul ettirdi. Ben başkan vekilimiz Şahin Opura'da şükranlarımızı sunuyoruz. İşte müsabakalar başladı. Solda Üste Yusufcan Zeybek, Erkan Ertan. Sağda Ali Gürbüz, Hüseyin İyican. Altta Orhan Okulu, Serhat Balcı. Solda Ertuğrul Dağdeviren, Menderes Altık. Sağda Ertuğrul Dağdeviren mutlak favori olarak çıkacak. Mutlaka. Ali Gürbüz hemen kasnağa yakalamış durumda. Benzer hamle Yusufcan Zeybek'ten de görülüyor. Ertuğrul Dağdeviren de yükleniyor ama karşılık verme çabasında bu bölümde Serhat Balcı, Menderes Saltık, Orhan Okulu bildiğiniz gibi geri adımlamasını sağlama çabasında rakibinin Serhat Balcı'nın işte bir kez daha yüklendi. Kasnağa yöneldi. Serhat Balcı uzak tuttu. 2 adım attı geriye. Yusufcan Zeybek de çok aktif. Tıpkı Ali Gürbüz gibi. Yusufcan Zeybek, Ali Gürbüz ve Ertuğrul Dağdeviren eğer rakiplerini indirdiklerinde artık sonuca odaklı tüm gücüyle hamleler yapacak. Ertuğrul Dağdeviren de güçlü bir şekilde rakibinin üzerine gidiyor. Menderes Saltık'ın üzerine gidiyor. Herhalde Er Meydanı'nı bir tur attıracak gibi, o kadar istekli, o kadar heyecanlı ama bele doğru da dikkat çekici bir hamle geldi Menderes Saltık'tan. Hemen Ertuğrul Dağdeviren uzaklaştı. Ali Gürbüz dizleri üzerinde indiriyor rakibini iyice. Hüseyin İyican da zorlu rakibine karşılık verme çabasında. Şimdi kasnağa çok rahat ulaşıyor Ali Gürbüz. Küçük orta boylarında beraber çok güreşleri var. Alt boylarda beraber geldiler. Şimdi aynı jenerasyonun baş pehlivanları. Şimdi artık güreşi yerde kabul etti Hüseyin İyican. Tabii Ali Gürbüz burada rakip. Her an sonuca gidebilir Ali Gürbüz yerde. Dış kazıktan şimdi oyun arayışında. Ali Gürbüz çok etkili yer Paçadan güreşleri. yakaladı Yusufcan Zeybek, yükleniyor. Çift daldı. Erkan Ertan karşılığı sağlam gelince de Yusufcan Zeybek riske hiç girmedi, boyundurukta tutuyor. Ali'nin kündelerine çok dikkat etmek lazım. Eğer kündeyi bulursa İşte yakaladı. Şu anda her an bir künde gelebilir Ali'den. Ama şimdi gerdanlayarak biraz daha yaydı. Bu arada bariyerlere kadar taşıdı Yusufcan Zeybek rakibini. Erkan Ertan'ı çok tempolu başladı. Çok yıpratıcı. Bakalım daha nereye kadar dayanabilecek Erkan Ertan müdafaa güreşinde. Ali Gürbüz çift sarmaya doğru yöneldi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri. İkinci tur müsabakaları bu. İlk turda 24 baş pehlivan kol bağladı. 12 müsabaka vardı. Kazananlar adlarını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda 64 baş pehlivan yer aldı. Sırtından attı bu arada Hüseyin İyican Ali Gürbüz'ü. Sarma kıleye izin vermedi. Bir an dengesini kaybetmişti Yusufcan Zeybek ama rakibi kendisinden uzaklaştığı için Ertuğrul Dağdeviren ve Orhan Okul'un sanki birbirinden kopya çekercesine mücadele ediyor.
Serdar Yıldırım, İsmail Aygur'un müsabakasında baş pehlivan Serdar Yıldırım galip. Serdar Yıldırım en çabuk galibiyete uzanan başpehlivan oldu. Genç başpehlivan, bir başka genç yetenek tecrübeli İsmail Güzel'e üstünlük sağlayarak adını 3. tura yazdırdı. Elenselerle Serhat Balcı Orhan Okulu mücadelesinde bir tür güç gösterisi vardı bir an. Serhat Balcı'nın da minderde başarılar elde ettiğini mutlaka ifade edeyim. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmiş, madalyanın kıyısından dönmüş bir güreşçi Orhan Okulu. Pekin 2008'de, düzeltiyorum, Serhat Balcı. Pekin 2008'de bir beşinciliği var. Dünya ikinciliği var, Avrupa üçüncülükleri var. Avrupa ikinciliği var. Gençlerde, yıldızlarda dünya aşamasında ve Avrupa aşamasında yine dereceleri var. 42 yaşındaki başpehlivanın. Tabii minderdeki tempoyla Feyzullah Aktürk de var ya aralarında. Yusufcan Zeybek de zaten yine. Gençler kategorisinde bir, yani çok Schneider'le finali var. Ve yarı finali var. Yarı finali var. O Kaysın Eydur'da işte bronz madalya müsabakasına çıktı son olimpiyatta. Ama eski performansında olduğunu söylememiz güç. Yine heyecanlı, keyifle takip edilen güreşçilerden biri. Artık o da hani zamanı yavaş yavaş geliyor onun da. Ayrılma zamanı. Ki daha genç. Bunun yanında tabii bir oradan buraya tecrübe aktarımı daha başka. Biraz önce Hüsnü abi tahakkülden söz etti. Oradan aktarılanla buradaki gerçekler bambaşka olabiliyor. Belki burada minderde güreşmiş olan güreşlerin çabuklukları, patlayıcı güçleri daha farklı olabilir ama yağlı güreşte tecrübe kazanmış güreşçilerin de dayanıklılığı, o müsabakayı 1,5-2 saat belki sürdürebilecek dayanıklılığa sahip oldukları da bir başka gerçek. Tahakkül olimpiyat ve dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olduğu için direkt baş pehlivanlığa yükselmiş durumda. Arzu ederse o da bu çayırda baş pehlivanlar arasında yer alır. Fatih Atlı da değil mi? Evet. Fatih Atlı da adını bir süre yazdırıyor. Enes Doğan da. Enes Doğan da mı? Gençler. Evet. Dikkat çekiyor Serdar Yıldırım'dan sonra Enes evet. Doğan. Mustafa Yakından Taş. takip ettiğimiz gençler. Mustafa Taş da galip. Mustafa Taş da galip. Aman biz kaçırmayalım Şener Usta, sen de. Bu arada sağ üst kadrajda Ali Gürbüz sonuca gitme çabası içerisinde. Şimdi paça kazık deniyor. Tersi bulabilirse sonuca da gidebilir rahatlıkla. Sanırım sol dirseğini zaten yerleştirmiş durumda yere ve karşılık verme çabasında, ama karşılık vermeye çok yakın değilmiş gibi görülüyor ve çok rahat bir galibiyete ulaşıyor. Ali Gürbüz Hüseyin İyican'ı mağlup ediyor. Adını bir üst tura yazdırıyor. İsmail Koç da kazandı anonstan takip ettiğimiz kadarıyla. O da Arif Akın'ı mağlup etti. Ali Gürbüz işte adını 3. tura yazdırıyor. Bir kez daha ekranlarınıza geliyor Yeniş. İç kazık ters paçada, bakın bir anda iç kazığa doğru yöneldi. Hemen iç paçayı aldı. Buradan kurtulma şansı Yok yani burada Ali'den bu pozisyonda kurtulma şansı var mı? Mümkün değil. Ali Gürbüz bir üst turda. Evet, Recep Kara da orada. Ünal Erkan Taş'la karşı karşıya geliyor. Ünal Karaman da galip bu arada. Ünal Karaman da mı? Tamam. İlk turda takip etmesi bazen zor olabiliyor sevgili izleyenler. Sizler de anonsları takip ediyorsunuz zaten, tıpkı bizler gibi. Tabii biz biraz daha avantajlıyız. Er Meydanı'nın tamamını görüyoruz ama odaklandığımız müsabakalar bambaşka. İşte bölünmüş ekranımızda İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu müsabakası yerini aldı Ali Gürbüz'ün mücadelesinden sonra.
Bu arada sol üst kadrajda Yusufcan Zeybek Erkan Ertan'a büyük bir baskı kurdu Faruk Mutkan. O da yine sonuca gidebilir. Her an zorluyor rakibini. Bir kez daha yüklendi şimdi. Tüm vücuduyla birlikte bastırdı. Sonrasında da gerdanlamaya geçti. Sarıyor da ayrıca iyice vücudunu. Bacakları da. Yıpratıcı bu Erkan Ertan için şu anda bir kez daha. Dış kazıktan şimdi oyun arayışı içerisinde paçayı da yakaladı. Süleyman Başar da bu arada galip. Faruk Mutkan. Bakalım buradan ne gelir buradan Recep Tosun? Keçi dikmesi arayışında bakalım bunu yapabilecek mi? Çok güzel bir keyifle izlenen bir oyundur. Kazandı. İşte Recep Tosun farkı. Estağfurullah. Yusufcan Zeybek de adını 3. tura yazdırıyor Erkan Ertan. Bir hatırlatır mısınız Şener Sar? Şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda kazananlar kimler? Ali Gürbüz, Fatih Atlı, İsmail Koç, Yusufcan Zeybek, Serdar Yıldırım, Mustafa Taş, Enes Doğan, Süleyman Başar, Ünal Karaman. Benim notlarımda Faruk Mutkan. Kazanan, şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran başpehlivanlar, adlarını 3. tura yazdıran başpehlivanlar işte. Keçi dikmesi oyunu görmüşken anmamak olmaz. Halil Aras, eski milli güreşçimiz Tokatlı, keçi dikmesi oyununun mucidi. Bunu söylemek gerek. Nasıl bir Panenka penaltısı varsa o da keçi dikmesinin mucididir. Ama Panenka penaltısının ismini vermiş. Keşke kendi ismini vereymiş. Ne güzel olurmuş bir taraftan da. Bir kez daha söyleyelim. Halil Aras. Halil dikmesi. Ne güzel olurmuş. Eski minder güreşçimiz. Milli mayoyu defalarca giydi. Tokat'ın gururu. Veya verilseymiş o isim tabii Panenka'ya da. Panenka kendi penaltısını vermedi ismini. Beni bu penaltı. Sadece ilk kez o yaptığı için öyle oldu. Bir daha hep öyle anıldı. Halil dikmesi de olabilirmiş. Faruk, keçi dikmesi böyle son zamanlarda pek izlemedik. Rakibinin kafasını bacaklarının arasına alıp paçadan yakalayıp bir de desteğinizi dış kazığı da vurduğunuz zaman rahatlıkla atabiliyorsunuz. İşte bir kez daha Hüseyin Gümüşalan Salih Doruk müsabakası ayrıca şimdi yerini almış durumda. Patlangoç oyunu. Ustam Aydın Demir'in yapmış olduğu patlangoç oyununu bir organizasyonda Ordu'da sanırım yaptı. Hüseyin Gümüşalan bu kez boşladı. Ama arıyor paçayı da. Çift paçadan yakalanıp atılan bir oyun. Ama kaçma çabası içerisinde şimdi Salih Doruk direniyor. Hüseyin Gümüşalan sıkı tuttu. Bu baskısı mutlaka sonuç verecek. Benim öngörüm bu doğrultuda. Salih Doruk çok tecrübeli olmasına rağmen. Ben de Ertuğrul Dağ deviren Menderes Altık müsabakasının, hatta belki Orhan Okulu Serhat Balcı karşılaşmasının daha çabuk bitmesini tahmin edenler olabilir. Bitmesi ne daha önceden öngörenler olabilir. Ama şu ana kadar çok sıkı bir rakip oldu Menderes Altık, özellikle Ertuğrul Dağ devirene. Ben onlardan biriyim. Ertuğrul Dağ deviren Menderes Altık'ı yenebileceği kanaatindeydim ama. Şimdi yine çift paçaya daldı. Patlangoç oyununda kaçırdı. Ama çekemedi. Sol eli boşaldı. Şimdi bundan sonra bu oyunun geleceğini ve üst üste bunu gördükten sonra alttaki başpehlivan Salih Doruk bu noktada özel başka yapabilecek bir şey yok mu? Yapamaz mı? Yok yapamaz. Eğer ipleri verirseniz sicimleri, ki bizzat şu anda ipleri de almış olabilir. Zaten ipleri eline almak deyimi de her şeyi anlatıyor. Faruk, şimdi bir mesaj geldi. Ordulu Mustafa Bük'ün altın kemeri götürdüğü Ordu'dan bize izliyorlarmış, ilgili izliyorlarmış. TRT'ye başarı dileklerini İşte bir kez daha yüklendi ama yine kaçırdı. Daha doğrusu Salih Doruk kendini o pozisyondan kurtardı ayaklarını çırparak. Ya varmış bir savunması demek ki. İpleri alamamış. Sicimleri alsa oradan kurtulması zor. O ipleri vermemekte ısrarlı. Hüseyin Gümüşalan'ın bunu denemesi bile çok özel. Tabii biraz önce keçi dikmesi izledik. Şimdi bambaşka bir oyun. Bu oyunun da profesörü merhum Ustam Aydın Demir'di. Bu arada Serhat Gökmen galip. Onu belirtelim. Yaşasın. Hemen önümüzde. Siz iyi ki Şener Sar takip ediyorsunuz. Sağ üst kadrajda Cengizhan Şimşek Turan Balaban'ı mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. İsmail Balaban Hamza Köseoğlu müsabakasına niyet, Cengizhan Şimşek Turan Balaban müsabakasına kısmet.
Serhat Gökmen, Ali Güngörekin'i mağlup etti ve adını 3. tura yazdıran baş pehlivan oldu. Ertuğrul Dağdırna sağ alt kadrajda bir kas kanadı arayışı içerisinde. Bakıyoruz açtı mı? Ama bir kez daha gitti şimdi. Hayır, düdük çaldı. Ayakta devam ediyor. Hayır, müsabaka tamamlandı. Evet, değil mi? Evet. Evet, müsabaka tamamlandı. Evet, Ertuğrul Dağdeviren kazanıyor. Ama itirazları var Menderes Altın. Bence açıldı. Bir daha izleriz. Çünkü sol omuzuna yattığını gördüm. İlker Ateş ve Kaan İnan yönetiminde müthiş tecrübeli, harika bir ekip size bu müsabakaları aktarıyor. İşte az önceki anlar. İşte tam sol omuzuna. Evet, sol omuzuna. Açılmış mı? Açılmış, evet. Tamam. Daha doğrusu sağa çok geri gidince göbeği gökyüzünü görmüş. Yan yatarak ve orada onda kapalı, savunma yapma çabası içerisinde kapalı ama savunma yapmak durumundasın, Salih Dorum gibi. Bu arada Mustafa Batu Rıza Yıldırım karşısına galip geldi. Yoluna devam ediyor. Adını 2. tura yazdırdı. Rıza Yıldırım da bir başka minderde şampiyon. Mustafa Doğan Özkaya da Kaan Kaya'yı mağlup etti. İkinci tur müsabakaları ardı ardına sonuca ulaşıyor. Serhat'a bir pasivite geldi. Hüseyin Gümüşalan yine sol üst kadrajda patlangoç oyununda ısrarla sonuca gitme çabasını ama şu ana kadar Salih Durum da iyi direndi. Bir kez daha yine rakibinin kafasını bacaklarının arasına aldı. Bir kez daha ayaklarını çırparak savunma amaçlı içerisinde. Bu defa başka bir şey de deneyebilir. Tek çünkü keçi dikmesine dönebilir mi? Tek paçada çünkü eli. Bu arada Tanju Gemici galip, Ali Yanatma galip. Onu da belirtelim. Faruk Mutkan. Tanju Gemici İbrahim Çoraman'ı mağlup etti. Orhan Okulu'nun sol alt kadrajda baskısı söz konusu. Serhat Balcı ataklarını hep savuşturdu. Mehmet Yeşil itirazlarda bulunuyor bu arada. Bu arada işte sonuca gidiyor. Hüseyin Gümüşalan Salih Durum'u mağlup ediyor. Mehmet Yeşil galip. Faruk Mutkan kas kanadıyla kazandı. Hüseyin Gümüşalan Salih Durum'u mağlup ederek 3. tura çıktı. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Değil mi Recep? Yani buna bir keçi dikmesi diyebileceğiz mi? Kas kanadı, net bir kas kanadı. Az önce keçi dikmesi, şimdi kas kanadı, patlangoç oyunları, arka arkaya oyunlar denedi. Çok keyifli gerçekten de yağlı güreş adına güreş severleri keyiflendiren müsabakalar, oyunlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan yoluna dolu dizgin devam ediyor 3. turda. Son 32'de. Bir hatırlatalım mı? Kimler kazanmış şu ana kadar? Şener, sen gerçekten çok iyi takip ediyorsun Çayır'ı. Bir de bir hatırlatma yap bakalım. Evet değerli güreş severler, Mustafa Doğan Özkaya, Kaan Kaya karşısına galip geldi. Kimler kazandı onları sayalım şimdi. Evet, Mustafa Doğan Özkaya, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil, İsmail Koç, Tanju Gemici, Ali Yanatma, Ertuğrul Dağdeviren, Yusufcan Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım, Mustafa Taş, Enes Doğan, Süleyman Başer, Faruk Akkoyun, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen, Yıldıray Akın, Mustafa Batu, Ünal Karaman. Şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran başpehlivanlar işte Şener Sar. Çok güzel aktardı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Alt boyları da konuşacağız ama şimdi 3 müsabakaya odaklanmış durumdayız. Orhan Okulu Serhat Balcı müsabakası ve Recep Taslak Feyzullah Aktürk mücadelesi.
üçlü ekranda alttaki bölümde Recep Taslak'la Feyzullah Aktürk. Şu anda Feyzullah Aktürk ekranlarınızda sağdaki başpehlivan. Recep Taslak rakibinin üzerine gidiyor. Feyzullah Aktürk uzak tutuyor kendisini. Paçaya doğru hamlesine izin vermedi. Kendisi de paçayı bulamadı. Hamza Köseoğlu iyi kaçtı. İsmail Balaban'ın paçaya hamlesine. Dizleri üzerinde bu arada Recep Taslak. Üste Orhan Okulu Serhat Balcı solda, İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu sağda, Recep Taslak, Feyzullah Aktürk mücadelesi. Özellikle Feyzullah Aktürk açısından yakından takip edilen bir karşılaşma. Puanlama anını bekliyor hiç kuşkusuz. Puanlama bölümünü en iyi olduğu bölümde. Recep Taslan daha çok risk alması gerekiyor. Puanlamada çünkü çok üstün. Feyzullah Aktürk. Evet. Orhan Okulu Serhat Balcı'nın üstüne gidiyor. Yine geri adımladı Serhat Balcı. Kasnaktan yakaladı Orhan Okulu. Başını da iyice bastırarak üstünlük arayışında. Hiç yere inmedi değil mi? Hiç inmedi. Hatta birçok kez karşılaştılar. Güreş stilleri birbirine çok zıt ama Serhat Balcı hiç mücadeleden vazgeçmiyor Faruk Mutkan, biliyor musun? Birçok kez karşılaştılar ve hiç galibiyet belki ama her mücadelede de terinin sonlanmasına kadar güreşiyor. Belki bir açığını bulurum, bir boşluğunu bulurum, yenerim diye. Hiç vazgeçmeyen bir yapıya sahip Serhat Balcı. Bence gençlere örnek oluyor. Recep Kara Erkan Taş mücadelesinde Erkan Taş üstte. ...2024 Kırkpınar başaltı birincisi Erkan Taş. İsmail Balaban da paçaya doğru hamlelerde bulunuyor ama Hamza Köseoğlu şu ana kadar iyi korudu. Erkan Taş, Recep Kara müsabakasında ayağa kalktı her iki başpehlivanda. Tabii Recep Kara çok büyük bir tecrübeye sahip, orada nasıl savunma yapılacağı, nasıl kapatılacağı hususunda daha öndeydi. Şimdi ayakta devam ediyor. Burada da Er Meydanı'nda müsabaka. Recep Kara gücünü, kondisyonunu damla damla adeta çayıra yansıtabilen çok tecrübeli. Ben hep söylüyorum, Ahmet Taşçı efsanesinden sonraki en kariyerli başpehlivan Recep Kara Ordu Ünlü. Bu defa da Hamza Köseoğlu biraz İsmail Balaban'ın üzerine gitti ama iyice bastırıyor yere doğru Orhan Okulu rakibinin kafasını. Kasnağında bırakmıyor, paçaya yönelmesine ise izin vermedi Serhat Balcı. Recep Taslak şimdi bacaktan bir yakaladı Feyzullah Aktürk. Feyzullah Aktürk de kasnağı kaptırmama amacında.
Hamza Köseoğlu'na ikinci ithar geldi bu arada. İsmail Balaban'la yaptığı mücadelede kritik noktada. Bu defa Recep Kara yükleniyor. Erkan Taş dizledi. Feyzullah Aktürk yakaladı Kasnak'tan yine. Çift el asılma çabasında. Serhat Balcı'nın da ikinci itibarı var. Orhan Okulu karşısında itiraz ediyor ama ikinci kez geri adımladı bu şekilde. Sonrasında meydanın ortalarına doğru getirildi başpehlivanlar. Biliyorsunuz Orhan Okullu ve Serhat Balcı 2023 yılı Kırkpınar'ında yarı finalde karşı karşıya gelmişlerdi. Orhan Okullu o karşılaşmayı kazanmıştı. Yıldıray Pala galip geldi. Seçkin numara Osman Bey müsabakasında seçkin numara 2 ithara geçti. Artık ithtarlar da iyice arttı. Furkan Durmuş altına üstünlük sağladı Yıldıray Pala. Geçtiğimiz yıl daha iddialıydı. Furkan Durmuş altını nasıl değerlendirirsiniz? Bu sezon gerçekten Faruk Mutkan bir çıkış bekliyorduk kendisine ama geçen seneki sakatlığını atlatamamış gördük. Bugün de performansı karşısında geçen senenin yarı finalistiydi. Sive Enerji Güreş Ligi'nden çıkan Yıldıray Pala bu sene iyi bir çıkış yaptı ve müsabakanın genelinde baktığımızda çok üstün bir Yıldıray Pala vardı Furkan Durmuş Altın karşısında. Furkan Durmuş Altın sakatlığı tam olarak atlatamadı. Eski performansında değil. Çok genç, 22 yaşında Yıldıray Pala, Samsunlu. Geçtiğimiz yıl Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ikinciydi baş altında ve bu şekilde başpehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde etti. Boy atladı başka ifadeyle. Burada birinci olarak terfi etmişti. Bu sayıyı çok sevdiğini söyledi. Ve Furkan Durmuş altında saf dışı bıraktı. Kurtdere Meydanı onun için çok anlamlı. Gerçekten de özel, ne güzel detaylar bunlar. Başpehlivanlıkta puanlama saati geldi. Puanlamaya geçilecek. Şimdi bir soluklanacak başpehlivanlar önce. Küçük oyna, küçük olur, 64 pehlivan. Allah Allah, eyvallah. Muhammed Resulullah, yiğit Türk azmanlarına, Allah muhteşemde gelin maşallah. Haydi pehlivan, Allah rahmet eylesin. Sevgili Recep Tosun, bu arada doğum gününü kutlayan arkadaşlarımız var, mesajları var. Doğum gününde bu arada kutlu olsun diyelim. Recep bize böyle bir sürpriz yaptı. Bilseydik buraya pastayla gelirdik ama gerçekten teşekkür ediyorum. Benim için en büyük Allah uzun ömürler, sağlıklı çocuklarınla, annenle, babanla, çocuklarıyla, eşinle mutlu bir hayat diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Benim için de en büyük ödül devletimizin en güçlü, prestijli kanalında Atasporumuz güreşe hizmet etme noktasında bu şansı bulabilmek. Tabii 17 Ağustos Kocaeli depreminde hayatını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bugünün belki en başta söyleseydik daha doğru olurdu. Ne güzel sen hatırlattın. Sen de yani biz birbirimize, sen İzmitlisin, ben Karamürsel'lisin, ben Adapazarlıyım. O günleri yakından biliyoruz, hatırlıyoruz. Allah tekrarından saklasın. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Tabii bir de orada depremden etkilenerek hayatlarına devam eden çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da Allah kolaylık versin. Amin. Büyük acıları yüreklerine gömerek hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Allah bir daha bizlere bu tür büyük afatlar ve acılar yaşatmasın inşallah. Furkan Durmuş Altın çok üzgün görünüyor. Yerde, evet. Hemen şurada köşede. Evet, beklediğini bulamadı. Evet. Hasan Cengiz Orhan Okulu'yu hazırlıyor puanlama güreşine. Ben Recep Taslan'ı merak ediyorum. Sabırla bekledi. Çok güreşe
girmedi. Sanki puanlamada bir sürpriz yapabilir mi Feyzullah Aktürk gibi dünya minderlerini kasıp kavuran bir pehlivana karşı? Recep Taslak bu sene bir çıkış yaptı. Recep Tosun, yani performansında bir artış var. Geçen seneden nazaran iyi bir Recep Taslak izliyoruz bu sene. Tabii ki bu yağlı güreşte, pehlivanlıkta iyi çalışan, iyi hazırlanan, performansını devamlı bir seviyede tutan sporcu her zaman başarılı olur. Sezon başından beri de Recep Taslak iyi bir durumda. 6 kürsüsü var. Bir de başpehlivanlığı var bu yıl. Havza'da, Samsun'da başpehlivanlık elde etmişti Recep Taslak. ...2022, 2023, 2024 Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk. Müthiş bir kariyer, 92 kiloda. Aynı zamanda da 2023'ün dünya şampiyonu Feyzullah Aktürk. Evet, Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban puanlaması başladı. Evet, çok var emeğinizde. Bu fırsat düşüncelerinizi İslam'da olanlarına göre İsmail Balaban işte ekranlarınızda, daha solda. Hamza Köseoğlu sırtı dönük. Recep Taslak Feyzullah Aktürk müsabakası sağda, altta Recep Kara, Erkan Taş mücadelesi. Henüz başlamadı puanlama bölümü. Orhan Okulu Serhat Balcı karşılaşmada solda, üstte. Bu arada Feyzullah Aktürk rakibinin üzerine gidiyor. Recep Taslak uzak tutma çabası içerisinde kendisini. Şimdi tam bir serbestçi güreşine dönmüş durumda müsabaka neredeyse. Minderdeki gibi. Bu elbette Feyzullah Aktürk'e bir avantaj sağlayabilir. Tabi ama Recep Taslak da tecrübeli bir başpehlivan. Ben Feyzullah Aktürk'ü merak ediyorum önümüzdeki hafta. Sert bir elense. 25 Ağustos'ta hem Ankara Keçiören'de çok büyük ödül bir Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşi var. Hem de Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı yağlı pehlivan güreşleri var. Bakalım hangisini tercih edecek? Kendi alanını mı, dalını mı? Yoksa yine yağlı güreşi mi tercih edecek? Hep birlikte göreceğiz. Sence bir öngörüm var mı? Nereye gider? Ya yağlı güreşi başka seviyor Feyzullah Aktürk. Bana tercih ederse şaşırma. Ha burası da benim alanım evet deyip Karakucak'ta da hem de yani Taha Akgül adına düzenlenmiş bir organizasyonda alacağı bir yer altın onun için büyük bir hatıra. Kariyer mutlaka. O da prestijli bir organizasyon ama dediğim gibi yağlı güreşi tercih ederse hiç şaşırmayacağım. Bu arada Nedim Gürel, Abdullah Güngör karşısına galip geldi. Puanlamada üstünlük sağladı Nedim Gürel. Abdullah Güngör'e. Feyzullah Aktürk'ten sert bir elense. Abdullah Güngör, Nedim Gürel sabahında başpehlivan Nedim Gürel. Erkan Taş, Recep Kara'nın geri adımlamasını sağlama çabasında. Geri adımlayan bir başka güreşçi de Recep Taslak. Hamza Köseoğlu uzak tutuyor rakibini. Orhan Okulu da yine Serhat Balcı'nın geri adımlamasını sağlıyor. 2 iter olduğunu hatırlatalım. Bir kez de paçadan yakaladı Serhat Balcı bir an. Ama sonuca gidemedi. Feyzullah Aktürk daha aktif görülüyor. Puanlama bölümünde daha güvenli görülüyor ayrıca. Orhan Okulu bir kez daha yüklendi. Serhat Balcı'nın bir an dengesini bozdu. Şu anda ekranlarınızdaki 4 müsabakada kızışmış gibi görülüyor. Biraz Recep Kara, Erkan Taş değil mi Recep? Evet. Daha az, daha düşük tempolu. Ama orada da Erkan Taş'ı dikkatle takip ediyoruz. Büyük bir tecrübe karşısında iyi bir performans ortaya koyuyor. Dizleri üzerinde bu an. Ali İhsan Batmaz galip bu arada. Arkasına geçme çabasında.
Ama sonuç alamadı. Ayakta devam edilecek diyor müsabakanın hakemi. Önder Gürmez, Çaylar'ın A klasmanındaki önemli hakemlerinden biri. Ali İhsan Batmaz mı demiştiniz Şener Sar? Yunus Emre Yaman'a karşı galip geldi. Yunus Emre Yaman genç güreşçi, bu defa ilk turda kaldı. ...2023 Kırkpınar başaltı üçüncüsüydü. İlk başpehlivanlık yılı Hamza ve İsmail Balaban Hamza Köseoğlu'nu yıprattı. Geri adım atarak itiraz ediyor ve sonunda kazanıyor. 3 ihtardan sonra ilk turlarda, bu turlarda bu kararları çok rahat veriyor. Aslında belki daha erken bile verilebilirdi bu pasif kararı, 3. pasif kararı. Osman Kan galip Semih Turgut karşısında. İsmail Balaban'dı galip. Ekranlarınıza da yansıdı. Rakibine 3 ihtar verdirdi İsmail Balaban. İşte Erkan Taş, Recep Kara müsabakası. Osman Aynur Seçkin Duman mücadelesi yerini aldı. Dalma teşebbüsü, boydurukla karşılık paçadan yakalamış durumda. Seçkin Duman sürüyor. Şimdi yüklendi. Osman Aynur kazanıyor. Osman Aynur Seçkin Duman'ın hamlesi söz konusuydu. Evet, Seçkin'in son hamlesi orada. Osman Aynur itiraz ediyor. Güreş alanının dışına taştığı gerekçesiyle. Bakalım kule ne karar verecek? Recep Tosun, oyun içeride başladı yalnız. Oyunun bu kurallarda devamlı konuşulan bir oyun. İhtar puan mı acaba? Bu da olabilir. İhtar puanı. Çünkü orada oyun içeride başlıyor. müsabakayı sonuçlandırmak üzere Orhan Okulu kazanıyor. Bastırdı. Sağ alt kadrajda da Feyzullah Aktürk Recep Taslı'ğı bastırarak mağlup ediyor. Arka arkaya geliyor galibiyetler. Serhat Alıcı Orhan Okulu müsabakasında başpehlivan Orhan Okulu galip. İşte burada Orhan Okulu'nun yenişi, galibiyeti, üstünlüğü, bastırması. Hemen arkasına geçti ve sonra bastırarak puan aldı. Bu puan da onun bir üst tura yükselmesini sağladı. Son 32'de. Adını 3. tura yazdırdı Orhan Okulu. Osman Aynur'un itirazı söz konusu. Son anlar Seçkin Duman'ın. Şimdi VAR incelemesi de yapılıyor orada. Tam profesyonel anlamda federasyonumuz bu güreşleri, özellikle lig güreşlerinde futbolda olduğu gibi yağlı güreşte de çok güzel bir sistem kurdu. Böylece VAR sistemi kule hakemleri için büyük bir destek oluyor. Erkan Taş Recep Kara arasında geçen müsabakada başpehlivan Recep Kara'ya 1. ihtar verilmiştir. 1. ihtar oldu Recep Kara'da bu arada. Feyzullah Aktürk Recep Taslı arasında geçen müsabakada başpehlivan Feyzullah Aktürk galip. İşte Recep Kara, Erkan Taş, Osman Aynur Seçkin Duman müsabakası. Osman Aynur'un itirazları devam ediyor. Kazanan VAR incelemesi sonrasında belli olacak, netleşecek. Erkan Taş çifter kasnaktan yükleniyor. Sonra Elense aktif güreşiyle tecrübeli rakibini pasif düşürdü. İhtar almasını, uyarı almasını sağladı. O anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza işte. Burada kaçırmış. Ayağa kalktığında her şey orada başladı aslında. Şimdi arkasına geçmiş ama acaba... Burası değil. Biraz daha ileride. Tek eli yerde sadece. Hayır, paçayı alacak şimdi. Evet, daldı. Sol eliyle paçayı yakaladı. Sağ elini bırakacak. Bakın buradan budadı sanırım. Evet, budadı. Kazanmış görünüyor.
Kesinlikle ben bu hem minderde hem yağlıda konuşulan tartışılan konulardan bir tanesi bu. Faruk Mutkan kesinlikle oyunun içeride başlaması, dışarıda sonuçlanması ne olursa olsun içeride başladığı için oyun geçerli olması gerekiyor puanın. Minderde öyle zaten. Minderde böyle değil mi? Aynı Minderde kural. böyle zaten. Minderde de böyle. Eğer oyunu minder içinde başlatıp minder dışında sona erdiriyorsan puan. Tabii ki yani zaten o devam etmesine izin verme sadece. Tabii bu puanlama müsabakası olduğu için bu bölüm. Çünkü Yani burada bir itme yok. Burada başka bir şey yok. Çünkü oyunu sonlandırmak isteyen bir sporcuyla dışarı çıkan bir sporcu var burada. Bunu çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Burada hem var hakemlerimiz burada, değerli kule hakemlerimiz burada. Ama devamlı seminerlerde konuşulan konu bu. Oyunu başlatmış durumda. Osman Aynur Seçkin Duman müsabakasından sonuç bekleniyor. İnceleme sonrasında karar netleşecek. Seçkin Duman galibiyet bekliyor. Osman Aynur itiraz ediyor. Kemal Şahin bu arada galip. Ben Osman Aynur gibi tecrübeli bir başpehlivanın burada itiraz etmesine neden arıyorum? Çünkü çok tecrübeli bir başpehlivan. Bakın gördünüz mü? Yani boşuna itiraz etmez. Bir pehlivan yendiğini de bilir, yenildiğini de bilir. Burada itiraz etmesinin nedeni neydi? Tam olarak hakimiyet mi oldu, orada kol bastı mı oldu, güreş sahası bittiğinden dolayı mı, alanı bittiğinden dolayı mı? Müsabaka Osman Aynur devam ediyor. kolay kolay itiraz etmez. Bunu da söyleyeyim. Benim 30 yıllık er meydanlarında birçok kez güreştim. Kırkpınar'da da yarı finalim var. Kolay kolay itiraz etmez. Yendiğini de bilir, yenildiğini de bilir. Recep Kara ikinci kez ihtar gösterdi, gördürdü Erkan Taş. Yani Osman Aynur'un itiraz etmesinde mutlaka geçerli bir sebebi vardı. Onu inşallah kendisinden alırız. Tur arasında, röportajlarda ya da. Bu arada Erkan Taş, Mustafa Taş'tan daha mı farklı? Bu arada bir kez de Osman Aynur şimdi sonuca gidiyor. Gitme çabasında. Seçkin Duman kaldı Seçkin kol bastı Duman. yaptı. Ama her an kırılma yaşanabilir. Ayakta ortada devam ediyor. Her an sonuç çıkabilir. Oraya dikkatle takip edelim ama Erkan Taş'ın da Mustafa Taş'la karşılaştırmasını da ayrıca merak ediyorum. Aklımda orada kaldı. Onu izlerken onu değerlendirirsin ya Recep. Sen ne diyorsun? Mustafa Taş, Erkan Taş karşılaştırması yapılırsa var mı farklılıkları, benzerlikleri? Bu arada beline girdisi Osman Aynur her an puan alabilir. Kaydı, toparlanmak istiyor Seçkin Duman. Evet. Kazandı. Tam hakimiyet. Osman Aynur neredeyse kaybettim derken kazanıyor. Osman Aynur kalibresinde ancak bir başpehlivan bu tür geri dönüşe imza atabilirdi. Kurtdereli Mehmet Er Meydanı'nda. Seçkin Duman da kazandım derken yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bu kez itiraz sırası da ona geçiyor. Burada bir tabii ki Seçkin Duman üzerinde baktığımızda bir tabii ki beklenti vardı. Çünkü tabii o demoralize oldu. Çok net. Tabii ki burada demoralize oldu. Çünkü o da biliyor ki içeride yapılan oyunların başlangıcında eğer kontrollü bir şekilde dışarı çıkış olduğunda kesinlikle yani oyun sonuçlandıysa onu geçerli olması gerekiyor ama tabii ki yukarıda hakemlerimizin son kararı, onların tabii ki kararına bizler de tabii ki uymak zorundayız anlatırken de. Merakımı giderecek misin Recep? Tabii ki ikisi de çok farklı özelliklerde başpehlivanlar. Hem Mustafa Taş hem de Erkan Taş. Ama Mustafa Taş'ı ben yani bir Erkan Taş'ın 2-3 gömlek üzerinde görüyorum. Biraz daha önde görüyorsun. Bayağı önde görüyorum. Erkan Taş'ın winner yönü biraz daha eksik. Bunu geliştirilmesi gerekiyor. Mustafa Taş tam winner bir güreşçi. Yani her an her şeyi her yerden yapabilecek meziyette. Bu her sporcuda, bırakın her güreşçide, her sporcuda olacak bir meziyet değil. Mustafa Taş çok farklı. Erkan Taş da yalnız Recep Kara karşısında özgüvenli güreşiyor. Yani şimdi yaş itibariyle Recep Kara artık son demlerinde ve tamamen pehlivanlık karakteriyle ayakta duruyor. Şimdiye kadar Mustafa Taş eğer bu şekilde başa çıkmış olsaydı tempolu bir güreş sonrasında çoktan galibiyet elde etmiş olabilirdi. İkinci gün büyük yapılayı üçüncü durum safhaları son 32 gün var. Manisa Akhisar Göçeri güreş sahamız. Sunma dediği görev kurulu başkanı iş insanı sayın
Şunu net bir dille ifade edebilirim. Erkan Taş çok sabırlı bir başpehlivan. Ve kondisyonuna, dayanıklılığına çok güveniyor, çok inanıyor. Ama tabii el becerilerini de artık bu tür üst düzey kapışmalarla geliştirmesi gerekiyor. Bunun için büyük bir çaba gösterecektir. Özellikle kış sezonlarında. İşte Recep Kara Erkan Taş karşılaşması. Ekranlarımızda şimdi solda başını rakibinin göğsüne dayayıp geri adımlamasını sağlamaya çalışan Erkan Taş, Recep Kara çok tecrübeli bir güreşçi. İşte bir kez daha yüklendi Recep. 2 adım attı geriye ama daha fazlasına olursa şimdi 3. ihtar alma tehlikesi de var Recep Kara için. 2 ihtarı var zaten şu anda, uyarıyor müsabakanın hakemi. 2004 Kırkpınar başpehlivanı olduğunda en genç başpehlivan unvanı elde etmişti. 20 yıl önce bu rekoru eline geçirdi ve kırabilen olmadı. Uzun yıllarda olmayacak gibi gözüküyor. Erkan Taş'ın ara ara paçaları hamlelerini gösteriyor ama Recep Kara orada çok soğukkanlı duruş gösteriyor. Murat Aldan Denizli Beyaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hocalar Başkanı'na görüşüyor. Dalma teşebbüsünü sağlam karşıladı. Yalnız çok hareketli Erkan Taş. 2 ihtar olduğunu bir kez daha hatırlatalım bu pozisyonda. Çünkü geriye doğru adımlıyor şimdi yine. Her an 3. ihtar da gösterilebilir. İsmail Balaban o şekilde kazanmıştı. Kuleyle temas halinde müsabakanın rakibi yine Er Meydanı'nın biraz daha ortalarına doğru taşıdı müsabakayı. Erkan Taş ekranlarınızda. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Yağlı Güreş'teki Başkanımız Sayın Ahmet 25. Kumru Düzoba güreşlerinde, Ordu'daki organizasyonda ve İstanbul'daki 9. Arnavutköy yağlı güreşlerinde kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Baş altından 1. çıktıktan sonra 2024 Kırkpınar'da Erkan Taş. Bu arada Özkan Yılmaz Bekir Eryücel karşısında galip gelerek adını bir süre yazdırdı. Özkan Yılmaz kazandı, Bekir Eryücel'i mağlup etti. Bu arada bir yüzde verirsen A torbasında kura çekenlerin hemen hemen %80'i galip. Yani işte Feyzullah Aktürk, Alihan Atma, Yıldıray Pala, Kemal Şahin B torbasından gelip kazanan ve Cengizhan Şimşek. Yani Feyzullah Aktürk ve Cengizhan Şimşek'e herhalde şaşırmazsın diye tahmin ediyorum. Onların arasına işte Alihan Atma, Hüseyin Yıldıray Pala, Kemal Şahin de o isimlerini eklemiş durumdalar. Erkan Taş da yine B torbasından gelen bir başka başpehlivan Recep Kara karşısında rakibini zorluyor. Bakalım Osman Kan Semih Turgut müsabakasına ne oldu Şener Usta? Şener Sar. Osman Kan Semih Turgut karşılaşması. Osman Kan galip geldi. Adını bir süre yazdırdı. Sakatlığı vardı ama sakatlığına rağmen Osman Kan iyi mücadele etti. Puanlamada galip geldi. Üstünlük sağladı. 3. ihtar arıyor Erkan Taş. Artık bunun için yükleniyor gerçekten de belli. Puan alamayacağını. İsmail Balaban zaten bu şekilde alınca da fark etmiştir durumu yani. Buna götürülebilir, götür gider diye. Ama Recep Kara çok yıprattı Erkan Taş'ı, açık söyleyeyim. Evet, 3. ihtar sanırım. Artık gelecek gibi, yolda gibi. Evet. Sanırım Recep Kara da kabul etti, evet. Elini Recep Kara da kabul etti. Elini öpüyor Erkan Taş. Çok seviliyor bu detay. Çok ihtiyacımız var Faruk. Ama çok zorlandı Recep Kara.
Çok da zorladı Erkan Taş. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli bir genç başpehlivan Erkan Taş. Şimdi bir de Recep'in de hakkını verelim. Recep de 42 yaşında. Yani bu çayırda çok büyük bir emeği geçti. Sefer Sömer Sazı'na yaklaşıyor. Murat Konsolos'un Balıkesir Fısıldır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Yalçın Üncül de daha önce kazanmıştı. Şöyle bir baktığımızda devam eden müsabaka var mı diye. Sen doğum günün kutlu olsun. Benden daha gençsin ama gözlerin daha da keskin dolayısıyla var mı? Er Meydanı'nda başka müsabaka Recep Tosun? Hayır, baş pehlivanlıkta kalmadı ama alt boylarda eleme turları olanca hızıyla devam etmekte. Recep Kara. Evet. İlk turda yeniliyor. Ve ilk tur müsabakaları da bu şekilde, ikinci tur müsabakaları da düzeltiyorum. Bu şekilde tamamlanıyor biz. Mustafa Doğan Özkaya, Ali Gürbüz, Fatih Atlı. İşte kazananlar ekranlarınızda. Fatih Atlı, Mehmet Yeşileşil, İsmail Koç, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Ali Yanatma, Yıldıray Pala, Ertuğrul Dağdeviren, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Yusuf Can Zeybek, Ali İhsan Batmaz, Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım, Mustafa Taş, Enes Doğan, Orhan Okullu, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Kemal Şahit, Faruk Akkoyun, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Recep Kara, Erkan Taş kazandı. Recep Kara Erkan Taş mücadelesinde Erkan Taş kazandı. Osman Kan, Yıldıray Akın, Mustafa Batu ve Ünal Karaman karşılaşmayı galip bitirdiler ve adlarını 3. tura yazdılar. İlk 32 arasında kaldı bu pehlivanlar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Son 32 tur öncesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Atmosfer güzel, tribünler dolu, hava güzel ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de artık sona yaklaşıyoruz. Finale bir kala diyoruz. Gerçekten her şey çok güzel. Mükemmellik sınırlarında bir organizasyon. Bu nedenle hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Karasi Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel iş çıkarmışlar. Burada tabii ilk turlar da oldukça çekişmeli, heyecanlı güreşler oldu ama tabii bundan sonraki etaplar tabii artık iyice birbirine denk güreşçilerin birbiriyle mücadele edeceği turlar artık çok yakın. O noktada görünen o ki hakikaten çok heyecanlı güreşler bizi bekliyor olacak. İnşallah gelecek artık Eylül 6-7-8'e Elmalı'ya heyecanın taşındığı bir ortamı hep birlikte izliyor olacağız. Şunu sormak istiyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk sene biraz kafa karışıklıkları vardı. Bu sene biraz daha her şey taşlar yerine oturdu ve bir taraftan da bildiğim kadarıyla birçok belediye gelecek sene lige girmek için müracaatte bulunuyorlar. Beklediğimiz hedeflere ulaştık mı? Yani her anlamda soruyorum Türkiye Yağlı Güreş Ligi için. Muazzam bir talep var. Yani çok ciddi pek çok güreş, çok ciddi illerimiz, şehirlerimiz CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde yer almak için şu anda bize talepte bulundular. Bu bizi çok mutlu ediyor. Demek ki doğru yoldayız. Bu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ortaya kattığı sinerjiyi aslında herkese gösteriyor. Tabii bunu önümüzdeki çalıştaylarda güreş birliğimizle birlikte değerlendirerek hep birlikte bir toplanıp bunun planlamasını yapacağız. O planlama sonucunda daha güçlü, daha düzgün bir yapıyı, ligi çok daha etkili bir yapıyı nasıl oluşturur onun planlamasını yapacağız ama
Şimdiden bunun kesin bir ifadesini koymak istemiyorum. İnşallah bunu gelecek sene daha iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Bakın şu anda röportaj yapmaya çalışıyoruz. Oldukça zorlanıyoruz. Aynı zamanda yani bu tabii ana unsurlardan bir tanesi ama biraz önce pek çok izleyici bize bundan şikayetçi oldular. Televizyondaki izleyicilerimiz de bundan şikayetçi oluyorlar. Bunu en doğru şekle nasıl getirebiliriz? Hep birlikte planlamak zorundayız. Biz yağlı güreşimizi çok daha güzel, çok daha izlenir ve gerçekten geniş kitlelere çok etkili bir şekilde sunabilmek istiyorsak bizim bu planlamaları yapmak zorundayız. Şimdi bakın gerçekten şurada 5 dakikalık röportajımızı zorlanarak yapıyoruz. Sizin sorularınızı anlamakta çok güçlük çekiyorum. Siz muhtemelen beni anlamakta zorlanıyorsunuz. Acaba izleyenlerimiz beni duyabiliyor mu? Onun endişesi içerisindeyim. Onda bir şüphe yok. Onda şüphe yok mu? İyi o zaman. İş bitti, inşallah devam eder. Bundan sonra röportajlara çıkmadan önce Cazgır kardeşlerimize bir 5'er dakika bize müsaade edin diye herhalde rica etmek gerekiyor. Çünkü hakikaten sorularınızı anlamakta ciddi zorluk çektim. Kusura bakmayın bu anlamda. Eğilmek zorunda kaldım ama gerçekten bu tabii bizim klasik problemlerimiz. Muhteşem bir ortam var. Gerçekten muhteşem bir ortam var. İnşallah yarın akşam olduğunda hiçbir sporcumuzun sakatlanmadığı, emeklerinin hepsinin karşılığını aldığı, hak edenin kazandığı, hakemlerimize Allah hakem şansı verdi. Çünkü öyle bazen gri pozisyonlar oluyor ki onlar da zorlanabiliyor, yanlış yapabiliyor. Ve hakem hatasının olmadığı, bizlere yakışır, bu güzel organizasyona yakışır bir güreş organizasyonunu yarın itibariyle tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Ama cumartesi itibariyle kalabalık izdiham vardı burada. Bu da çok sevindirici bir unsur. Hatta biraz önce hem Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Akın'la hem de Mesut Başkanım'la konuştum. Seneye sahada ciddi güzelleştirmeler yapacaklar. Üçümüz birlikte değerlendirmeler yaptık. Ama onların tabii detayını biz onlara bırakalım. Biz burada neler yapacaklar ile ilgili belki müjde verirler, anlatırlar. Hakikaten çok istekle işlerine sarılıyorlar. Biz de onları elimizden gelen bütün desteğimizle destekleyeceğiz. Zaten devletimiz gerçekten son 20 yıl büyük bir seferberlik yaptı. Önce futbolda, arkasından basketbol ve voleybolda inanılmaz tesisler kazandırıldı. Tabii biz devlet iradesi olarak da belediyelerimizin bu güzel faaliyetlerinin yanında olmamız lazım, destek olmamız lazım. Olacağından da hiçbir şüphem yok. Gerçekten çok büyük tesisler kazandırıldı. Ben bu güzelliğin burada da devam edeceğine inanıyorum. Belediyelerimiz hareket edecek, devletimiz onları destekleyecek ve çok daha atasporuna yakışır tesisler içerisinde ve çok daha güzel bir ortam içerisinde yağlı güreşimizi yapmaya devam edeceğiz inşallah. Başkanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz birbirimizle zor duyuyoruz ama Kırkpınar'da bu sene formatta değişiklikler yapıldı, bazı değişiklikler. Önümüzdeki sene için bizi sürprizler bekliyor mu Kırkpınar konusunda? Temelde bir sürpriz yok. Yani o Kırkpınar'da Kırkbaşı Pehlivan aynen devam edecek. Bunu ben her yerde söylüyorum. Artık o motto. O değişmeyecek. Yine o 32 ile ilgili şey gene devam edecek. Ama ondan sonraki yıllar için bir takım şeyler yapabiliriz. Hani Euroleague'deki wild card, hani bazı özel birkaç taneyi geçmeyen, onlarla ilgili belki planlamalar yapabiliriz. Yani renk katacak, yani heyecan katacak. Hani bazı büyük sakatlıklar olur, bazı önemli şeyler olabilir. Ama bunların değerlendirmesini Çalıştay'da hep birlikte tartışarak yapacağız. Ana şeyde bir değişiklik olmayacak. Şimdi torbada bir takım değişiklikler olabilir. Bazı revizyonlar olabilir ama Sivenergi Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şu anda heyecanını ortaya koyan, dinamizmini ortaya koyan temel felsefeyi asla değiştirmeyeceğiz. Bunu söyleyeyim. O temel felsefe bizim anayasamız devam edecek ama bizim de eksik yaptığımız, tam yapamadığımız, düşünemediğimiz bazı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Bunlarla ilgili
arkadaşlarımızla değerlendirmeler içindeyiz. Bu değerlendirmeleri yapacağız. Mesela şu anda şunu söyleyebilirim. Bu sene de bunun kararını almıştık ama uygulayamamıştık. Hasta sporcularımızla konuşmuştuk. Bana bir talep gelmişti. Şunu yapacağız, bunu şimdiden söyleyeyim. Şu anda mesela birinci turda, ilk turda AB grubu var, ikinci turda AB grubu var ya. İkinci turdaki AB grubunu gelecek sene Sivenergi'de kaldıracağız. Çünkü bu biraz heyecan azaltıyor. Bu tabii seri başı uygulaması için bunu yaptık ama birinci turda AB'yi yapacağız. Yani ilk 64'e düşmede AB yapacağız, o koruyacağız. İkinci turda, çünkü bunun kararını aslında almıştık biz. Ama sporcularımız yarı yolda statüyle ilgili dava açınca hukuken bir yargının sürdüğü bir aşamada bizim tabii o konularla ilgili bir değişiklik yapmamız bizi yanlış anlaşılmaya götürür. Yargı organı nezdinde bir hatalı duruma düşürür diye biz bunu bekletmek zorunda kaldık. Hatta sporcularımız dediler ki başkanım yaparız demiştik ama biz size sizin dava açacağınızı bilmiyorduk dedik. Yani kalkıp hem bizden bir talepte bulunuyorsunuz hem dava açıyorsunuz. İkisi bir arada olmaz. Doğru mu? Biz bir düzeltme yapacaksak, karşılıklı anlayış içinde olacaksak o zaman o anlayışın sürmesi lazım. Arkadaşlarımız hukuki şeyini devam ettirme kararı aldı. Saygıyla karşılarım. Herkesin hukuku kendi düşüncesi içerisinde araması saygı duyulacak bir şey. Bizim bununla ilgili bir şeyimiz yok. Ama o zaman o vakit hukuk mücadelesinde bizim elimizi zayıf düşürecek, bizi zora sokacak düzenlemeyi de biz yapamayız. O anlamda söylüyorum. Ama gelecek sene bunu yapacağız. İkinci turda ABA olmayacak. İkinci turda sadece ilk 8 seri başı olacak. Üçüncü turda da ilk 8 seri başı devam edecek. Belki değerlendirmelerimize o üçüncü turdaki seri başını kaldırabiliriz. Yani sadece birinci turda AB, ikinci turda seri başı, ilk 8. Üçüncü tur seri başı olur mu olmaz mı? Bunu bütün güreş ailesiyle, güreş birliğiyle, sporcularımızla, bak hepsiyle birlikte otururuz. Seneye bunun planlamasını yaparız. Böyle bir değişiklik Sivenergi Türkiye Yağlı Güreş Ligi içerisinde olabilir mi? Olabilir. Buradan Kırkpınar'a yansımayla ilgili, torbalarla ilgili benim kafamda bazı planlar var. Ama bunları şimdi buradan açıklamayayım. Belki benim düşündüğümden daha güzel öneriler gelebilir. Bu birliğimizden gelebilir, sizlerden gelebilir, taraftarlarımızdan, izleyicilerimizden gelebiliyor çok güzel öneriler, sporcularımızdan gelebilir. Bunları düşüneceğiz ve planlayacağız. Seneye şöyle bir şey de mesela bu ön eleme ile ilgili yaptığımız değerlendirmede belki bu başaltıyla da ilgili bir ön eleme getirebiliriz. Çünkü başaltı da çok önemli bir boy. Bir ihtimal büyük ortaya da getirebiliriz. Yani orada şöyle söyleyeyim, bir sınırlı sayıda bir öneleme getirebiliriz. O Perşembe gün yaptığımız şeyde onlara da bir ek imkan, çünkü orada da sakatlıklar olabiliyor. Orada da çok değerli sporcularımız var. Ama hepsine yapmamız, takdir edersiniz, mümkün değil. O zaman bu işi sulandırmış oluruz. O zaman yapamayız. Ama belki büyük orta ve başaltı için bunu tartışabiliriz. Böyle bir sürpriz seneye olur mu? Olabilir. Ama bunu dediğim gibi bütün paydaşlarımızla bir tartışacağız. Paydaşlarımızla tartıştıktan sonra sporcularımızla da değerlendireceğiz. Gelecek sene inşallah uzun çalıştaylar yapılacak. Yani 3 günde uzundu da belki onu 5 gün, 6 gün, 7 gün yapacağız. Bakın, çünkü ben ilk yaptığımız çalıştayda meclis başkanı gibi oturmuştum. Bütün toplantıların hepsini dinlemiştim. O eleştirilmişti, böyle çalıştay mı olur diye. Amacım şuydu, herkesi dinleyebilmekti. Benim dışımda bir şey gelişmesin, her şeyden haberim olsundu. Geçen sene yaptık. Aslında çalıştayımızda önce bir ana unsurları koyduk. Sonra çalışma gruplarına dağıttık. Sonra karar aşamasında, siz de biliyorsunuz, oradaydınız. Herkesi çağırdık, gene teker teker oylama yaptık. Bunun nasıl yapılacağını yine çalıştayda Hazırun'a soracağız. Onlar nasıl isterlerse ona göre hareket edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler başkanım, sağ olun. Diyorum size de güzel yayınlarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Allah'tan yardım diliyorum. Bu zor şartlarda, sıcak var çünkü. Allah yardımcınız olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun başkanım. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ile beraberdik. Söz tekrar Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Sayın Başkan yine ne kadar bütün zamanını, bütün zihinsel faaliyetini yağlı güreşe
ve geleneksel güreşlere hasrettiğini biraz önceki röportajında da aktardı bizlere. Hep bunun için çalışıyor, çaba harcıyor. Sürpriz olarak değil dedi ama bazı ufak tefek değişiklikler yapılması ihtimali söz konusu dedi. Özellikle Kırkpınar'la ilgili olarak ve Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ile ilgili olarak. Ama bunun hepsinin de tek tek tüm paydaşlarla belki bir çalıştayda, ki o planlanıyor zaten, her yıl yapılıyor, konuyu açacağını ve önerileri açık olduğunu belirtti. Bakalım nasıl bir planlama olacak, hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek galiba. Perşembe günü yapılan o eleme müsabakaları bir başka heyecana neden olmuş gibi görülüyor. Bilmiyorum. O Perşembe günü de neredeyse Kırkpınar'a dair, biz ana tablo diye biraz tenisten ödünç alarak kullandığımız bir ifade vardı. O ana tabloya çıkma müsabakaları da sanki neredeyse Kırkpınar'ın bir parçası halinde algılanacak gibi görülüyor ki bu da genişletilecek gibi görülüyor. Bu heyecan artırması açısından da dikkat çekici bir başka detay. Ne diyorsunuz Şener Sar? Evet, bu sene Tarihi Kırkpınar Edirne'de Perşembe günü yapılan tabii ki musabakalar ilk 32'ye giremeyen sporcuların ön eleme mücadelesi. Tabii ki aynı heyecana devam edecek. Bu musabakaların tabii ki sporcular açısından dezavantajı da var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Faruk, bir dezavantajı olacaktır ama ben biraz da benim için, hani biz yayıncılar için o heyecanın artması açısından, izleyenler için o heyecanın artması açısından da değerlendiriyorum. Doğrusu bir taraftan da böyle bir durum da var. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Röportajlarımız sürüyor. Söz bir kez daha Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Baş pehlivanların son 32 turu karşılaşması öncesi röportajlarımıza devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel bir organizasyon. Tribünler dolu. Seyirciler burada. Baş pehlivanlar, alt boy pehlivanları tam anlamıyla bir şenlik yaşanıyor. 64. kez yaşanan bir organizasyon. İlk önce nasıl değerlendirirsiniz bir organizasyonu, buradan başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burası Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan da bizim gururumuz, onurumuz. Türk milletinin gücünü, dirayetini, kudretini gösteren atasporumuza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Gelişmesi, büyümesi için de elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği de başkanıyım. Ve bu atasporumuzu bütün Türkiye'ye yaymak için daha büyük katılımlarla, daha büyük etkileşimlerle, daha büyük teşvik edici durumlarla buluşturmak için bir seferberlik yapıyoruz. Bütün Türkiye genelinde. Atasporumuzu büyüteceğiz, sahip çıkacağız ve bütün Türkiye'nin her noktasına yayacağız. Şimdi Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu toprakların çocuğu, Kurtdere'nin çocuğu. Ve bu topraklar hakikaten bir cihan pehlivanı, bir cihan şampiyonu yetiştirmiş bir toprak. Balıkesir'imizde de hepimiz, ben de bu memleketin evladıyım. Balıkesir'imizde de Balıkesir'in pehlivanlar şehri olduğunu öteden beri biliriz, inanırız ve görürüz. Burada da bugün 1716 pehlivanımız yarışıyor. 76 baş pehlivanımız yarışıyor. Baş altında da 101 pehlivanımız var. Yani vatandaşımızın bugün daha cumartesi olmasına rağmen bütün tribünler dolu ve dışarıda da bu kadar insan var. Yarın da çok büyük bir kalabalık olacağını ve etkileşim olacağını, ilgi olacağını görüyoruz. Bundan mutlu oluyoruz. Evlatlarımız, çocuklarımız atasporumuzla buluşuyor. Misafirlerimiz var Türkiye'nin dört bir yanından. Onlarla birlikteyiz. Yani bu spor, bu atasporu hakikaten anlatılıp, yaşatılıp büyütülmesi gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz yerde bizim kendi bölgemizde bununla ilgili bir sonraki dönemde değişiklikler yapıyoruz. Altyapısıyla alakalı. Ve bu altyapıyı bir organizasyonla, bu birlik bünyesinde tekleştirerek bir model yaparak önümüzdeki süreçlerde 3 adet bu şekilde sahayı ortaya koyacağız ve bunun bir standardını geliştireceğiz. Şu anda bu standardın altyapısı için de hem federasyonumuz hem de birliğimizin üyeleriyle birlikte çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu atasporumuz çok daha iyi noktalara gelecek. Tabii burada hakikaten baktığınız zaman gelenlerin bu sene de mesela çimimiz gördünüz yani yerde müthiş bir iyi olduğunu söylediler. Beni de mutlu ediyor.
Yani buna destek vermekten dolayı da büyük mutluluk yaşıyoruz. Herkesi de Balıkesir'imize, Kuvayi Milliye'nin baş şehrine, Pehlivanlar şehrimize davet ediyorum. Başkanım, aslında ben şunu soracaktım. Tribünler dolu, seyirciler sığmıyor. Gelecek sene için bir planımız var mı? Büyütmek gerekiyor mu derken aslında siz girişini yaptınız ama tam müjdeyi vermediniz. Şöyle, önümüzdeki süreçte bu gördüğünüz türbinleri genişletiyoruz. Bu aşağıda kalan türbinlerimizi de diğerleriyle aynı noktaya getireceğiz. Ve hakikaten burayı altyapısını da sağlamış bir noktaya getirmek istiyorum. 12 ay boyunca çalışma yapılan, 12 ay boyunca yağlı güreşimizi eğiten bir noktaya getirmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmayı yaptık. Yol haritamızı belirledik. Şimdi de yol almak için başladık. Bakalım önümüzdeki süreçte her sene artarak devam edeceğine inanıyorum ve çalışıyoruz. Başkanım, son olarak şunu sorayım. Güreş konuştuk. Sadece güreş mi var Balıkesir'de? Diğer spor branşlarında durum nedir? Onu da söyleyeyim. Bakın bizim sadece güreş değil. Mesela atasporumuz güreşe bir kere ayrı bir noktaya taşıyorum. Futbol var. Basketbol var. Atçılığımız var. Okçuluk var. Baktığınız zaman normal güreşimiz var. Hepsi var. Ve bununla ilgili ben Balıkesir büyük bir coğrafyaya sahip. En uç nokta İstanbul'un 3 misli büyüklüğünde bir coğrafyamız var. En uç noktadaki evlatlarımızı ya merkezimize getiriyoruz ya da evlatlarımızın ayağına sporu taşıyoruz. Çünkü spor her türlü yönden iyi. Kötü alışkanlıklardan kurtuluyoruz. Evlatlarımızı sporla buluşturuyoruz. Ve bu konuda da çalışma yapıyoruz. Sadece biz değil, tüm belediyelerimiz, büyükşehir ve 20 belediyemiz bununla ilgili çalışma yapıyor. Ben de bu konuyu destekliyorum. Desteklemeye de devam edeceğiz. Buradan Balıkesir'den bu dönem olimpiyatlarda biliyorsunuz bir bronz madalya kazandık. Dün de o şampiyonlarımız buradaydı. Olimpiyatlara hazırlayan bir büyükşehir belediye sporu var. Ve bu imkanları o evlatlarımıza yayıp hem özendirici olup hem teşvik edici olup hem de onları farklı noktalarla motive edip taşımaya devam edeceğiz. Bu evlatlarımızı hem sporla hem tarihimizde hem kültürümüzde buluşturmak zorundayız. Burası Kuvayi Milliye'nin baş şehri dedim başlarken. Bu topraklar ilk kurşunun ve son kurşunun atıldığı topraklar. Bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Kuvayi Milliye'nin esası nedir? Milli birlik, beraberlik. Onun için kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayan ve Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden bir yönetim sergiliyoruz Balıkesir'de. Onun için bu milli birliği, beraberliği inşallah Balıkesir'den bütün coğrafyamıza yayıp bütün Türkiye'de huzurun, mutluluğun, birliğin, beraberliğin olduğu bir amacımız var. Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah bu amacımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bu amacı gerçekleştirmenin en önemli etkenlerinden bir tanesi spor. Öyle değil mi? Spor. O sporu da elimizden gelen her türlü desteği de veriyoruz. Sizleri de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve hepinizi de Balıkesir'in, güzel Balıkesir'i, Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir'imize davet ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. Eksik olmayın. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkürler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'la beraberdik. Söz tekrar Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Sayın Başkan'ın ifade ettiği olimpik sporcular. Onlardan bir tanesi kadınlar güreşin efsanesi. İlklerin sporcusu, ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit. İlk dünya şampiyonumuz, ilk Avrupa şampiyonumuz, ilk olimpiyatta madalya kazanan kadın güreşçi. Ve onun açtığı yoldan devam ediyor sporcular. İşte onun ilk örneği, devamı da mutlaka gelecektir. Buse Tosun Çavuşoğlu, o da dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, olimpiyat oyunlarında Paris'te bronz madalya kazandı. Olimpiyat madalyası da var onun. Devamının gelmesi spor alanında her branşta kuşkusuz en büyük dileğimiz. Fatih Ata'nın bir röportaj hazırlığı daha olduğunu görüyorum bulunduğum yerden. Sanıyorum hazırlar ve söz bir kez daha sizde Fatih Ata. Faruk Mutkan, teşekkür ediyorum.
tur karşılaşmaları öncesi röportajlarımız devam ediyor. Ev sahibi isimlerden birisi Karesi Belediye Başkanı Sayın Mesut Akbıyık'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Ahmet Başkan'la da konuştuk. Gerçekten güzel bir organizasyon. Seyirciler tribünleri doldurmuş durumda. Nasıl hazırlandınız? İstediğiniz sonuçlar çıktı mı burada? Beklentiler nasıl? Ve bir de şöyle bir durum var. Siz aslında bu köylüsünüz. Kurtdereli Mehmet'in köylüsünüz. Neler söyleyeceksiniz? Derler ya, aslı nesli Kurtdereli. Tam da öyleyiz. Annem babam bu köylü. Burada doğduk, burada büyüdük. Şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Bugün kendi köyümde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın güreşlerinde bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Belediye başkanı olarak bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Biz kültürel bir değer olarak yağlı güreşe hizmet etmek boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bizim mirasımız, bizim kimliğimiz, bunu bizden sonraki nesillere aktarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Böyle güzel organizasyon olduğunda, güreşler keyifli olduğunda da bizim mutluluğumuz kat kat artıyor. Yaklaşık 3 aydır Ahmet Akın Başkanımla plan yapıyoruz. Nasıl daha iyiye götürebiliriz diye. Birçok yeniliğe de imza attık. Kurtdereli Marşı'nı birlikte yaptık. Bu önemli. Sadece Kırkpınar'ın marşı vardı. Çeşitli ritüellerle hamam ritüeli, Elmalı'da olan, Kırkpınar'da olan, bu sene Kurtdere'de de olacak. Biz gençlere de bu sporu, yağlı güreşi sevdirmek istiyoruz. Onların kültürüyle kucaklaşmasını istiyoruz. O nedenle önümüzdeki yıl başkanım da söylemiştir, Ahmet Akın Başkanım. Gördüğünüz tribünleri de yenileyeceğiz. Cihan şampiyonunun şanına yakışır bir hale getireceğiz arenamızı da. Bu arada size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Yıllardır takip ediyoruz. Bugün de keyifli, güzel yayınlar yapıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum son olarak. Ahmet Akın Başkan'la da konuştuk Balıkesir özelinde ama Karesi'ye inersek, Karesi'de diğer spor faaliyetleri hakkında da yine bilgi alalım sizden. Bizim için hakikaten Kurtdereli Mehmet Pehlivan Karesi'nin her noktasına sirayet etmiş durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten övgü almış, sözleri onun tarafından meslek düsturu ilan edilmiş. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şanına yakışır faaliyetler yapma derdindeyiz. Karesi Belediyesi olarak da örneğin spor okulları açtık. Ücretsiz spor okulları. Bütün branşlarda Karesi'deki çocuklara kucağımızı açtık. Şu an devam ediyor bunlar. Ama öncelikle yağlı güreşe yeni neslin de sevmesi için gerekli adımları atacağız. Bununla ilgili köylerde eğitimler düşünüyoruz. Şunu çok önemsiyorum. Pehlivan yiğit demek. Edepli, ahlaklı pehlivanlarla biz bu sporumuzu daha ileriye götürebiliriz. Konuştuk, Gençlik Spor Müdürlüğümüzle eğitimler yapacağız. Her köyde arayışlara geçeceğiz. İnşallah sonuç alırız bu çalışmalarımızdan. O zaman umuyoruz ki seneye yeni stadyumumuzda daha geniş tribünler ve daha geniş bir seyirci kapasitesiyle tekrar birlikte buluşuruz. İnşallah. Şimdi geçerken sahayı selamlarken orada birçok kişi de aynı talepte bulundu. Yıllardır belediye yapmadan önce köylüler yapardı, bizler yapardık, muhtarlık yapardı. Ta o dönemlerden kalma tribünler maalesef. Bu tribünler yenilendi, aşağı tribün ve burası, ama İlk işimiz, başkanımla söz verdik. Güreş biter bitmez önümüzdeki yıl bu tribünleri yenileyeceğiz. Güreş severlere daha güzel, daha uygun ortam sağlayacağız inşallah. Teşekkürler Sayın Başkan, sağ olun. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet, Karesi Belediye Başkanı Sayın Mesut Akbıyık'la beraberdik. Söz son 32 turu için Faruk Mutkan. Teşekkürler Fatih Ata. Çok kısa bir değerlendirme yapalım istiyorum. Hazır Sayın Başkan, Karesi Belediye Başkanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan söz etmişken, Atatürk'ün Türk sporcusuna onun düşüncesini, onun düsturunu örnek göstermiş bir kişiden söz ediyoruz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan. Hüsnü Kaftan çok güzel anlatıyor efsane güreşçiyi. Bir kez daha anlatmasını rica edeceğiz. Şimdi Faruk, biz TRT'de 80'li yıllarda o zaman film kamerayla çalışıyorduk. Kurtdereli'nin bu köyüne geldik. Rahmetlinin kabri burada. 1939 yılında burada vefat etti ve mezarı hemen anıt mezarı çayırın kenarında.
yer alıyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Ailesiyle birlikte. Burada Annesi, tabii. Babası yine aynı şekilde. Şimdi 1896 yılında o zaman Osmanlı toprakları içinde yer alan Bulgaristan'ın Şumlu'daki Deli Orman bölgesinde bütün pehlivanlar gibi o da yetişti ve Osmanlı Harbi'nden Balkan Harbi'nden sonra buraya göç ettiler. Ailesiyle beraber göç etti. Ne başarıları vardı? Kurtdereli Mehmet Pehlivan gerçekten hem cihan şampiyonu denir. Onların dönemine Koca Yusuflara, Kara Ahmetlere, Kurtderelilere cihan şampiyonu. Bu unvanı nereden aldılar? Atatürk'ün bir övgüsü var ve onları da söyleyeceğim var. Faruk. Şimdi Kurtdereli Mehmet Pehlivan burada Türkiye'de çok güzel güreşler yaptı. Kırkpınar'da güreşti. Adını altın harflerle Türk tarihine mal oldu. Bu başarısı onu Avrupa'ya taşıdı. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da güreşler yaptı Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Orada cihan şampiyonluğu unvanını elde etti. Hatta bir rakibi vardı onun, Hintli Gulam. Gulam'la mücadelesinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan bunu güreşte yere attı ve omzu kırıldı. Hintli güreşçi Gulam'ın güreşi bıraktı ve ondan sonra da tekrar güreşmek için randevuleştiler ama Gulam İngiltere'yi terk etti ve oradan ayrıldı. Bir daha Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la karşılaşmadılar. Efsane olarak anlatılan. Efsane tabii bu efsaneler ve çok büyük. Mehmet Pehlivan Atatürk'ün şimdi şöyle söyleyeyim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Türk tarihine, Türk spor tarihine örnek olmuş bir sözü var. Ben her güreşimde arkamda Türk milletinin bulunduğunu düşünürdüm demiş. Ve onlar için güreştiğini tabii onlar için güreştiğini söylerdi. Yani onların şerefi için güreşiyorum ben demiştir bunu. Ve yıllar sonra Ankara'da Atatürk sağ. O zaman Ankara'da güreşler yapılıyor. Sanıyorum 1931 yıl olması lazım. Oradaki hipodromda, Ankara hipodromda o zaman sanıyorum güreşler yapılıyor. O sırada Atatürk de gelmiş güreşleri izlemeye. Bir bakıyor yukarıda kule hakemlerinin orada iri yarı bir adam oturuyor. Böyle kalıplı, diyor ki bu pehlivan kim diyor. Efendim diyorlar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Öyle mi diyor. Ondan sonra bunu manevi kızı Profesör Doktor Afet İnan'ın anılarından aktarıyoruz. Yani bu olayı yaşamış ve görmüş bir insan olarak kaleme aldı bunu. Profesör Afet İnan, Atatürk'ün manevi kızı. Ondan sonra diyor ki mahiyetine, köşke dönüyor rahmetli büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, diyor ki bana diyor bir çek yazacaksınız ama benim maaşımdan kesilmek kaydıyla İş Bankası'ndan 1000 liralık bir ödül hazırlatıyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu çeki hazırlatıyor ve bunu Kurtdereli'nin kaldığı Ankara'daki otele gönderiyor. Ve Kurtdereli'ye yazdığı mektupta, o da tarihi diyor ki sen buna ailenle, çoluğuna, çocuğuna bu ödülü için gönderiyorum. Sana, senin de bu sözünü Türk sporuna armağan ediyorum diyor ve bunu Türk sporcuları için düstur olarak kabul ediyorum. Ama çeki bozdurmamış. Bunu ben hemen tamamlayayım. Efendim? Çeki bozdurmamış. Ha, o da önce var. bozdurmak tabii, istiyor. Buraya almış çeki, gelmiş ama buraya. Ama çeki geriye istiyor çünkü Atatürk'ün imzası var. Tabii. Atatürk'ün imzası değerli şöyle orada. Olay da şöyle. O ödülü gönderdikleri İş Bankası o zaman Atatürk maaşını filan İş Bankası'ndan alıyor. Ama diyor ki bu parayı ben maaşımdan keseceksiniz diye de talimat veriyor. Kurtdereli bu çeki alıp buradaki bankaya geliyor. Veriyorlar bankaya. Hemen Kurtdereli'ye parayı ödüyorlar. Kurtdereli ayrılmıyor kasanın önünden. Niye ayrılmıyorsun diyorlar. Ben diyor çeki bekliyorum, geri vereceksiniz. Yok efendim, o çeki veremeyiz size. Çünkü onu biz aldık, size para olarak vereceğiz.
Ondan sonra da diyor ki ben diyor atamın şeyini diyor, anısını diyor burada bırakamam diyor. Parayı iade edip çeki tekrar alıyor. Yani işte ben güreşirken arkamda her zaman Türk milletinin şerefini düşünürdüm sözcüğünü Atatürk bir meslek düsturu olarak kaydedilmesini istiyor ve günümüze kadar bu Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bu sözcüğü geliyor. Teşekkürler Hüsnü Kaftan. Ne güzel aktardınız. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan söz etmesi keyifli. Müsabakaları sizlere aktarmak her zaman keyifli. Elimizden geldiğince, dilimizden geldiğince elbette Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde artık 3. turun kurasının çekilmesini bekliyoruz. İlk 2 tur tamamlandı. 32 baş pehlivan yoluna devam ediyor. Bugün ve yarın yapılacak müsabakalarla burada baş pehlivan belli olacak. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağı tamamlanacak. Ali Gürbüz'ün şampiyonluğunu ilan etmesi ihtimali var. Bu açıdan da son derece önemli karşılaşmalar bizleri bekliyor. O karşılaşmalar öncesinde başka müsabakaları daha önceki tarihlerdeki önemli finalleri hatırlayalım istiyoruz. İşte o önemli finallerden bazıları ekranlarınızda. Şimdi baş pehlivanların mücadelesinde henüz güreşçilerin birbirlerine yaptıkları oyun yok, üstünlük yol. Güreşin henüz başı, henüz 5 dakikalık bir süre geride kaldı. Aynı kulübün 2 güreşçisi ama ayrı bölgelerden güreşiyorlar. Ordulu Kenan Şimşek ve Samsunlu Şaban Yılmaz mücadele veriyorlar. Kazanan ilk kez Kırkpınar'da baş pehlivanlık unvanına ulaşacak. Cengiz Zengin Balıkesir ikinci. Davulcu kardeşlerimize hiç kimsenin hakkı yoktur. Kimseye haklı da haksız olsa atma adaya. Davulcular baş pehlivanlık güreşleri başladı. Final güreşi başladı. Siz de kalktınız ayağa. Söylediğim sözler herkes diyor ki aşk olsun. Davulcu arkadaşlar söyleyin. Zurnacılar da hazır olsun. Zurnacı kardeşlerimiz de ayakta devam ediyoruz. Cengaver'i vuruyorsunuz. Tam emin olsun. Evet, davula zurna da eşlik etmeye başladı ve baş pehlivanlık güreşlerinde final güreşinde baş pehlivanın belli olacağı müsabakada davul ve zurnada görevliler ayakta çalıyor sevgili seyirciler. Öteki müsabakalarda oturabiliyorlar ama baş pehlivanlık güreşlerinde ayakta olmak durumundalar. Kırkpınar saray içi sevgili seyirciler yıllar öncesine göre çok değişti. Eskiden 2-3 sıralı tahta türbünler, üstü açık türbünler vardı. Seyirci sayısı 1500-2000'i geçmezdi izleyen seyirci sayısı. Çünkü türbün kapasitesi o kadardı ama yıllar saray içini de çok geliştirdi. Şimdi gerçekten üstü kapalı, seyircileri güneşten koruyan ve seyirci kapasitesi de 20.000'i bulan bir mekan haline. Usta güreşçi Kenan Şimşek izlediğiniz gibi uzatmanın hemen ilk dakikalarında rakibini bastırdı ve tabi burada minder güreşi tecrübesinin de büyük rolü var. Güreş başladı. Baş pehlivanlık güreşi başladı. Ahmet Taşçı, Recep Kara, Kara Mürsel ve ordulu güreşçiler. 2 güreşçiye de başarılar diliyoruz. Hak edenin kazanmasını istiyoruz. Güzel bir mücadele bekliyoruz 2 güreşçiden. Genel özellikler açısından Ahmet Taşçı rakibine göre yaşı daha fazla olan bir güreşçi.
ve çayır geleneği daha ağır basan bir pehlivan. Recep ise minder kökenli bir güreşçi ama çayırdan çok uzak bir pehlivan değil. Daha genç, çok genç hem de. Recep Kara stil olarak daha hareketli rakibine göre ama Ahmet Taşçı kuvvetiyle, tecrübesiyle ve deminki kullandığım ifadeyi temkinli olmak vurgusuyla hatırlatmak istedim. Yani Ahmet de tabii ki yağlı güreş stilinin en hareketli güreşçilerinden ama iki güreşçiyi mukayese ettiğimizde böyle bir nüans olabilir. Edirne'yi dolaşırken hala güreşçileri için, güreşen yakınları için maddi manevi tüm fedakarlıklarıyla onların yanında olan, ağaçların altında yatan, ağaçların altında kanepelerde, çayırda piknik yapan aileleri görüyorsunuz ya da hepsinin bir ağası ya da bir sponsoru, destek veren bir kişisi var. Usta-çırak ilişkisinde yine meydanın kenarında çok hoş görüntüler görmek mümkün. Yani çırakların ustaları güreşirken bir ihtiyaçları söz konusu olduğunda hemen koşarak gelip yardım etmeye çalışmaları ya da ilişkilerindeki o saygı, sevgi seremonisini görmek bütün canlılığıyla mümkün. Normal tek dalış yaptı. Minderdeki gibi tek dalış yaptı ama çok süratli, tamponlu bir şekilde rakibi vurarak düşürdü. Yalnız tehlikeli pozisyonun kararında çok net bir şey söylemek mümkün değil. Yani sanki yengi oldu gibi ama Şimdi görüntüler ve burada bir belirsizlik yaşandı ama ardından kule hakemleri son kararı, nihai kararları verdiler ve bunun sonrasında Recep Kara 643. Tarih Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı oluyor sayın seyirciler. İşte büyük bir sevinç yaşıyor. Ve tabii sevgili seyirciler şu anda artık baş pehlivanlık mücadelesi de başlamak üzere. Baş pehlivanlık mücadelesinde Recep Kara, Ekrem Yavuz karşı karşıya gelecek. Görüntüde Ekrem Yavuz, Altınova, Yalova Altınova Belediyesi'nden güreşiyor. Rakibi Altınova Belediyesi'nden güreşiyor, Yalovalı. Kura çekimi başladı. Yusufcan Zeybek 21'i çekti. Orhan Okulu 11'i. O unutulmaz Ekrem Yavuz'un da yer aldığı finali elbette fırsatımız bulduğunda sonuna kadar izleme imkanına sahip olacaksınız. Ali Gürbüz kurasını çekiyor. Ali Gürbüz. Hüseyin Gümüşalan geliyor. Hüseyin Gümüşalan 15 numara. Serhat Gökmen geliyor. Ali Gürbüz 3, Hüseyin Gümüşalan 15 numaralı topu çekti. Serhat Gökmen 7 numara. İsmail Balaban geliyor. Serhat Türkmen 7. 32 baş pehlivan kura çekecek 3. turda. Evet, İsmail Balaban 19 numara. İsmail Koç geliyor.
Evet, İsmail Koç. 31 numara. Serdar Yıldırım geliyor. İsmail Koç 31 numarayı çekti. Serdar Yıldırım 5 numara. A grubunun kurası çekiliyor. Şu ana kadar herhangi bir eşleşme yok. İşte Serdar Yıldırım ekranlarınızda, Sakaryalı. Gelecek vadeden güreşçiler başpehlivanlar arasında gösteriliyor. Mustafa Taş kurasını çekiyor. Ali Gürbüz Mustafa Taş eşleşmesi. Mavi Ahlı geliyor. Mehmet Yeşil 6 numara. Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil. Fatih Aklı 27 numara. Osman Aynur geliyor. Fatih Atlı ile Yusufcan Zeybek eşleşti. Mehmet Yeşil, Serdar Yıldırım müsabakası izleyeceğiz. Osman Aynur 17 numara. Osman Aynur ve Orhan Okulu karşı karşıya gelecek. Yıllar öncesinden bir büyük rekabet hatırladım birden. Osman Aynur'la Orhan Okulu arasında. Eşleşmeye bir daha baksana. Ertuğrul Dağdeviren 30 numara. Enes Doğan geliyor. Evet. Enes Doğan 18 numara. Ali İhsan Batmaz geliyor. Ali Yaratma geliyor. Ali İhsan Batmaz 13 numara. Cengiz Han Şimşek geliyor. Ali Yaratma 28 numara. Erkan Taş geliyor kurasını çekmek üzere. Erkan Taş 1 numara. Cengiz Han Şimşek kurasını çekiyor. Cengiz Han Şimşek
32 numara. Özkan Yılmaz geliyor. Cengizhan Şimşek'le İsmail Koç eşleştiler. Özkan Yılmaz 14 numara. Süleyman Başar geliyor. Özkan Yılmaz, Ali İhsan Batmaz eşleşmesi. 3. turda. Süleyman Başar 20 numara. Faruk Akkoyun geliyor. Süleyman Başar, İsmail Balaban'la karşılaşacak. Feyzullah Aktürk geliyor. Faruk Akkoyun 2 numara. Feyzullah Aktürk kurasına çıkıyor. Faruk Akkoyun, Erkan Taş. Kemal Şahin geliyor. Feyzullah Aktürk 9 numara. Mustafa Batu geliyor. Kemal Şahin 29 numara. Mustafa Doğan Özkaya geliyor. Mustafa Batu 16 numara. Nedim Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüşalan mücadele edecekler. Mustafa Doğan Özkaya 24 numara. Osman Kan geliyor. Nedim Gürel 23 numara. Nedim Gürel ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi olacak. Tanju Gemici geliyor. Osman Kan 12 numara. Osman Kan, Orhan Okulu eşleşmesi. Ben biraz önce Osman Aynur'un 12 numarayı çektiğini söylemiştim ama düzeltelim. Osman Kan ve Orhan Okulu karşı karşıya gelecekler. Yalçın Üncül geliyor. Tanju Gemici 10 numara. Feyzullah Aktürk, Tanju Gemici karşılaşması. Yalçın Öncül 22 numara. Yıldıray Akın geliyor. Yıldıray Para geliyor. Yıldıray Akın 26 numara. Ünal Karaman geliyor. Yıldıray Para 8 numara. Yıldıray Pala ile Serhat Türkmen karşı karşıya gelecekler. Ünal Karaman 25 numara. Çok değerli baş pehlivanlarımız. Ünal Karaman Yıldıray'a yakın karşılaşması. Arz ediyorum. Evet baş pehlivanlar. Bu eşleşmelerde belli oluyor böylece. Kıymetli baş pehlivanlarımız. Baş pehlivanlarımızın 3. tur kura çekimlerini arz ediyorum. Erkan Taş, Faruk Akkoyun ile, Ali Gürbüz, Mustafa Taş ile, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil ile, Serhat Gökmen, Yıldıray Pala ile, Feyzullah Aktürk, Tanju Gemici ile, Orhan Okulu, Osman Kan ile, Ali İhsan Batmaz, Özkan Yılmaz ile, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu ile, Osman Aynur, Enes Doğan ile, İsmail Balaban, Süleyman Başar ile, Yusufcan Zeybek, Yalçın Üncül ile, Nedim Gürel, Mustafa Doğan Özkaya ile, Ünal Karaman, Yıldıray Akın ile, Fatih Atlı, Ali Yanatma ile, Kemal Şahin, Ertuğrul Dağdevren ile, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek ile. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızda.
Üçüncü turda müthiş bir eşleşme bizleri bekliyor. Ali Gürbüz ile Mustafa Taş karşı karşıya gelecekler. Kuşkusuz bu turun en dikkat çekici müsabakası bu olacak. Değerlendirme yapabiliriz hemen kısaca. Nasıl değerlendirebiliriz? Şampiyonluk iddiasındaki ve şampiyonluğunu burada ilan etme fırsatı sahibi olan Ali Gürbüz yönünde Mustafa Taş var. Mustafa Taş da bu sezon dikkat çekici performans ortaya koyuyor. Kırkpınar 2024 Kırkpınar başpehlivanlığı mücadelesinde finaldeydi. Evet, çok değerli. Mustafa Taş en çok finalde yer alan güreşçi bu yıl. Geride kalan tüm müsabakalar gözün önünde tutulduğunda 7 finalde Mustafa Taş. Sekapar CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan Seka Park Er Meydanı'nda kıpırdadı. Sezon başı sakatlık yaşamıştı. Kıpırdadı ve ben onun için de dip dalga tabiri kullanmıştım Kırkpınar özelinde. Ve çok güçlü bir şekilde Kırkpınar'a geldi. Karakterini, pehlivanlık karakterini ortaya koydu. Final yaptı. Finalden sonra da tüm yerel ve mahalli güreşlerde ya finalde ya da yarı finallerde. Dolayısıyla belki de Ali Gürbüz özelinde çekebileceği en zorlu kuraydı Faruk Mutkan, bunu belirtebilirim. Çok net bir ifadeyle. Bir de İsmail Koç Cengizhan Şimşek eşleşmesi benim dikkatimi çekiyor, bilmiyorum. Başka senin de mutlaka vardır diğer eşleşmelerden. Bu eşleşme çok özel çünkü ikisi de sonuca odaklı. Yani hücum güreşen, futbol tabiriyle hücum taktiğini benimsemiş iki özel isim. Yani defansif yönleri hiç yok. Dolayısıyla ekstrem bir oyunlar burada anlatıyor olabilirsin Faruk Mutkan senin özelinde. Osman Kan'ın sakatlığı var, Orhan Okulu rakibi. Özellikle Seka Park Er Meydanı'nda. Orhan Okulu'nun da vardı. Yani biraz daha o da hareketleniyor. Bu da bir başka. Şu anda bu düzelme açıdan da dikkat çeken. Yani %100 düzelmese de düzelme evresinde bunu her ikisi için de aynısı geçerli. Evet, ortaya koydu ama şöyle bir durum söz konusu. Orhan Okulu'nun belki de Kırkpınar'da demoralize bir şekilde geliyor olmasının en büyük mümessibi Osman Kan'dı. Çünkü Seka Park Er Meydanı'nda CV Enerji Yağlı Güreş'in 3. etabında puanlamada öyle bir yendi ki Orhan Okulu'nun bütün ezberlerini bozdu. Tekrar formatlamak durumunda kaldı kendini. Onu toparlaması da çok zor oldu. O yine bir rövanş niteliğinde bir müsabaka bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu açıdan da özel. Serdar Yıldırım'ın Mehmet Yeşil karşısındaki şansını nasıl değerlendiriyorsun? Ordu Aybastı Er Meydanı'nda kazanan Serdar Yıldırım'dı. Çok tempolu ve Mehmet Yeşil'in belki de hiç sevmediği güreş taktiği var. Çünkü çok dizleyerek, yani yağlı güreş tabiriyle yerden güreşen, altlardan güreşen, paçalara sıfırlardan güreşen çok yetenekli, lezzetli bir başpehlivan. Mehmet Yeşil daha çok güçlü, fizikli rakiplerine direnç gösterebilen, kıvraklığıyla da, o yumuşaklığıyla da bertaraf edip bittikten sonra tempolu hamleler yapabilen bir başpehlivan ama Serdar Yıldırım inanılmaz hareketli. Dolayısıyla çok ters geliyor. Orada Aybast'ta kazanan Serdar Yıldırım'dı. Bakalım Mehmet Yeşil bu havayı iyi sollayan bir başpehlivan. Kurtdere Mehmet Er Meydanı'nda çok büyük başarılara sahip. Bakalım neler olacak. Feyzullah Aktürk de Tanju Gemici ile karşı karşıya gelecek. Feyzullah Aktürk ilk tur müsabakasını puanlamada kazandı. İkinci tur müsabakasını puanlamada kazandı. İlk turda sırt aşağı yendi. Feyzullah Aktürk Tanju Gemici'nin silahlarını biliyor. Nedir o? Kündeyi yakaladı mı affetmiyor. Dolayısıyla dalışlarda çok temkinli olacak. Güreş puanlamaya giderse %100 kazanır ama Tanju Gemici de biliyor Feyzullah Aktürk'ün meziyetlerini. Puanlamaya gidememe noktasında altına yatıp dolanıp kündeye arayışı içerisinde olacaktır. Bu iki denklemli karşılaşma diyebilirim Faruk Mutkan. Ne güzel değerlendirdiniz. Hüsnü Kaftan, sizden de değerlendirme alalım. Şimdi Tanju'nun bilemiyorum tabii sakatlığı onu bu sene çok etkiledi. Hüsnü abi, alacağım değerlendirmenizi ama Fatih Atan'ın bir röportajı var. Hemen sözü ona aktaralım. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Başpehlivanlık son 32 turu birazdan başlıyor salavatlardan önce. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabındayız. Son bir etabımız kaldı demiştik. Elmalı Yağlı Güreşleri 6-7-8 Eylül'de inşallah Antalya Elmalı'da olacağız. Şimdi de iki değerli konuğumuz var. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'le beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Heyecanla sona yaklaşıyoruz. Elmalı güreşlerine az bir zaman kaldı. Evet. 5. etabını bugün
burada tamamlayacağız. İnşallah bundan sonra da 6. etabını 6, 7, 8 Eylül'de Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da devam edecek. Tabii Elmalı'da bu sene daha farklı, daha heyecanlı bir güreşlerimiz olacak. Lig şampiyonu inşallah Elmalı'da belli olacak. Ligin son güreşleri Elmalı'da olacak. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Kültür etkinliklerimiz bu yıl yine 4-5 güne yaydık. 4-5 gün yine kültür etkinliklerimiz olacak. Biz hazırlığımızı son gazıyla devam ediyoruz. O anlamda ben tüm seyircilerimizi, tüm güreş severleri 6, 7, 8 Eylül'de Elmalı'mıza Türk'ün ilk er meydanına davet ediyorum. İnşallah bu sene sürprizlerle dolu çok daha farklı bir Elmalı lig güreşi yaşayacağız. Başkanım, size tekrar döneceğim. Hasan Aydın'a dönmek istiyorum, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı. Başkanımın da belirttiği gibi Elmalı güreşlerine çok az bir zaman kaldı. Gerçekten Elmalı çok önemli bir noktada ve çok geleneksel bir güreş. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle bizim hazırlıklarımız bir ay önceden başladı tabii tarihinden ötürü. Hatasız kusursuz yapmamız gerektiği için başkanımızla beraber komite başkanımız, başkanımız olarak ben hazırlıklarımızı bir ay öncesinden başladık. Biliyorsunuz ben bu işin mutfağında yetiştim. Güreşçiyim. Türkiye'de bütün organizasyonlara katılmaya gayret ediyorum. Bilgi birikimlerimizi aktarmak istiyoruz tabii. Bu işin yönetici kısmına geçtiğimiz günden itibaren de Elmalı güreşlerini en iyi şekilde, çünkü sözümüz vardı başkanımızla beraber. Türkiye'nin en iyi güreşleri yapma adına bir söz vermiştik. Bu yolda da ilerliyoruz ve Elmalı'da gerçekten çok kaliteli güreşler yaptığımıza inanıyoruz. Bu yıl daha çok farkındalık hissedeceksiniz geldiğinizde ve seyircilerimiz. Kırkpınar'da ki güreşi kesinlikle Elmalı'da, Aratmacı'da, Elmalı'da daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü bizim olimpiyatımız Kırkpınar ama bunun ardından takip eden her zaman Elmalı güreşidir ve aynı ayarda ve aynı güzellikte güreşleri seyrettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dedim başkanım, Türk'ün atı sporu yağlı güreş ama gerçekten Elmalı ayrı bir seviyor. Yörükler yağlı güreşi daha çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz güreş seyircilerimiz için? Tabii ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Antalya'da Muhittin Başkanımız güreşe bu kadar değer, bu kadar destek vermeseydi bu düzeyde olamazdık. Konyaaltı Belediye Başkanlığı'ndan beri bu kadar, şu anda da 500'ün üzerinde güreşçiyi kendi büyük şehrimizde, kendi himayelerinde büyükşehir güreşçilerimizle birlikte 500'ün üzerinde güreşçimize barındırıyor. Kendisine o anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Antalya olmadan güreş olmaz. Yörükler olmadan güreş olmaz ve yörükler Antalya olmadan da Türkiye genelinde bu kadar pehlivan yetişmez. Bu sene Elmalı'da dediğim gibi çok farklı güreşler olacak. Türk'ün ilk er meydanı 672.sini bu sene inşallah yaşayacağız. Ayrıca ligden ötürü de ligin son şampiyonun belirleneceği bir yer ve sonu şampiyonun Elmalı'da belirlenmesi ayrıca bir Elmalı'ya özellik katacak, ayrıca bir heyecan katacak. Bu heyecanı tüm seyircilerimizle birlikte inşallah Elmalı'da yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah 6, 7, 8 Eylül'de Elmalı'da görüşmek üzere. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Ata. Bizi her zamanki gibi yalnız bırakmıyorsunuz. Bu yılda Elmalı'da güzel bir şekilde yayınlanacağız, zaten seyircimiz de buna inanıyor. Buradan bütün sesleniyorum. Bütün halkımızı, güleş seyircisini Elmalı'ya davet ediyoruz. Sizin aracınızda çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Elmalı güreşler öncesinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'la beraberdik. Söz son 32 turu için Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Eşleşmeleri değerlendiriyoruz. Ali Gürbüz burada şampiyonluğunu ilan edebilir. Tabii bu biraz da Yusuf Can Zeybek'in performansına bağlı. Final bile yetebilir. Ama çok zorlu bir rakibi var. Mustafa Taş olacak 3. turdaki rakibi. Hüsnü Kaftan nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Faruk, Ali biliyorsun puanını 52'ye yükseltti. Az önceki 64 karşılaşmasında 2 puan aldı. 64'e yükseltti. Ali Gürbüz, Mustafa Taş mücadelesi gerçekten merakla beklediğimiz bir karşılaşma. Onu şimdi burada gençlerin mücadelesini tanık olacağız. Orhan Okulu'nun rakibi Osman Kan. Yusuf Can Zeybek, Yalçın Üncül'le karşı karşıya gelecek. Bakalım bu karşılaşma ne olacak? Onu da merakla bekliyoruz.
Az önce Tanju Gemici Feyzullah Aktürk karşılaşmasını değerlendirecektik. Feyzullah Aktürk gerçekten şu ana kadar çok iyi karşılaşmalar yaptı. Bu sene çok formda olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Tanju Gemici belli bir sakatlık döneminden sonra tekrar çayıra döndü. Bakalım. Geçtiğimiz sezonu tamamlayamamıştı Tanju Gemici. Tabii form grafiği bakalım burada ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Müsabakalar biraz sonra başlayacak. 32 baş pehlivan izleyicilere aktarılıyor. Faruk şu anda ilk 10 sırada bir değişiklik yok. Ali Gürbüz 52 puanla, Yusuf Can Zeybek puanını 35'e yükseltti. Orhan Okullu 30'a çıktı. İsmail Balaban 27'ye yükseldi. Hüseyin Gümüşalan 25'te. Enes Doğan 23'te. Kemal Şahit 23 puanda. Erkan Taş 22 puanla 8. 21 puanla Serdar Yıldırım 9. Yine aynı puanla Osman Kan 10. durumda. Gruptaki durumlarını sürdürüyorlar. Zorlu Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası öncesinde olasılıklar da bir başka belirdi. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Faruk. Serhat Gökmen puanla 20'ye çıkardı. O bir basamak yükseldi. Faruk Akkoyun üzerine çıktı. Faruk Akkoyun 19 puanda kaldı. Devam ediyor tabii Faruk. Bakalım bundan sonraki turlarda nasıl bir mücadele gösterecek. Serhat Gökmen 20 puana çıktı. Cengizhan Şimşek de 13. sırada puanı 18. Türk milletinin göğsünü kapatılan Avrupa liderlerine Türk bayrağını gönderecekler. Her meydanlarımızın altın adamı, milli gururu, Feyzullah Aktürk, Az önce demiştim, Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası sonrasında bir başka ihtimal daha belirdi. O da Ali Gürbüz'ün takılması olasılığı. Çok zorlu bir rakip bekliyor Ali Gürbüz'ü. Mustafa Taş hakkında bu yayınımızda kısa süre önce yaptığımız yorumlarda tüm müsabakayı, her dakikasını sabırla adeta ilmek ilmek dokuduğundan söz etmiştik. Tabii Ali Gürbüz'ün de er meydanlarının, megastarının da kalitesi ortada. Zorlu bir karşılaşma olacak her iki baş pehlivan içinde. Ali Gürbüz burada takılırsa 2 puan almış olacak. Sadece 52 puana yükselecek. Hemen ikinci sırada yakın takipte yer alan Yusuf Can Zeybek'in finali de kazanarak 17 puan alması ihtimali var. Bu 17 puan şu anda 33 puanda yer alan Yusuf Can Zeybek'i yine ikinci sırada olacak, tutacak ama Ali Gürbüz'le arasındaki puan farkı bir anda 2'ye yenilecek. Bu açıdan da dikkat çekici bir mücadele olacak. Faruk hem Ali Gürbüz'ün hem de Yusuf Can Zeybek'in müsabakası. Yusuf Can Zeybek puanını az önceki karşılaşmada 2 puan aldı, 35'e yükseltti. Ali Gürbüz 52 puana yaptı. Yani Yusuf Can Zeybek burada grup birincisi olursa, burada baş pehlivan olursa Ali Gürbüz'le eşit puana gelecekler. 2 puan farklı Ali Gürbüz önde olacak. 50 puana ulaşabilir en fazla. Şu anda 33 puanla başlamıştı bu müsabakalara. 17 puan alabilir. 50 puana ulaşabilir. Yusuf Can Zeybek 52 puanda kalır. Ali Gürbüz. Ben mi yanlış hesapladım? Şimdi 64'ten 2 puan aldı. Sonuna kadar giderse şöyle hesaplayalım, daha kolay olacak. 33 puanla bu müsabakalara başladı zaten. Sonuna kadar gider ve kazanırsa 17 puan hanesine yazdırabilir. 33 artı 17 50.
Ali Gürbüz bu turda kalırsa sadece 2 puan elde etmiş olacak buradaki müsabakalardan. 52 puanla burayı tamamlamış olacak. Arada 2 puanlık farkla Elmalı'ya gidilecek. Birinci, ikinci sıradaki güreşçiler bu puanda olacaklar. Yani 50 barajını bir türlü aşamıyor şu andaki durum. Şu anda evet öyle. Yani onu seyircilerimize söyleyelim. Ali Gürbüz şu anda 52 puan elde etmiş durumda. Eğer Yusuf Can Zeybek baş pehlivan olursa maksimum 50 puan elde etmiş. 50 puana ulaşabilecek. Evet. Yani dönüp dolaşıyor Elmalı yolu görünüyor baş pehlivanlara. Belki de tabii bunu takılması ihtimali üzerine konuştuk. Ali Gürbüz belki de yoluna devam edecek. Finale kadar çıkacak. Finalde kazanacak ve şampiyonluğunu ilan edecek. Hani yani burada bir hafta önce var. Tabii ki var. Yani burada sıralamanın çok büyük ölçüde değiştirecek bir puanlama olacak gibi geliyor bugün. Sayın Mustafa Güngör Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği. Yine bugün her meydanında Balıkesir'de faaliyet gösteren traktör bayi, iş insanı Sayın Veysel Abdol. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Antalya Elmalıçay. İsmail Balaban biliyorsunuz Manavgat'ta ligin ilk haftasında birinci olmuştu. Ama son 3 güreşte baş pehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Ve şu anda liderliğini sürdürüyor Ali. Hem babadan hem 3 kuşak bir baş pehlivan Ali Gürbüz. Rahmetli babası Recep Gürbüz 1988 yılında Kırkpınar'da baş pehlivan olmuştu. Dedesi Mehmet Öztürk şu anda hayatta, o da Antalya'da ikamet ediyor. Ona da buradan uzun ömürler dileyelim. Faruk, gerçekten Türk yağlı güreşinde yaşayan efsanelerimiz var. Ahmet Taşçı, Hüseyin Çokal şu anda hayattalar. Aydın Demir'i geçtiğimiz yıl kaybettik. Biliyorsunuz Sabri Acar'ı kaybettik geçtiğimiz yıl. Onlara da buradan bir rahmet dileyelim. Gerçekten Türk yağlı güreşine çok büyük hizmetleri var. Mehmet Güçlü'ye de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. O da Muğla'da yaşamını sürdürüyor. Gerçekten Faruk, bu çayırdan kimler geldi, kimler geçti. Kimleri güreşlerini izledik. Az önce finallerden bazılarını izleme imkanına sahip olmuştuk. Orada da Yıldızlar Geçidi vardı. Recep Kara'nın en genç baş pehlivanlık unvanını elde ettiği müsabaka vardı. 2004, da ayrıca 2004 baş. Önce Mustafa abiyle, Mustafa Yener'le başladık. Ona da Allah rahmet eylesin. Sonra onu genç kaybettik. Sonra Cihat Soysal'ın sesini duyduk. Zaten seninle birlikte, sen zaten çok büyük emeğin var yağlı güreş anlatımına. Tabii Cihat'la beraber Cihat'a da buradan sevgilerimizi yollayalım. O da TRT'nin spor müdürlüğünü yaptı. Bir de o kardeşimize de. Birol, benim üzerimde emeği olan çok sevdiğim bir kardeşimdir. Birol Reçber. 2004 finalini o anlatmıştı. 2004 finalini de o anlatmıştı. Ustamdır. Emeği üzerimde çoktur. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Çok güzel Faruk, yani gerçekten emeği geçenleri bu vefa borcunu taşımak
gerçekten çok önemli. Ama bu çayırda ilk hizmetini, TRT'de hizmetini yapan Kemal Deniz abimizi unutmayalım. O da TRT'nin spor müdürlüğünü yaptı. Eşref Şefik abimiz ilk buradan, radyodan, o zaman televizyon olmayınca radyodan bu heyecanı anlattı. Eşref Şefik abimiz. Ona da buradan rahmet dileyelim. İşte böylesi geniş bir yayın kültürünün, büyük bir yayın kültürünün bir üyesiyiz biz de ve biz bu sorumlulukla sizlere sesleniyoruz. Faruk'cum, yani şunu ne olur tevazu olarak kabul etme. Gerçekten aldığın bayrağı çok güzel götürüyorsun. TRT'ye de çok güzel yayınlar yapıyorsun. Seni de ayrıca kutlamak isterim. Çünkü biz de bugün merdivenleri teker teker çıktık ama sen bayağı bu konuda TRT'nin mesleki disiplini ve hiyerarşisiyle o görevi çok layıkıyla yerine getiriyorsun. Ne olur bunu bir övgü olarak kabul etme, bir iltifat olarak kabul etme. Sadece sana senin gerçeğini söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mahcup ettiniz yine Hüsnü Kaptan. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica Sizden ederim, duymak çok Faruk'cum. özel. Biraz önce sözünü ettiğimiz silsile işte isimler Eşref Şefik'ten, Kemal Deniz'den başlayıp bize kadar ulaşan bu da bir ayrıca zaten sorumluluk gerektirir. Bu isimler ve o ekmeği geçenlere ve elbette ki Türk yayıncılığı adına bir sorumluluğumuz da var. Sürçülisan edersek affola. Bilgimiz, görgümüz yettiği müddetçe sizlere en iyisini aktarmaya devam edeceğiz. Spor yayıncılığında zaten zirveyi temsil ediyoruz. Bunun da bir başka sorumluluğu var. TRT Spor Yazı diye, TRT Spor Yazı diye tanımlamıştık. Ya güreşte Avrupa Dünya elemeleriyle başladık. Milletler Ligi ile sürdürdük. Olimpiyat, Avrupa Şampiyonası futbolda derken işte yağlı güreşin heyecanı sizlerle birlikte. İnsan olana daima rehber olmuştur. Hazreti Kur'an olmasaydı canavardan beter olurdu insan. Cehennem olsa gelen göğsümüzün üstünde söndürürüz. Bu hak yoludur. Dönmek bilmeyiz. Uğrunda ölürüz. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab. Senin uğruna ölen ordu budur ya Rab. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızın 3. turuna. Öpüles elleri hazırlayalım. Dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başpehlivanlar salavatlandılar. Peşreviç'in er meydanındalar. İşte müthiş eşleşme. Bir yanda Ali Gürbüz, diğer yanda Mustafa Taş. Kıyasıya bir mücadele içerisinde olacaklar. Cengizhan Şimşek işte ekranlarınızda. Geçtiğimiz yıl tabii tüm müsabakalara çıkamadığı için TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde geride kalmıştı. Geride kalmasının sonrasında ise elemeden gidip müsabakalara çıkmıştı Kırkpınar'da. Ve bunu hayli zorlamıştı. Şimdi benzer bir durumun yaşanmaması amacında Cengizhan Şimşek
CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde 5. aya 13. sırada girmişti Cengiz Han. Ali Gürbüz zirvede. Zirvede kalacak. Burada aldığı 2 puan ona en azından Elmalı öncesinde onu zirvede taşıyacak. Ama her şeyi Elmalı'ya taşıyacak. Mustafa Taş zorlu rakibini burada mağlup ederse ve Yusufcan Zeybek de sonuna kadar giderse, hele finalde rakibi olur ya, eşleşme söz konusu olursa, Orhan Okulu olursa, bu iki baş pehlivan da Ali Gürbüz'le arasındaki puan farkını kapatma fırsatına sahip olacaklar. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Manavgat'ta istediği derece alamamıştı Ali Gürbüz ama sonrasında üst üste 3 ayakta da başpehlivanlık elde etti. Burada da ikinci turu kazandı. İlk turu müsabaka yapmadan geçmişti. Tüm tribünlerin ve elbette ki ekran başında sizlerin dikkat kesileceği müsabaka olacak. Ali Gürbüz, Mustafa Taş karşılaşması. Cengizhan Şimşek, Şahinbey Belediyesi yağlı güreşlerinde finaldeydi. Ali Gürbüz'ün rakibiydi. Ali Gürbüz kazanmıştı. Yusufcan Zeybek'in de ikinci sıradaki Yusufcan Zeybek'in de bir finali yine Ali Gürbüz'le yaptı. Ve Ali Gürbüz'ün kazandığı, ayrıca 2'de üçüncülüğü var. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. İşte Yusufcan Zeybek de ekranlarınızda Cengizhan Şimşek'in ardından. Orhan Okulu Osman Kan'la karşı karşıya gelecek. Az önce de ifade etmiştik, hatırlatmakta hiçbir sakınca yok. Bir rövanş niteliğindeki karşılaşma. Kesinlikle. Ben de merak ediyorum. Ama ikisi de sakat omuzlarından. %100 değiller tabii yani. Bakalım sert mi başlayacak? Kontrollü mü? Ama Orhan Okulu yaklaşık bildiği gibi, yani alıştığımız gibi gördük bir önceki müsabakasında. Güreş tansiyonu çok yüksekti. Elenseler, tırpanlar karşılıklı. Bakalım o mücadeleyi hangi çayır hakemi yönetecek? O da çok önemli. O tansiyonu dizginleyebilecek mi? Mustafa Batu'yla karşı karşıya gelecek Hüseyin Gümüşalan. O da zorlu bir kura. Ama bu turun en uzun uzadıya güreşi hiç kuşkusuz Erkan Taş ve Faruk Akkoyun arası olacak. Benim kanaatim bu doğrultuda. Erkan Taş, Faruk Akkoyun. İkisi de risk almayan, puanlama özelliği olan ikili. Kırkpınar başpehlivanı, Türkiye başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Erken bitmesi muhtemel bir karşılaşma. Cengizhan Şimşek ve İsmail Koç. Ali Gürbüz ikinci kez yağlanıyor. Mustafa Taş da öyle. Bazı müsabakalar başladı bile. İşte Hüseyin Gümüşalan Mustafa Batu müsabakası. Çok sert başladı. Ne tırpan. Mustafa Batu'dan. Önder Gürmez çayır hakemi muazzam dokunuş yaptı. Ama değiştirmesi konusunda Hüseyin Gümüşalan'ın bir talebi söz konusu.
Orhan Okulu sol alt kadrajda hemen tempolu güreşine başladı. O da Osman Kan da kasnakları veriyor. Bakalım sertleşecek mi? Umarım sertleşmez. Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası çok dikkatliler. Solda üstte. Enes Doğan arasında yapılan müsabakada Enes Doğan galip. Kasnak. Mustafa Batu'dan Kasnak'a doğru hamle. Osman Aynur. Osman Kan düzeltiyorum, Enes Doğan çok erken bir galibiyet aldı. Son 16 özelinde bence çok büyük bir avantaj. Burada ayağımı kaydı ya da koltuk altına müthiş bir inanılır sırt gibi aşağı değil. getirmiş. Enes Doğan güç gösterisini bulunmuş adeta tecrübeli güreşçi karşısında. Bu kasnak ve koltuk altından Ali Gürbüz'ün yapmış olduğu oyunu çok iyi tatbik etti. Osman Aynur da çok şaşırdı. Beklenmiyordu. Bize beklemiyorduk. Enes Doğan doğrusu flash isim bu yıl. Kesinlikle. Türkiye adı güreşinin en önemli kazanımlarından biri. Kesinlikle. Allah sakatlıktan korusun. Orhan Okulu üstte. Kol sarmasını vurdu, hemen aktarabilir. Sol alt kadrajda Orhan Okulu karşı tarafa aktarırsa tıpkı Manavgat'ta Ali Gürbüz'e yapmış olduğu gibi kol sarmasında. Şimdi bir kez daha yükleniyor. Osman Kan dikkatli. Şimdi çevirme çabası içerisinde sardı. Bu da bitti. Çabuk bitti. Orhan Okulu kazandı. Osman Kan, Orhan Okulu arasındaki mücadelede kazanan Orhan Okulu oluyor. Kol sarmasından bastırır bastırmaz hemen sonuca doğru yöneldi. Türkiye adı güreşin süperstar ismi Orhan Okulu. Dolu dizgin o da yoluna devam ediyor. Çok şık bir oyun gerçekten de burada. Biraz da sakatlığı burada etkili olabilir. Kesinlikle, çünkü zorlasa omuzu tekrar açılabilir. Hemen iki müsabaka tamamlandı bile. Enes Doğan, Orhan Okulu neredeyse birlikte karşılaşmalarından üstün ayrıldılar. Bu önemli bir avantaj sağlayabilir elbette ki 4. tur müsabakası öncesinde. Ertuğrul Dağdeviren'de Kemal Şahin'le. Çok sert elenseler. Çok. Şimdi hemen önümüze yansıyınca bizim de dikkatimizi çekti. Ertuğrul Dağdeviren de çok aktif. Sert elense bir defa daha o müsabakaya da mutlaka döneriz. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu karşılaşması. İsmail Balaban, Süleyman Başar karşılaşması şimdi sol altta yerini almış durumda. Ali Gürbüz, Mustafa Taş karşılaşmasında da her iki başpehlivanda çok dikkatliler. Çok dengeliler. Yusufcan Zeybek yükleniyor. Yalçın Üncül karşılama çabasında bir kez daha ensesinden bastırdı Yusufcan Zeybek. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu müsabakası başladığı gibi çok hareketli. Kasnağı yakaladı şimdi Mustafa Batu. Dıştan kasnaktan hamle yapma çabası. Sert elenseler. Çok sert başladı ve öyle de devam ediyor. Yokluyorlar birbirlerini Ali Gürbüz'le Mustafa Taş. Yusufcan Zeybek o kasnak ve paça tempolu güreşinden hiç ödün vermiyor. Eğer Yalçın Öncü'nü bastırırsa sonuca odaklı, dış kazık yan paçadan yaydırarak araya da girerek iç kazıkla sarmayla, gerdanlamayla. İsmail Balaban, Süleyman Başar müsabakası da çok hareketli. Süleyman Başar 30 yaşındaki başpehlivan bu yıl 2 kez finaldeydi. Birinde Balıkesir'de, ikisi de Balıkesir'de işin ilginç yanı. İlkinde İvrindi'de Alçalören yağlı güreşlerinde, diğerinde Burhaniye'de Kızıklı yağlı güreşlerinde, şimdi de Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde zorlu bir rakip var karşısında. O rakip karşısında bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak.
Ali Gürbüz mü, Mustafa Taş mı? Şu anda güreş kamuoyu bu sorunun cevabını bekliyor. Uzun soluklu bir müsabaka bizi bekliyor gibi görünüyor. Şu andaki tempo ona işaret ediyor. Bilmiyorum, katılır mısın? %100 katılıyorum. Çok temkinliler. Yusufcan Zeybek Yalçın Üncül müsabakası çabuk bitecekmiş gibi. Ama Hüseyin Gümüşalan Mustafa Batu karşılaşmasında da hata yapan kaybedecekmiş gibi geliyor. Çok sert soldan bir elense gördüm. Hüseyin Gümüşalan'dan. Evet. Yani hakikaten Şimdi arkasına geçti Yusufcan Zeybek Yalçın Üncül'ün. Planlarını adım adım safa safa uyguluyor Yusufcan Zeybek. Dış kazık iyice ensesine bastırdı rakibin. Açma çabasında. İsmail Balaban alma çabası içerisinde. İsmail Balaban ve Süleyman Başar mücadelesi bir an bile durmadı. Nasıl Ali Gürbüz, Mustafa Taş mücadelesi daha dikkatli ve itidalli gidiyorlarsa İsmail Balaban, Süleyman Başar mücadelesi hiç durmadı. Hiç yaslanmadılar birbirlerine. Yusufcan Zeybek halen oyun arayışında üstte. Paçayı da yakaladı. Çözmeye çalışıyor ipleri. İsmail Balaban kolunu çekti. Elense üstüne gidiyor. Süleyman Başar ne gibi müsabaka ama gerçekten de. Acayip soluk soluğa. Harika. Bir an dengesini kaybetti Süleyman Başar. Dalma teşebbüsünü hemen iyi karşıladı. İsmail Balaban'ın kasnağı iki güreşçi de dokundurmadı bile. Boyunduruk sağlam Süleyman Başar'dan. Sonucunu Ali Gürbüz'le Mustafa Taş'ın müsabakasını merakla bekliyoruz ama gözümüzü İsmail Balaban, Süleyman Başar karşılaşmasından ayıramıyoruz. Gerçekten öyle. Hiç yaslanmıyorlar. Güreşin tam ortasındalar. Tam içindeler. Tam tabirle. Bu arada bir sakatlık geçiriyor anladığımız kadarıyla Yalçın Üncül. Sağlık ekipleri hemen müdahalede bulunuyor. Paça bağının çözüldüğüne göre sol bacağında bir sıkıntı var gibi görülüyor Yalçın Üncül'ün. Sağ bacağı olabilir. Sağ mı sol mu? Ben sağ mı gördüm sen? Sen daha iyi görürsün. Bakalım devam edebilecek mi Yalçın Üncül? Hüseyin Gümüşalan Mustafa Batu müsabakasının hızı biraz kesildi. Sertliği de biraz yumuşadı. Çok ilginç ki hakikaten son yıllarda atasporumuz güreşe inanılmaz derecede büyük ivme kazandırdı Antalya bölgesi. Dörtlü ekranda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanları var. Yani ben çok değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce atasporumuza tüm ilçelerde göstermiş olduğu o eşsiz katkı için teşekkür ediyorum. İsmail Balaban'a manevi evladım, diğer pehlivanlara da evlatlarım diye hitap ediyor. Camiamızda da ve pehlivanlar nezdinde bu çok büyük bir karşılığı söz konusu. Hüseyin Gümüşalan da şu ekranda tek başına Marmara bölgesini temsil ediyor. Başarılı pehlivanlarımızın dikkatine, başarılı pehlivanlarımız kura çekmek üzere çok acele kura çekiminde gidiyoruz. Başarılar. Devam edemeyecek mi yoksa? Ama yok, hayır.
Yine de sol bacağı sekti. Seke seke de olsa hemen o Yusufcan Zeybek'in daha avantajlı olduğu pozisyona dönüldü. Bence bu fırsatı kaçırmayacaktır. İşte şimdi yakaladı. Dış kasnak ama paçadan yakalayamadı istediği gibi. Bir kez daha yüklenecek Yusufcan Zeybek. Yalçın Öncül pek karşılık veremiyor şu anda. Yaydırdı iyice. Dış kazığı sağlam vurdu mu? Paçayı da sağlam yakalayabildi mi? Şimdi yükleniyor. Yavaş yavaş sona doğru gidiyor Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek ki kazanmaya çok yakın. Yüklenip rakibinin sırtını yere getirebilir. İç paçayı arıyor. Şimdi bir kez daha deneme içerisinde. İç paçadan yakalayıp çevirebilirse rahatlıkla kazanacak Yusufcan Zeybek. Çok yakın kazanmaya, bir kez daha yüklendi. Şimdi işte kazanıyor. Ters paçayı buldu. Yusufcan Zeybek adını 4. tura yazdırıyor. Son 16 baş pehlivan arasında Yusufcan Zeybek yoluna devam ediyor. Şimdi Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası özellikle Ali Gürbüz açısından daha da önem kazandı. İşte Yeniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Yani oradan tersi iyi buldu. Ters bir paçayı. de hiç acele etmiyor. Adım adım, safha safha planlarını tıkır tıkır işletiyor. İnanılmaz bir güreş meziyeti, yeteneği söz konusu Yusufcan Zeybek'in. Sürpriz bir koltuk altı gelebilir mi Ali Gürbüz'den? Kasnağı yakalamış durumda. İyi söktü Mustafa Taş. Elense Ali Gürbüz'den. Şifre o kasnak. Anlaşılmıştır. Kemal Şahin Ertuğrul Dağdeviren karşılaşması. Balıkesirli Ertuğrul Dağdeviren evinde iyi bir sonuç alma çabasında İsmail Balaban Süleyman Başar müsabakasında bir an elektriklendi. Er meydanı. Hüseyin Gümüşalan elensesini hatırlattı Mustafa Batu'ya. Mustafa Doğan Özkaya rakibini mağlup etti Nedim Gürel'i. Mustafa Doğan Özkaya da ters paça kasnak. Bakın burada İşte neler yaşanmış. İsmail Balaban. Çok yakın tabii güreş ama Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Kemal Şahin karşılama çabasında. İsmail Balaban Süleyman Başar müsabakası devam ediyor. Paçaya doğru yöneldi. İsmail Balaban'ın adım adım baskısını hissettiriyor rakibi Süleyman Başar'a. Süleyman Başar da iyi savuşturdu şu ana kadar. Doğrudan paçaya yönelmesi de dikkat çekiyor İsmail Balaban'ın. Mustafa Batu'nun kuleye doğru, hayır, kulenin önüne doğru geldi güreşe. Şu ana kadar Orhan Okulu, Enes Doğan, Yusufcan Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali Yanatma adını 4. tura yazdırdılar. Son 16 baş pehlivan arasındalar. İsmail Balaban yüklendi. Orada Ali Gürbüz biraz kurtardı. Adeta perdeledi. Süleyman Başar'a her an bir ihtar gelebilir. Çok net bir hücum güreşliği ortada son dakikalarda özellikle. Seyircilerin uğultusuna pek anlam verebilmiş değilim. Başka bir müsabaka olabilir. O karara değilmiş gibi algıladım doğrusunu istersen.
Arkasına geçecek gibiydi İsmail Balaban rakibinin. İsmail özellikle rakibinin paçalarından çalışmak istiyor. Geri geri adımladı Süleyman Başarı. Bariyerlerini orada bıraktı. İtirazları var İsmail Balaban'ın. İsmail Balaban Süleyman Başar mücadelesindeki itirazlar sonrasında müsabaka devam ediyor. Allah Allah! İllallah! Muhammed Resulullah! İsmail Balaban puanlama süresine kadar bir ithar daha aldırabilir miyim ya da bastırırsam sarmadan gerdanlamayla çevirebilirim. Doğru taktikte güreşiyor. Ama onun o taktiğini şu ana kadar bozan Süleyman Başar. İyi bir direnç ortaya koydu. Sanırım ikinci itarı da göze alıyor geri geri gittiğine bakılırsa. Altına yatmaktansa. Nereye gidiyorsun diye mi sordu İsmail Balaban? Bana öyle geldi bak. Başpehlivan bölgesinde İsmail Balaban'la Süleyman Başar arasında yapılan müsabakada Süleyman Başar başpehlivan'a ikinci ithar verilmiştir. Yalnız bu ikinci ithar Süleyman Başar'ın planı dahilinde mi? Çünkü biraz erken aslında. Yani daha puanlamaya var. Yani 3 itarla evet riski var. İsmail Balaban'ın bir önceki müsabakasının öyle tamamlandığını da hatırlatalım. Yani şunu bekliyor. İsmail Balaban bu temposu artık bir yerde durur ama durmuyor. Ünal Karaman başpehlivan'a bir ithar verilmiştir. Yine İsmail Balaban yükleniyor. Yine Süleyman Başar geri adımlıyor. Bir kez daha yüklendi. İçeri doğru attı kendisini bu kez. Elense. Boyunduruk. Hiç yaslanmıyorlar birbirlerine. Müthiş bir tempolu güreş. Kasnağı yakaladı İsmail Balaban. Kenara doğru hareketlendi yine Süleyman Başar. Yine bacağında bir sıkıntı var yoksa? Demirlere vurmuş olabilir acaba mi? Batmış olabilir mi? Umarız. Öyle bir tepki de bulundu doğrusu. Başpehlivan bölgesinde
Serhat Gökmen ve Yıldıray Pala arasında yapılan müsabakada Yıldıray Pala baş pehlivanı birinci iken verilmiştir. Sağlık ekipleri de orada hemen. İsmail Balaban döndü. Şu anda tam 10 çift çayırda. Bu da mücadelenin şiddetini bir göstergesi Faruk Mutkan. Sert bir elense daha. Hüseyin Gümüşalan'dan bir tane daha. İsmail Balaban yine yüklendi. Ertuğrul Dağdeviren ve Kemal Şahin arasındaki mücadele de devam ediyor. Dizi üzerinde iki güreşçi de. Ali Gürbüz ile Mustafa Taş bir hayli uzaklar birbirlerinden. Kemal Şahin, Ertuğrul Dağdeviren de. Ama Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Kemal Şahin'den iyi bir elense geldi. Hüseyin Gümüşalan çekti rakibini kendisine doğru ensesinden tutarak. İsmail Balaban Süleyman Başar müsabakasında dizleri üzerinde. Süleyman Başar arkasına geçmesine izin vermedi. Çünkü geçtiğinde hemen çift sarma ve gerdanlamayla kıleyle Şimdi sonuca işte gidebilir. geçti İsmail Balaban. Bakalım şimdi dış kazıkta sonuç arıyor. Bir arayış olabilecek mi? Sonuç verecek mi arayışı? İyice oturdu Süleyman Başar. Şu anda gerdanlamadan zorluyor İsmail Balaban. Salih dış kasnakta. Çok büyük baskı uyguluyor şu anda. Ben ayrıca MHK Başkanı Şükrü Kazan'ı tebrik ediyorum. Alt boyların salınımı olacaktı. Son 16'da ama çayırda üst düzey kapışmalar olduğu için buna müsaade etmedi. Şu anda çok iyi bir yönetim ortaya koyuyor. Alt boylar biraz MHK bekliyor şu anda. Evet. Bulduğumuz ilk fırsatta da Şener Sar'dan alt boylardaki son durum nedir? Onları alacağız. Şu anda dikkatimiz baş pehlivanlık müsabakalarında 3. tur karşılaşmaları. Bir Mustafa Batu çekiyor Hüseyin. Bir Hüseyin Gümüşalan çekiyor. Bir an kasnağa sadece dokundu Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakasında. İsmail Balaban yükleniyor. Serhat Gökmen Yıldıray Pala mücadelesinde çift sarmada çok zorlandı. Kazanan Yıldıray Pala oldu. Bir bayılma söz konusu. Toparlanacaktır. Geçmiş olsun Serhat Gökmen. Hemen sedye ile müsabaka alanının kenarına alınıyor.
Ertuğrul Dağdeviren Kemal Şahin müsabakası da durdu bu arada. İsmail Balaban Süleyman Başar müsabakasında itirazlar var, yine kuleye doğru yöneldi iki baş pehlivan. Tabii dikkatimiz yine diğer tarafta Serhat Gökmen'in yaşadığı sıkıntıda. Ama Serhat Gökmen ayağa kalktı. Evet, o gerdanlamada anlık yüreğimizi ferahlattı. Ama Yıldıray Pala kazandı. Anlık beyne gitmeyen oksijen sonrasında baygınlık geçirebiliyor. Bu defaatçe gördük. Tüm boylarda, sadece baş pehlivanlıkta değil. Kemal Şahin Ertuğrul Dağdeviren müsabakası da devam ediyor. İsmail Balaban'la Süleyman Başar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakada da güreşçi şimdi kulenin yakınındalar, itirazlarda bulunuyorlar. On çift kaldı çayırda. Bakın işte buradaki burada, sarma. Evet, çok Süleyman Başar ve iyi sıyrılmış ama elinde kanama mı var? Süleyman Başar'ın ağzında bir kanama mı söz konusu, burnunda? Evet. O kanamayla durdurmuş müsabakayı. Durdurmuş, ağzında kanama var diyor. Benim elimde diyor. Bu müsabaka, kanamayla müsabaka devam etmez. Bu kural tüm dünyada geçerli. Zaten tedavi. Zaten durduruldu müsabaka tam o anda ama Süleyman Başar devam etmiş, itirazları da buna. Biz tabii dikkatimizi orada Serhat Gökmen'in yaşadığı sıkıntıya odaklayınca neyse ki çok sağlam bir ekibimiz var. Ekrana bir kez daha yansıdı. İsmail Balaban Süleyman Başar müsabakasının o kritik anları. Bir ara göz ucumla şöyle hemen önümüzde, anlatım pozisyonumuzun hemen önünde müsabaka bakmıştım, Allah Allah. Yani baya bir puanlamayı bekliyorlar gibi gelmişti bana ki herhangi bir hareket yok iki güreşçiden de ve her ikisine birden hem Tanju Gemici'ye hem Feyzullah Aktürk'e pasif güreştikleri için ihtar verildi. İsmail Balaban'la Süleyman Başar arasındaki müsabakada yine tartışmalar var. Gerilimli başladı. Halen çok da güzel öyle güreşiyorlardı. Hatta halen öyle devam. Evet. Ve işte puanlamaya bölümü biraz sonra başlayacak. Önce biraz nefeslenecekler. Yağlanacaklar. Su ihtiyaçlarını giderecekler. Paça bağını şöyle sağlamlaştıracaklar. Kurdalleri bağlayacaklar. Kırmızı ve mavi. İsmail Balaban'la Süleyman Başar ilk bölümün son anlarını da neredeyse puanlamaya dahil ettiler. İtirazlarla bir hayli zaman geçti aslında. Başpehlivanlar ayrıca son taktikleri de alıyorlar antrenörlerinden. Herhangi bir karmaşa olmaması da güzel. Hemen antrenörler sahaya inerlerdi. Sıkı sıkı tembih ediliyor. Ceza alınabilir diye uyarılıyor. Yaptırım uygulanabilir şeklinde hep böyle anonslar istiyoruz. Antrenörlerin sahaya inmemesiyle ilgili, girmemesiyle ilgili, her meydanında sadece güreşçilerin bulunmasıyla ilgili titizleniliyor yani. Kesinlikle. Bu da hem zevki artırıyor. İşte görüş daha açık. Herhangi bir sıkıntı olmadan müsabakalar tıkır tıkır devam ediyor. Eminiz de izleyenlerimiz de o organizasyondaki o iyi yapılmış detayları, iyi düşünülmüş detayları, uygulananları da takdir ediyordur ve onların da hoşuna gidiyordur. Tabii ki de. Sayın İbrahim Türkiş göreve gelir gelmez biz sahanın içini disipline ederek başlayacağız dedi. Ve bizi kurallar ve ilkeler yönetecek dedi. Yani bu çok önemli. Çayırın içerisinden başlandı. Bunun da meyvesini alıyor şu anda. İşte Mustafa Taş
Beklendiği gibi çok zorlu bir müsabaka oluyor. Ali Gürbüz ile Mustafa Taş arasındaki müsabaka. İşte Ertuğrul Dağdeviren. Balıkesir temsilcisi. Kemal Şahin de zorlu bir müsabaka içerisinde. ...2013 yılında Kırkpınar'da Büyükorta'da birinci olmuş. Baş altında mücadele etmeye başlamış Kemal Şahin. 36 yaşında. ...2024 Kırkpınar başaltı ikincisi. Evet. Yani yaklaşık hatta 10 yıldan fazla bir süre başaltında mücadele etmiş. Mutlaka başka fırsatı da olmuştur baş pehlivanlığa mücadele etmek için. 10 yıl uzun bir süre aslında. Ne dersin? Evet oldu ama maalesef sakatlığı sürecinde almış olduğu bir yasaklı madde denk geldi. Dolayısıyla bu biraz yıldız... da bu yüzden uzaklaşmıştı. Evet, çok daha büyük bir yıldız adayıydı. Tahmin edilebileceği gibi Feyzullah Aktürk puanlamanın hemen daha ilk saniyelerinde Tanju Gemici'ye üstünlük sağladı. Bastırarak adını bir üst tura yazdırıyor. Feyzullah Aktürk puanlamayı adeta hem Tanju Gemici hem Feyzullah Aktürk istiyordu. Feyzullah Aktürk hızını kullandı. Evet. O puanlamadaki Minder'den gelen avantajını iyi kullandı. Adını bir üst tura yazdırdı. Ali Gürbüz Mustafa Taş mücadelesi temkinli başlamıştı. Normal sürede puanlama da aynı ama mutlaka risk alacak iki baş pehlivanda. Son anları nefes kesecek. Ben Mustafa Taş'ın risk alacağını düşünmüyorum. Ne dersin? Yani bir risk alan olacaksa o Ali Gürbüz olacaktır kesinlikle diye tahmin ediyorum. Tabi burada yine o Mustafa Taş'ın daha önceki sözlerimizle ilgili, daha önceki müsabakalarda ifade ettiğimiz gibi o hamleyi nasıl karşılayacağı önemli olacak. Kontra hücumlar da yine o çekim alanına doğru Ali Gürbüz'ü tıpkı Orhan Okulu'ya Kırkpınar'da yaptığı gibi yapabilecek mi? Ali Gürbüz oralara yanaşacak mı? Ama sonuca gidebilmesi için de mutlaka yanaşmalı. İç bölgeye doğru girmeli. Mustafa Taş o noktalarda çok güçlü. Özellikle sağ ayağı. Ben de merakla bekliyorum son anları. Müthiş çünkü gel git yaşanacak. Ali Gürbüz üzerine gitti rakibinin, 2 adım geri attı Mustafa Taş. Baş pehlivanlık puanlama güreşlerinde Ali İhsan Batmaz, Özkan Yılmaz arasında yapılan müsabakada Ali İhsan Batmaz galip. Ali İhsan Batmaz Özkan Yılmaz'a üstünlük sağladı bu arada, anonstan da anlaşıldığı gibi. Puanlamada müsabakalar hızlı bir şekilde tamamlanıyor bu bölümde. Ali Gürbüz sağ eli kasnakta, bir koltuk altı ya da paçaya doğru arayışı söz konusu. Biraz hareketlendirdi müsabakayı. Olduğun gibi. Ali Gürbüz'den hamle beklemesi daha makul geldi bana da. Ve öyle de gösterdi onu Ali Gürbüz. Mustafa Taş iyi karşıladı bu kez. Yine kasnakta eli.
Kolunu sökme çabasında. Enseden de bastırıyor Ali Gürbüz. Hüseyin Gümüşalan Mustafa Batu müsabakasında geriye doğru adımlayan Mustafa Batu. Süleyman Başar bir dalış gösterdi. Savuşturdu İsmail Balaban. Erkan Taş ile Faruk Akkoyun arasında yapılan müsabakada Erkan Taş başkanına bir gönderme vermiştir. Erkan Taş'a pasif güreştiği için kule hakem heyeti bir ihtar verdi. Yine Elense ile bir an dengesini bozma çabasındaydı Süleyman Başar rakibinin. Hemen uzaklaştırdı İsmail Balaban. Kendisini bu arada dalıyor Hüseyin Gümüşalan. Mustafa Batu'yu karşıladı. Koldan çekiyor Mustafa Taş. Yine kasnakta Ali Gürbüz. Kemal Şahin Şimdi bir de bacaktan yakaladı. Ertuğrul Dağdeviren zor durumda. Kemal Şahin indirme ama Ertuğrul Dağdeviren arkada kaldı. Tam bir üstünü kırabilmiş değil. Ertuğrul Dağdeviren kazanmaya çok yakın. Tutabilecek mi orada rakibini? Sıyrılabilecek mi? İndirdi rakibini, kazanıyor. Ertuğrul Dağdeviren. Henüz tam bir galibiyet işaret edilmedi. Şimdi artık Ertuğrul Dağdeviren aslında ilk bastırdığında da belki kazanmıştı. Vardı. Ertuğrul Dağdeviren yoluna devam ediyor. Tam hakimiyet vardı Ertuğrul o pozisyonda. Bir kez daha istiyoruz işte arkasına geçtiği anda. Yıktı şu anda rakibini. İşte Bu arada Hüseyin Gümüşalan. Ertuğrul Dağdeviren sonuca böyle gidiyor. Müsabakayı kazanıyor. Hareketlendi müsabakaların tümü. Başpehlivanlık mücadelesinde 3. turda 32 başpehlivan kol bağladı. 16 başpehlivan yoluna devam edecek. Adını 4. tura yazdıracak. Hüseyin Gümüşalan'da Mustafa Batu'yu mağlup ederek 16'ya adını yazdıran pehlivan. Serdar Yıldırım Mehmet Yeşileş'in mücadelesi de İşte Hüseyin Gümüşalan'ın üstünlük kurduğu an bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Harika bir biçimde tartmış, yükseltmiş rakibini. Suplekse kalkacak gibi, sonrasında da bastırarak kazanıyor. Hüseyin Gümüşalan da adını yoluna devam ettiren güreşçiler arasına yazdırıyor. Ali Gürbüz, Mustafa Taş karşılaşması ekranlarınızda. Mustafa Taş sırtı dönük. Ali Gürbüz yükleniyor. Koltuk altından geçebilecek mi? Kasnağı vermedi bu kez Mustafa Taş. Faruk Akkoyun'a da bir ihtar geldi. Birer ihtar oldu. Erkan Taş'la Faruk Akkoyun. kulenin önünde Mehmet Yeşileş'in bir itirazı söz konusu. Serdar Yıldırım'la yapmış olduğu mücadelede. Cengizhan Şimşek ile İsmail Koç da yine kulenin önündeler. Devam eden diğer müsabakalarda işte o karşılaşmalar da ekranlarınıza yansıyor. Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası sol üstte yerini koruyor. Diğer müsabakalarda değişiklikler, işte İsmail Koç Cengizhan Şimşek karşılaşması sağ üstte. İsmail Balaban Süleyman Başar mücadelesi de yine sol alttaki yerini koruyor. Serdar Yıldırım Mehmet Yeşil karşılaşması, sonucu da merakla bekliyoruz bu müsabakada da. O da sağ altta sizlerle birlikte bölünmüş ekranımızda. İsmail Balaban'ın hamleleri söz konusu sol alt kadrajda. Süleyman Başar iyi karşıladı. Lafı ağzından mı aldım? İyi savuşturuyor. Ama İsmail Balaban o hamlelerinden hiç vazgeçmiyor. Her hamlesinde de bir parça kopartıyor Süleyman Başar'dan. Kasnağa doğru hamlesini hemen savuşturdu Süleyman Başar. Üçüncü itarı da her an kenarda bekliyor. Şimdi yakaladı kasnaktan İsmail Balaban, atma çabası içerisinde ama sonrasında sıyrıldı. Hemen kulenin önünde müthiş bir mücadele. Yine itirazı var İsmail Balaban'ın. Müsabaka durdu. Makul bir noktada devam edecek. Ali Gürbüz yine kasnakta. Çok özgürce veriyor Mustafa Taş.
Ali Gürbüz gibi megastara o kasnağı öyle vermesi ne kadar özgüveninin güçlü olduğunun bir göstergesi. Evet, sağ alt kadrajda Mehmet Yeşil Serdar Yıldırım mücadelesi de kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada daldı yine İsmail Balaban. Yine boyundurukla karşıladı Süleyman Başar. Çok yıprattı İsmail Balaban. Her an puanyada ihtar gelebilir. Süleyman Başar özelinde. Dalma teşebbüsünü de iyi karşıladı. Akın dalga dalga hamleleri söz konusu İsmail Balaban'ın. Bakın. Ali Gürbüz ve şimdi yüklenme çabası içerisinde İsmail Balaban kazanıyor. Süleyman Başar'ı mağlup ederek adını 4. tura yazdırıyor İsmail Balaban. Yoğun itirazları var İsmail Balaban'ın kule hakemlerine. 3. itirazı bekliyor yine. İşte az önceki hamle bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Kasnak paçağı yakalama çabası. Süleyman Başar bu kez karşılayamadı. Sırt aşağı getirdi. Yenişle kazandı. İsmail Balaban Süleyman Başar'ı mağlup etti. İşte Ali Gürbüz ve Mustafa Taş arasındaki kıyasıya mücadele ekranlarınızda. Önümüz ekranlarımızda da İsmail Koç, Cengizhan Şimşek yerini aldı. Erkan Taş, Faruk Akkoyun müsabakası da çok zorlu geçiyor. Mehmet Yeşil'in bir an dengesi bozuldu. Serdar Yıldırım çok hareketli. Bu arada Erkan Taş kasnaktan yakalama çabasındaydı. Faruk Akkoyun karşılığını verdi. Erkan Taş boyundurukta tutuyor. Sonrasında dalıyor. Kafa içte. Faruk Akkoyun karşılama çabasında. Bir an dizledi. Paçadan yakalamış durumda. Bu paçadan yakaladığı zaman bakalım nasıl bir sonuç alacak. Şimdi yaklaştırdı. Bastırdı. Kazanıyor. Erkan Taş Faruk Akkoyun'u mağlup ediyor. Çok güçlü pençeleriyle Faruk Akkoyun'un bütün dengesini bozdu. Paçayı yakaladığı an artık sonuç vardı. Affetmedi gerçekten de. Faruk Akkoyun gibi tecrübeli bir başpehlivan o paçayı o kadar güçlü şekilde yakalattı mı, yoksa Erkan Taş mı çok güçlü yakaladı? Ben Erkan Taş'ın çok güçlü yakaladığı kanaatini bakın hemen sol elle desteklemiş. Bakın müthiş çekiş. Müthiş çekiş. Sırt aşağı bile inilebilirmiş. Bu da yani neredeyse iniş. Bu da yani evet. Sırt aşağı da gidebilirmiş. Bence kariyeri adına önemli bir galibiyet. Faruk Akkoyun gibi yani pehlivanlık karakteri çok yüksek bir başpehlivanla karşı kazandı. Son 16 turuna yazdırdı adını. Ünal Karaman Yıldır'a yakın karşılaşması. Serdar Yıldırım şimdi sonuca gitme çabasında. Dış kazıkta Serdar Yıldırım Mehmet Yeşil karşısında paçayı da yakalama çabasında. Bilekten ayak bileğine doğru hamleyle Mehmet Yeşil karşılamaya çalışıyor ama Serdar Yıldırım daha avantajlı pozisyonda. Halen bir üstünü kurabilmiş değil. İki güreşçi de o anda bacaktan yakaladığı için Mehmet Yeşil hakimiyet kurmuş durumunu engelliyor aslında rakibinin. Fakat şimdi Serdar Yıldırım yüklendi. Arkasına geçme çabasında geçti. Tam bir hakimiyet halen daha değil. Yine Mehmet Yeşil karşıladı. Ne müsabaka ama. Arkada kalan Serdar Yıldırım oldu. Bir tur attılar. Ne güzeldi. Bu alkış işte bu güreş için. Bir Mehmet Yeşil, bir Serdar Yıldırım, güreş gitti geldi. Mehmet her ikisini de tebrik ediyorum. Mehmet gerçekten çok tecrübeli. Orada o pozisyonda birden ayağa kalktı. Ama Serdar Yıldırım gibi genç bir başpehlivanın usta başpehlivanlar gibi güreşmesi, oradan kurtulması, dönüşleri, el becerisi muazzam. Bir de Mehmet Yeşil'in o cüssesinden beklenmeyecek kıvraklığı sergilemesi beni her defasında hayrete düşürüyor. Hayranlık besliyorum doğrusu. Zaten Mehmet Yeşil yapan en büyük özelliği de o Faruk Mutkan. Çok hareketli ve çok kıvrak. Beşseverlerin için 25 Ağustos 2024 Pazar günü Bulgaristan Koca Yusuf'ta yapılacaklar. Koca Yusuf canlı pehlivan güreşlerini Koca Yusuf canlı güreşleri güreş alanı Fatih Kulakçı Beşseverleri ilanlıyor. Değerli ağzınıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. İsmail Koç'un baskısı söz konusu sağ üst kadrajda.
Cengizhan Şimşek de onun ataklarını yine savuşturdu. Biri dalış gösterecek, biri kontra hücum yapacak. Bakalım sonuca nasıl etki edecekler. Sol alt kadrajda Yıldıray Yakın'ın kaburgasına gelen alt boylardaki güreşçilerin taziği sanırım küçük çaplı bir sakatlık yaşıyor. Bir an hareketlendi Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakası. Ama üstte o Serdar Yıldırım bir kez daha. Şimdi sonuç alabilecek mi? Mehmet Yeşil biraz üstte ama alttan çalışıyor. Serdar Yıldırım dizleri üzerindeki o güreşi çok iyi sürdürdüğünü, yürüttüğünü sen Serdar Yıldırım için ifade etmiştin Recep Tosun. Güreş stratejisi ya sanki çok zor. Puanlama güreşi değilmiş gibi Serdar Yıldırım'la Mehmet Yeşil arasındaki müsabaka şu anda. Şimdi üstte kaldı Serdar Yıldırım. Ama Mehmet Yeşil bacaktan yakalamış durumda. Serdar Yıldırım zor durumda. Dış kasnaktan bakalım nasıl bir karşılık verebilecek. Bir an şöyle bekledi. Sonra bacağa doğru da hamle yaptı Mehmet Yeşil. Engelledi Serdar Yıldırım. Serdar Yıldırım dış kasnaktan şimdi dış kazıktan sonuç arıyor. Bilekten yine yakalayarak Mehmet Yeşil aynı zamanda hem hücumda hem savunmada. Şimdi arkasına geçme çabası içerisinde bir kez daha Serdar Yıldırım. Yine Mehmet Yeşil direniyor. Her an sonuç olabilir. Her an Serdar Yıldırım mı Mehmet Yeşil mi? Bacaktan da yakalamış durumda. Atma çabası içerisindeydi. Sonra bir kez daha yükleniyor Serdar Yıldırım. Halen daha tam bir üstünlük kurabilmiş değil. O paçadaki hamlesi Mehmet Yeşil'in rakibinin üstünlük sağlamasına engel oluyor. Kasnaktan da Mehmet Yeşil'in bir hamlesi var. Paçayı da yakalamış durumda. İpleri almış Mehmet Yeşil. Ve kontrol yakalayabilecek mi ama Serdar Yıldırım üstte kaldı. Bir kez daha Mehmet Yeşil bir kez daha atabilecek mi? Üstte kaldı. Mehmet Yeşil kazanıyor. Tecrübeli, çok tecrübeli işte. Mehmet'in inanılmaz minder güreşinden gelenin en büyük avantajı bu oldu. İpleri almasının avantajını burada etki etti Bacağını galibiyete. çok iyi yakaladı rakibinin. İpleri çok güçlü yakalamış. Bir kez daha izliyoruz işte. Serdar Yıldırım da burada atabilirdi ama Mehmet Yeşil tecrübesini konuşturdu. İpleri eline almış olması işte bastırarak kazanmasını sağladı. Çok büyük sevinç yaşıyor Mehmet Yeşil. Serdar Yıldırım için de tecrübe hanesine yazılacak bir müsabaka oldu. Mehmet Yeşil'i kutlamak gerekiyor. Böyle genç rakibi karşısında gerçekten puanlama. Yıldıray Yakın da Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Bu arada Mehmet Yeşil'in bu yıl hiç kürsüsü yok. Bunu da mutlaka ifade etmemiz lazım. Burada Serdar Yıldırım gibi yeni kuşağın etkili güreşçilerinden birine üstünlük sağlaması da yine bir başka dikkate değer durum. Bu da genişi Yıldıray Yakın'ın. Arkasına geçtikten sonra rakibinin dengesini bozuyor. Şimdi tam hakimiyeti sağlayacak. Evet. İşte orada bastırdı mı hatta yeniş bile söz konusu. Ali Gürbüz mücadelesi artık kasnaklara uzanmayı bıraktı Ali Gürbüz. Mustafa Taş'a sen hamle yaparsan buyur diyor ama ikisi de birbirlerini o davetkar güreş taktiklerini çok doğru olmuyorlar ama Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Mustafa Taş, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek karşılaşmaları işte bölünmüş ekranlarınızda. 16 karşılaşmadan 14'ü bitti. 2 karşılaşma kaldı. Şimdi sonuca gidebilecek mi? İsmail Koç bir tırpan sert sonra yüklendi. Cengizhan Şimşek zor durumda. Kurtarıyor kendisini, hareket bekliyor. Ayrıca şimdi arkasına geçiyor İsmail Koç ama henüz tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Cengizhan Şimşek direniyor. Dış kasnaktan sonrasında da dış kazıkta şu anda İsmail Koç üstte kaldı. Cengizhan Şimşek bacağıyla rakibinin hamlesini engelleme çabasında. İsmail Koç attı bir kez daha bacağı. Bir kez daha yüklendi. Şimdi künde pozisyonu oluştu. Bir anda bacaktan yakalayarak, iplerden yakalayarak
Cengiz Han Şimşek'in karşılık verme çabası var. Ayağa kalkmak üzereler. Şimdi bir kez daha arkasına geçen koltuk altı geçerek. altından. Evet. Cengiz Han Şimşek kazanıyor. İsmail Koç'a üstünlük sağlıyor Cengiz Han Şimşek. Mehmet Yeşil'den sonra Cengiz Han Şimşek de bir geri dönüşe imza attı. Her şey bitti, güreş gitti derken o koltuk altı sonuca etki etti. İşte bakın, sol koltuk altından muazzam bir geçiş. Şimdi artık tüm dikkatimizi Ali Gürbüz Mustafa Taş müsabakasına verebiliriz. Zaten onların üzerindeydi. Ama zaman zaman işte diğer müsabakalarda dikkati çeken detaylar oluşuyordu. Hemen onları size aktardık tecrübeli ekibimiz sayesinde. Şimdi alanda kalan tek müsabaka başpehlivanlıkta Ali Gürbüz Mustafa Taş karşılaşması. Başladığından bu yana 50 dakikadan fazla bir süre geçti. Halen başladıkları gibi dikkatli, temkinli, açık vermeyen müsabakaya güreşlerine devam ediyor iki başpehlivanda. Arkasına doğru bacağını atması da dikkat çekti. O anda bir çangal arayışı vardı sanki dıştan Ali Gürbüz'ün. Çok yakınlar birbirlerine. Belki tüm müsabaka boyunca en yakın oldukları andı. Bir kez daha çangal ama dengesini bozamadı rakibinin. İşte Mustafa Taş Kırkpınar'da Orhan Okulu'ya yapmış olduğu o kontra hücumları Ali Gürbüz çok iyi gözlemlemiş. O alanlara girmiyor, çekim alanlarına girmiyor. Mustafa Taş neler yaptığını Kırkpınar'da gösterdi. Hele Ali Gürbüz uzun boylu bir güreşçi, onu sağından ya da solundan, kasnak ya da paçadan yakalayabilir. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde 3. tur müsabakası başpehlivanlıkta Ali Gürbüz ile Mustafa Taş kozlarını paylaşıyor. 3. turdaki son karşılaşma bu artık. Her an bir sonuç gelebilir. Zaman zaman bu hamleleri yapıyor. İşte Ali Gürbüz anlaşılan bir kez daha çangala doğru yöneldi. Mustafa Taş'ın sol bacağına doğru. Sonra koltuk altı geçti. Bir kez de arkasına geçti. Ali Gürbüz kazandı. Çok hızlı hareket etti. Çok atikti. Yıldırım gibi hareket etti adeta Ali Gürbüz. Mustafa Taş'ı mağlup ediyor. Bir Ali Gürbüz klasiği puanlamada hep Ali bu tür pozisyonlarda yalnız puan alan. Sağ gösterdi, sol çekti. Şimdi diyecek. Sağdan çangalı denerken soldan koltuk altı. İnanılmaz meziyetli. İşte inanılmaz. bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bakın sağdan. Şimdi açığı buldu orada tabii. Müthiş hamle. Çok hızlı, çok hareketli. Hiç beklemediği bir yerden. Aslında Mustafa Taş bütün askerlerini sağ koltuk altında yığmıştı. Ali Gürbüz ezber bozdu. En güçlü olduğu yerden deneyeceğim dedi. Çünkü sağ çangalı gösterdi. Mustafa Taş orada işte bir anlık yanılgı. Daha doğrusu Ali Gürbüz'ün bu stratejik hamlesi. Ustalık gerçekten de. Oysa ki en güçlü olduğu yeri çok üst düzey winner bir başpehlivan. Bu da bir final gibiydi. Bugün ne dedik? Ali Gürbüz için daha önceki müsabakalarda hiç final kaybetmemiş. Yani finalde ise mutlaka kazanmış bir güreşçi Ali Gürbüz. Yine final gibi bir karşılaşmaydı. Mustafa Taş'tı rakibi. Müsabakasını kazanıyor, adını 4. tura yazdırıyor. 3. turdaki tüm müsabakalar tamamlandı. Erkan Taş, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil, Yıldıray Pala, Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya, Yıldıray Akın, Ali Yanatma, Ertuğrul Dağdeviren ve Cengiz Han Şimşek ekranlarınıza da yansıyor. İşte bu 16 başpehlivan 3. tur müsabakalarını kazandılar. Atlarını son 16 turuna, 4. turuna yazdırdılar. 4. tur müsabakaları ile yine sizlerle birlikte olacağız ama sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Ve tabii sevgili seyirciler, şu anda artık başpehlivanlık mücadelesi de başlamak üzere. Başpehlivanlık mücadelesinde Recep Kara, Ekrem Yavuz karşı karşıya gelecek. Görüntüde Ekrem Yavuz, Altınova, Yalova Altınova Belediyesi'nden güreşiyor. Rakibi
Altınova Belediyesi'nden güreşiyor. Yalovalı. Rakibi Recep Kara Antalya Belek Belediyesi'nden güreşiyor. Ordu Ünyeli. İki güreşçi birbirlerine başarılar dilediler. Ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Erkan Yavuz ilk turda Hüseyin iyi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava, ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe, Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine, evet, dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda, zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz? Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor, görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden.
mutlu günler diliyorum. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz. Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden, mutlu günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yusufcan Zeybek koltuk altından savunma yapıyor. Özellikle sağ paşasını daha geride tutuyor çünkü İsmail Balaban'ın sol pençeleri çok güçlü. Bu aralar sağ pençesini daha fazla kullanmaya başladı yalnız. Bir kez daha yakaladı. Bir kez daha hamlesini yapıyor. Bacak Asnak'tan ama yine sonuç alamadı. Müsabakanın en heyecanlı anlarında bu hamlesiyle rakibine
altına almıştı İsmail Balaban. Ancak sonuç alamamıştı. Üstüne gidiyor rakibinin. Ve sarılıyorlar, helalleşiyorlar. Alkış alıyor. Puanlama bölümü başladı. Müsabakanın başlamasından bu yana 45 dakika geride kaldı. Her hamle çok kritik artık. İşte güreş. Çekti elense. Sonrasında paçaya doğru hamle. Yusufcan Zeybek. Çok dikkat çekici hamleler Yusufcan Zeybek'ten geliyor. Bu defa kendisini uzak tutan İsmail Balaban oluyor. Herhangi birinin kasnaklara uzandıktan sonra güreş ayrı bir noktaya evrilecek Faruk Mutkam. Kasna hamle yok. Sonuç yine üstüne gidiyor Yusufcan Zeybek. Ve çayır hakemi Olga İnce hemen bir pasifize ikazında bulundu ama kule bakalım nasıl uygulayacak veya oldan alacak mı? Sonrasında daldı. Atma kaçaması içerisinde. Yusufcan Zeybek tuttu. Yükleniyor. Kazandı. Kazandı. Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek. Kırkpınar Başpehlivanı. Türkiye Başpehlivanı. Payanda yaptı. Değerli güreş severler, bir anda Yusufcan Zeybek silahını ateşledi. İnanılır gibi değil. Müthiş bir galibiyet. Yusufcan Zeybek işte ustası sayılabilir. En azından büyüğü, çok büyük emeği de var, beraber çalışıyorlar. Sevincini yaşadı. Sonra geldi İsmail Balaban'ı teselli ediyor. Türkiye adı güreşi yeni bir yıldız, yeni bir star kazandı Faruk Mutkam. Yusufcan Zeybek işte o starın adı. Ve birincinin madalyası, kupası, Yusufcan Zeybek'in madalyası ve kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan takdim ediliyor. Ve Başpehlivan Yusufcan Zeybek, Antalya. İşte altın kemer. Bütün gözlerin üzerine çevrildiği ödül. Yusufcan Zeybek kuşanıyor. Çok yakıştı. Maşallah, Allah nazarlardan korusun. Değerli güreş severler, son final müsabakası yapıcı olan başpehlivanlara son kez kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Eğil de kulak ver ceddine, Türkiye kefen kimin haddine, Avrupa'dan Çin Seddi'ne, Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Kağan yaprağı çoktur, üstünde meyvesi yoktur. Ey Türk milleti, sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, başpehlivanlara dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Bu yıl çok sayıda ilk var dedik. İşte ilkten gelen güreşçilerin burada Kırkpınar'da mücadele etmeleri, oradan seçilmeleri yani. Bunun yanında sırayı 5 uygulanması ama sonlar da var. Son kez başcazgır olarak salavatladı Şükrü Kayabaş. Emin Ger'e el verdi, artık yeni başcazgır, Kırkpınar başcazgırı o. 15 yıllık ağalık yapan Seyfettin Selim de ağalını burada noktaladı. O da bir başka son. İşte davul ve zurna. Davul ve zurnasız bir yağlı güreş asla olamaz. Müsabaka başladı. Final karşılaşması Mustafa Taş ve Yusufcan Zeybek kozlarını paylaşıyorlar. Ekranlarınızda solda Yusufcan Zeybek, sağda Mustafa Taş. Yusufcan Zeybek hemen kasnağa doğru hamlelerle başladı mücadeleye. Bir talihsizlik. Yine hareketli başladı müsabakasına
Yusufcan Zeybek. Hüseyin Gümüşalı'nı da yıpratmıştı. Şimdi işte kasnağa ulaştırdı elini. Tuttu, çekti kendisine doğru, söküyor. Sonrasında boyunduruk aldı. Mustafa Taş. Burada hem enseden baskı uyguluyor hem kasnakla beraber ikisini kombine yapıyor Faruk Mutkan. Tabii ki burada rakibinin... Şimdi bir de belediye aldı. Sonrasında da yüklendi. Genişe doğru yüklenme çabası içerisinde Yusufcan Zeybek bele girdi. Uzaklaştılar. Ne anlardı ama. Başpehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Puanlamaya gidiyoruz. Mutlaka kazanmayı istiyor. Devam edelim. Mücadele devam ediyor puanlama bölümüyle. Artık hatanın telafisi yok. Kesinlikle yok. Onlar belirleyici olacak. Final karşılaşmasında kazanan kim olacak? Çiftel kasnağa doğru yöneldi bir an. Sonrasında bele doğru gitti. Mustafa Taş yükleniyor. Yusufcan Zeybek karşılık verme çabasında bıraktı kasnağı. Uzaklaştılar. Bir kez daha paçadan yakaladı. Bir an dengesini bozdu. Yakalamıştı. Ama devamını getiremedi. Bir kez daha bekliyor. Bir kez daha yakaladı. Bir kez daha yükleniyor. Sürdü. Çangıl atma çabası içinde. Attı. İndirdi. Kazandı. Yusufcan Zeybek bir kez daha. Bir kez daha. Türkiye Başpehlivanı. Yusufcan Zeybek kazanıyor. Mustafa Taş'ı mağlup ediyor. O ikinci ihtardan sonra seyircinin rüzgarını, momentumunu kendine çevirdi. Yusufcan Zeybek o bitirişi darbesini de Salih paçada sol eli kasnakta bütün gücüyle yüklendi. Bu Kırkpınar'da yıkılmaz denen o sert Mustafa Taş defans duvarını yıktı ve başpehlivanla uzandı. Ve çok mutlu. Evet. Yalnız yine çok demeni bekledim. Evet çok ama aylardır baskıladığı o hem Kırkpınar baskısı, altın kemeri baskısı ve tabii ki çok çalkantılı süreç yaşadı. Acaba kemere uzanabilecek mi? Acaba double yapabilecek mi? Yaptı. Bu baskının altından da kalktı. Helal olsun. Türkiye halı güreşinin bence ben hep diyorum Mike Tyson'ı çok büyük bir yıldızımız var. Sağlı sollu güreşebilen ender meziyetli bir başpehlivan. Mustafa Taş da çok iyi mücadele etti aslında. Daha önceki müsabakalarından daha farklı bir profil çizdi. O da aradı, o da zaman zaman hamlelerde bulundu ama yıkıcı hamleyi yaparken çok büyük bir güç gösterisinde bulundu. Yusufcan Zeybek, başpehlivan, Türkiye Başpehlivanı Yusufcan Zeybek 663. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Mustafa Taş'ı mağlup etti. Üst üste ikinci kez başpehlivanlık unvanı elde etti. Geçtiğimiz yılın da Türkiye Başpehlivanıydı Yusufcan Zeybek. Şimdi bir kez daha kürsünün en üst basamağına çıkıyor. Önümüzdeki yıl çok özel bir Kırkpınar bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla Yusufcan Zeybek'in kemer yılı olacak. Zaman insanı değiştiriyor, geliştiriyor ve modernleştiriyor. Bazı insanlarsa binlerce yıl önceki hayatta kalma güdüsünü zevke dönüştürüyor. Gücünü ispatlamak uğruna doğanın güzelliklerine ölüm saçıyor. Adına da avcılık diyor. Unutmayalım. Her canlı bir mucizedir. Onlara kıymayalım. Ruhsatsız avcılık spor değil katliamdır. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor.
Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz, yutabiliriz, konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Gelin bu bayram serebral... inanıyoruz. Gelin bağışlarla bu paha biçilmez kültürel mirası yeniden canlandıralım. Bir yar sevdiğim gözüm yetmez, bu gönül seni terk etmez. Selma Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Türkü Tadında programının bu haftaki konuğu Cumali Atilla. Olsun zalim, muradın olsun, muradın olsun, hayır muradın olsun, bir daha ararsa. Türkü Tadında programı her salı saat 22'de Ekin Türk TV'de sizlerle. Zaman insanı değiştiriyor, geliştiriyor ve modernleştiriyor. Bazı insanlarsa binlerce yıl önceki hayatta kalma güdüsünü zevke dönüştürüyor. Gücünü ispatlamak uğruna doğanın güzelliklerine ölüm saçıyor. Adına da avcılık diyor. Unutmayalım. Her canlı bir mucizedir. Onlara kıymayalım. Ruhsatsız avcılık spor değil katliamdır. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Hiç kolay olmadı. Yeniden ayağa kalkmak. Memleketin her bir ferdiyle yeniden başlamak. 45 günde taş üstüne konuyor da kalp kalbe dokunduğunda bir başka. Tam 100 yıl nasıl elini taşın altına koyanların ülkesi olduysak bugün de öyle. Birlikte başardıklarımızla daha da güçleneceğiz. 6 Şubat'ta 14 milyon insanın kalbi 85 milyon insanın göğsünde attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri işte bu inançla depremin açtığı yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet, millet el ele. Geçmişten bugüne ahilik ile mesleki eğitimin değeri hiç değişmedi. Değişen tek bir şey var ki o da kullandığımız teknolojiler. Yenilik odaklı vizyonumuzla mesleki ve teknik eğitimi geleceğe taşırken ahilik mirasımıza sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Yanındayım demek için uzanan bir el, bazen en güçlü bağın kendisidir. Biz birbirimize candan bağlıyız, birbirimizi hiç tanımasak da. Hadi sen de Kızılay'a kan bağışlayarak kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz, yutabiliriz, konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Gelin bu bayram serebral palsili çocukların ömür boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon yolculuklarına destek olalım.